Bak gazeteleri okumazdı, yoksa sorunun olduğunu bilirdi. Sadece kendisi için değil, her gelgit suyu köpeği için de demleniyordu, kasları güçlü ve sıcak, uzun saçlarla, Puget Sound'dan San Diego'ya kadar. Çünkü erkekler, el sıkışıyor Arktik karanlıkta sarı bir metal bulmuştu ve çünkü buharlı gemi ve ulaşım şirketleri bulguyu patlıyor, binlerce adam koşuyordu kuzey bölgesine girdi. Bu adamlar köpek istiyordu ve istedikleri köpekler ağırdı güçlü kaslara sahip köpekler ve onları koruyan tüylü tüyler dondan. Bak, güneşli Santa Clara Vadisi'nde büyük bir evde yaşıyordu. Yargıç Miller'ın yeri olarak adlandırılıyordu. Yoldan uzakta duruyordu, yarı gizliydi ağaçların arasında, geniş serinliğin bakışları yakalayabiliyordu dört yanından geçen veranda. Evin yanına çakıl ile yaklaşıldı geniş çimlerin arasından dolanan ve altındaki araba yolları uzun kavak dallarının birbirine dolanması. Arka tarafta ise daha da açıktı ön tarafa göre geniş ölçekte. Büyük ahırlar vardı, bir düzine damatlar ve çocuklar öne çıktı, asma ağacı kaplı hizmetçi kulübeleri sıraları, sonsuz ve düzenli bir sıra dış tuvaletler, uzun üzüm çardakları, yeşil otlaklar, meyve bahçeleri ve meyve bahçeleri. Sonra artezyen için pompalama tesisi vardı ve Yargıç Miller'in adamlarının aldığı büyük beton tankı sabah dalışı ve sıcak öğleden sonra serin kalmak. Ve bu büyük toprak üzerinde Buck hüküm sürdü. Burada doğmuştu ve burada yaşamıştı hayatının 4 yılı. Doğruydu, başka köpekler de vardı. Olamazdı ama başka köpekler de çok geniş bir yerde olabilir ama onlar sayılmırdı. Geldiler ve gitti, kalabalık kulübelerde yaşadı ya da Kala Kağız'ın derinliklerinde belirsiz yaşadı. Japon Pugtooths ya da Meksikalı Yesable tarzında ev. Tüysüzlerdi, nadiren burun dışarı çıkaran ya da ayak basan tuhaf yaratıklar yere yere serildi. Öte yandan, Fox Terrier'ler vardı. Onlardan 20 tanesi en azından, Toots ve Isabel'in dışarı bakmasına korku dolu vaatler veren pencereler ve süpürgelerle silahlanmış bir lejyon hizmetçi tarafından korunuyordu paspas. Ama bak ne ev köpeği ne de köpek köpeğiydi. Bütün krallık onundu. O yüzme tankına dalış ya da yargıçın oğullarıyla avlanmaya gitmek, o hakimin kızları Molly ve Alice'i uzun alacakaranlıkta eşlik etti sabah erken saatlerde saçmalamalar, kış gecelerinde ise yargıçın ayaklarının dibinde yatıyordu kütüphane ateşi, yargıçın torunlarını sırtında taşıdı, ya da onları çimenlerin arasında yuvarladı. Vahşi doğada ayak izlerini korudu ahır bahçesindeki çeşmeye kadar maceralar ve hatta ötesine, orada padoklar ve meyve tarlaları vardı. Takip ettiği teriyerler arasında zorlayıcıca, Toots ve Isabel'i ise tamamen görmezden geldi. Çünkü o öyleydi kral, yargıçın tüm sürünen, uçan varlıklarının kralı Miller'in yeri, insanlar dahil. Babası Elmo, büyük bir Saint Bernard'dı ve yargıçın ayrılmaz bir adamıydı, arkadaş ve bak babasının yolunu takip etmeye haklı davrandı. O öyle değildi büyük, sadece 140 pound ağırlığındaydı, çünkü annesi Shep, İskoç çoban köpeğiydi. Yine de, 100 ve 40 pound, buna iyi yaşamın getirdiği onur da eklendi ve evrensel saygı, kendini doğru kraliyet tarzında taşımasını sağladı. Sırasında yavru yaşından bu yana 4 yıl boyunca doymuş bir aristokrat hayatı yaşamıştı, kendiyle gurur duyuyordu, hatta biraz egoistti, ülke olarak beyefendiler bazen kapalı durumları nedeniyle olurlar. Ama kurtarmıştı kendisini sadece şımartılmış bir ev köpeği olmayarak. Avcılık ve akrabaları açık hava zevkler yağları aşağıda tutmuş ve kaslarını sertleştirmişti ve ona, yani soğuk küze yarışları, su sevgisi hem bir tonik hem de sağlık koruyucusuydu. Ve bu, Buck'un 1897 sonbaharında, Klondike ile birlikte olduğu bir köpekti. Grev, dünyanın her yerinden adamları donmuş kuzeye sürükledi. Ama Buck bunu yapmadı gazeteleri okudu ve Manuel'in, Gardener's Helpers, istenmeyen bir tanıdıktı. Manuel'in bir tane vardı günahı besleyen bir günah. Çin piyangosu oynamayı çok severdi. Ayrıca, kumarında, bir zayıflık, bir sisteme inanç ve bu onun lanetini oluşturdu kesin. Çünkü bir sistemi oynamak için para gerekirken,
Bir sistemin ücretleri bahçıvanın yardımcıları eşin ve birçok kişinin ihtiyaçlarını göz ardı etmez çocuklar. Yargıç, Üzümlü Yetiştiriciler Derneği'nin bir toplantısındaydı ve çocuklar, unutulmaz gecede bir atletizm kulübü organize etmekle meşguldü. Manuel'in ihaneti. Kimse onu ve Buck'ı meyve bahçesinden geçerken görmedi. Buck'ın hayal ettiği sadece bir yürüyüştü. Ve bir tek hücre hariç adamım, kimse onların College Park olarak bilinen küçük bayrak istasyonuna vardıklarını görmedi. Bu adam Manuel ile konuştu ve aralarında para kaldı. Teslimattan önce malları paketleyebilirsin, yabancı sert bir şekilde söyledi ve Manuel bir parça sağlam ipi 2 katına çevirdi. Buck'ın boynu yakasının altında. "Çevir, boğulursun, beni boğar," dedi Manuel ve yabancı hazır bir şekilde onayladı. Buck ipi sessiz bir onurla kabul etmişti. Elbette, bu alışılmadık bir durumdu performans, ama tanıdığı adamlara güvenmeyi ve onlara vermeyi öğrenmişti. Kendi bilgeliğini aşan bir bilgelik için kredi vardı. Ama ipin uçları yabancının ellerine verildiğinde, tehditkar bir şekilde hırladı. Sadece hoşnutsuzluğunu ima etti, gururuyla bağlılık yapmanın komut. Ama şaşırtıcı bir şekilde, ip boynuna sıkıştı ve kapandı nefesi. Hızlı öfkeyle adamın üstüne atladı, adam yarı yolda karşıladı, tutundu boğazına yakın bir şekilde onu sırtüstü fırlattı. O zaman ip acımasızca sıkıldı, Buck öfkeyle mücadele ederken, dilini ağzından sarkıyor ve büyük göğsü boşuna nefes nefese. Hiç onun hayatında bu kadar kötü muamele görmüştü ve hayatında hiç böyle olmamıştı kızgın. Ama gücü azaldı, gözleri donuklaştı ve hiçbir şey bilmiyordu. Tren bayraklandı ve 2 adam onu bagaj vagonuna attı. Bir sonraki anladığında, dilinin acıdığını ve bir tür taşınma aracıyla sarsıldı. Bir kişinin boğuk çığlığı bir geçitte ıslık çalan lokomotif ona nerede olduğunu söylüyordu. O da seyahat etmişti, çoğu zaman yargıç bagaj arabasında gezmenin hissini bilmiyordu. O gözlerini açtı ve içine kaçırılan bir kralın dizginsiz öfkesi girdi. Adam boğazına doğru fırladı ama Buck ona çok hızlıydı. Çenesi kapandı bir yandan da, bir kez duyuları boğulana kadar rahatlamadılar daha fazla. "Evet, krizler geçiriyor," dedi adam, parçalanmış elini Bagıçm'ın, mücadele seslerine çekilmişti. "Ben patron için, Frisco'ya götürüyorum. Harika bir köpek doktoru, orada onun, May'i iyileştirebileceğini düşünüyor." O geceki yolculukla ilgili olarak, adam en güzel şekilde kendi adına konuştu, San Francisco sahilindeki bir salonun arka küçük kulübesinde. "Bunun için sadece 50, diye homurdandı ve ben $1000 için tekrar yapmazdım, soğuk nakit. Elini kanlı bir mendille sarmıştı ve sağ pantolon bacağı dizinden bileğine kadar yırtılmıştı. "Diğer kupa ne kadar aldı?" diye sordu salon sahibi. 100, diye yanıt verdi. "Bir su daha az almazdım, bana yardım ederim. Bu 150 yapar," diye hesapladı meyhane sahibi, "ve buna değer, yoksa ben bir kare kafa olurum." Kaçıran kanlı sargıları çözdü ve yaralı eline baktı. "Hidrofobiyi yaşamazsam, çünkü asılmak için doğdun," diye güldü meyhane sahibi. "Al, yükünü çekmeden önce bana yardım et," ekledi. Sersemlemiş, boğaz ve dilden dayanılmaz acı çekiyor. Hayatın yarısı Buck onu zorlayıp çıkarmaya çalıştı. Ama o atıldı, defalarca boğuldular, ta ki ağır pirinçleri toplaymayı başarana kadar boynundan yaka. Sonra ip çıkarıldı ve bir kafes gibi bir kafes. Yorgun gecenin geri kalanını orada geçirdi, öfkesini besleyerek ve yaralı gurur. Bütün bunların ne anlama geldiğini anlayamıyordu. Ne istediler onunla birlikte, bu garip adamlar mı? Neden onu bu kadar sıkı tutuyordu? Kafes mi? Nedenini bilmiyordu ama belirsiz bir his tarafından ezilen hissediyordu. Yaklaşan felaket. Gece boyunca birkaç kez ayağa fırladı, kulübe kapısı sarsarak açıldı, yargıcı ya da en azından çocukları görmeyi bekliyordu. Ama her seferinde içeri bakan meyhane sahibinin şişkin yüzü oldu onu don mumunun hastalıklı ışığında. Ve her seferinde neşeli havlama Buck'ın boğazında titreyen vahşi bir hırlamaya dönüştü. Ama meyhane sahibi onu rahat bıraktı ve sabah 4 adam içeri girdi ve sandığı aldım. Daha fazla işkenceci olduğunu düşündü Buck,
Çünkü kötü görünümlüydüler, yırtıklı ve bakımsız yaratıklar ve onlara fırtına gibi öfkeli saldırdı barlar. Sadece güldüler ve ona çubuk dürttüler, o da hemen saldırıya uğradı, dişleriyle birlikte çalıştı, ta ki onların istediği şey olduğunu fark edene kadar. Bunun üzerine somurtkanca uzandı ve sandığın bir arabaya kaldırılmasına izin verdi. Sonra o ve hapsedildiği sandık birçok elden geçmeye başladı. Ekspres ofisindeki memurlar onun sorumluluğunu üstlendi. Başka bir yerde taşındı vagon, bir kamyon, çeşitli kutular ve paketlerle birlikte bir kamyonun üzerinde taşıdı. Feribot buharlı gemiden büyük bir demiryolu deposuna götürüldü ve sonunda bir ekspres vagona kondu. Bu ekspres vagon 2 gün ve gece boyunca çığlık atan lokomotifler ve 2 gün ve gece boyunca bak ne yedi ne de içti. Öfkesinde, ekspres habercilerin ilk yaklaşmalarını karşılamıştı, hırlıyor ve karşılık olarak onu takıyorlar. Kendini ona attığında parmaklıklar, titreyen ve köpüren bir şekilde, ona gülüyor ve alaycı bir şekilde alaycı oluyordu. Onlar iğrenç köpekler gibi hırladı ve havladı, miyavladı, kollarını çırptı ve kıvırıyordu. Her şeyin çok saçmaydı, biliyordu. Ama bu yüzden onun için daha fazla öfke onurunu ve öfkesi giderek arttı. Açlıktan pek rahatsız değildi ama su eksikliği ona ağır acılar çektirdi ve öfkesini körükledi. Ateş patlaması. Zaten çok gergin ve hassas olan hasta tedavi onu ateşe sokmuştu ve bu ateş iltihabı ile besleniyordu, boğaz ve dil kurumuş ve şişmiş. Bir şeyden memnundu, ip boynundan kalkmıştı. Bu onlara bir haksız avantaj, ama şimdi kapandığında, onlara gösterecekti. Asla olmazlar, boynuna bir ip daha tak. Bunun üzerine kararlıydı. 2 gün boyunca ve ne yediği ne içtiği geceler ve o 2 gün ve gece boyunca işkence içinde, ilk düşen kişi için kötü bir öfke biriktirdi, kötü bir şeydi. Gözleri kan sıhlamasına döndü ve öfkeli bir halde bir kişiye dönüştü şeytan. O kadar değişmişti ki yargıç onu tanıyamazdı ve ekspres haberciler onu kenara koyarken rahatladılar. Seattle'da tren yaptı. 4 adam sandığı vagondan küçük, yüksek duvarlı bir yere dikkatlice taşıdı, arka bahçe. Boynu sarkan kırmızı kazak giyen tombul bir adam, dışarı çıkıp sürücü için kitabı imzaladı. İşte o adamdı, diye tahmin etti bak, bir sonraki işkenceci ve kendini vahşice parmaklıklara fırlattı. Adam kasvetli bir gülümseme aldı ve bir balta ile bir sopa getirdi. Şimdi onu çıkarmayacak mısın, diye sordu sürücü. Tabii, diye yanıtladı adam, baltanı sandığa saplayarak merak ediyor. Onu getiren 4 adam anında dağıldı ve duvarın üzerindeki güvenli yerlerden performansı izlemeye hazırlandılar. Bak, parçalanan ahşaba doğru koştu, dişlerini içine batırdı, fırladı ve bununla mücadele ediyordu. Balta dışarıdan düştüğü yerde, o oradaydı, içerisi, hırlayan ve hırlayan, adam kadar dışarı çıkmak için öfkeyle hevesliydi, kırmızı kazak içinde sakin bir şekilde onu dışarı çıkarmaya kararlıydı. Şimdi, sen kızıl gözlü şeytan, dedi, bir fırsat açtığında bakın cesedinin geçişi için yeterliydi. Aynı anda düştü, baltanı ve sopası sağ eline kaydırdı. Ve bak, gerçekten kırmızı gözlü bir şeytandı, kendini toparlarken, bahar, saçları diken olur, ağzı köpürür, kanlı gözlerinde çılgın bir parıltı. Adamın 140 poundluk öfkesini doğrudan üzerine fırlattı, 2 gün ve gecenin tutkusuyla dolmuştu. Havada, tıpkı çenesi adamın üzerine kapanmak üzereydi, bir şok aldı ve bu şok onun ve dişlerini acı verici bir kliple birleştirdi. Hızla döndü, sırtı ve yanları yere doğru yere koydu. Hiçbir sopa tarafından vurulmamıştı, hayatını ve anlamadığını belirtti. Kısmen havlama ve daha fazlası olan bir hırlamayla çığlık attı, tekrar ayağa kalktı ve havaya fırladı. Ve yine şok geldi ve onu ezici bir şekilde yere indirdi. Bu sefer farkındaydı, kulüptü ama deliliği hiçbir tedbire sahip değildi. 12 kez saldırdı ve çoğu zaman olduğu gibi kulüp saldırıyı kırıp onu yere serdi. Özellikle şiddetli bir darbeden sonra ayağa kalktı, çok sersemlemişti, acele edemeyecek kadar değildi. O gevşekçe sendeleyerek sendeliyordu, kan burundan, ağızdan ve kulaklarından akıyordu,
onun güzel bir kürkü kanlı köle tüccarıyla sıçradı ve lekeliydi. Sonra adam ilerledi ve bilerek ona korkunç bir darbe indirdi. Tüm acı katlanmak, bu acısının yanında hiçbir şeydi. Kükreme ile bu neredeyse aslan gibi vahşiydi, yine adamın üzerine fırladı. Ama adam, kulübü sağdan sola kaydırarak soğukkanlılıkla onu yakaladı, çene altından aynı anda hem aşağıya hem geriye doğru sokulur. Bak, bir havada tam bir daire ve yarı bir daire daha yere çarptı, başı ve göğsü. Son kez acele etti. Adam, kasıtlı olarak yaptığı kurnaz darbeyi vurdu, uzun süre saklandı, bak yere yığıldı ve tamamen yere serildi, anlamsız. Köpek kırma konusunda zayıf değil, o ben, diyelim, duvardaki adamlardan biri coşkuyla ağladı. Dıradır cayusları her gün bozur ve pazar günleri 2 kez, dedi. Şoförün cevabı, arabaya binip atları çalıştırdı. Bakın, duyuları geri geldi ama gücü değildi. Olduğu yerde yatıyordu, düştü ve oradan kırmızı kazaklı adamı izledi. Bakun adına cevaplar, diye sorguladı adam, meyhane sahibi mektubundan alıntı yaparak sandığın ve içindekinin gönderileri. Peki bak, oğlum, sıcak bir sesle devam etti, küçük bir çekişmemiz oldu ve yapabileceğimiz en iyi şey, bunu bırakmak. Yerini öğrendin ve ben de kendi işimi biliyorum. İyi bir köpek ol, her şey yoluna girer ve iş yoluna girer yüksek. Kötü bir köpek olursan, seni balina gibi yakarım. Anladın mı? Konuşurken, acımasızca vurduğu kafayı korkusuzca okşadı ve bakın saçları el dokunuşuyla istemsizce diken diken olsa da, o itiraz etmeden dayandı. Adam ona su getirdiğinde hevesle içti ve daha sonra cömert bir çiğ et, parça parça çıkardı. Adamın eli dövüldü, bunu biliyordu ama kırık değildi. Bir kez dahaki gördü ki sopayı olan bir adama karşı hiçbir şansı yoktu. Dersi almıştı ve hayatı boyunca bunu asla unutmadı. O kulüp bir keşifti. O onundu, ilkel hukukun hükümdarlığına giriş ve giriş yarı yolda. Hayatın gerçekleri daha sert bir boyut kazandı ve o da buna karşı koyarken korkutmamış bir şekilde, doğasının tüm gizli kurnazlığıyla karşı karşıya kaldı. Günler geçtikçe, kafeslerde ve ip uçlarında başka köpekler de geldi, bazıları uysal bir şekilde, biraz öfkeli ve kükreyordu ve hepsi, o kırmızı kazaklı adamın hakimiyetinden geçtiklerini izledi. Tekrar ve yine, her acımasız performansa bakarken, ders artık bak, sopayı olan bir adam yasa koyucu, itaat edilmesi gereken bir ustadır, ama değil zorunlu olarak uzlaştırılmış. Bu son konuda bak asla suçlu olmadı, ama gördü adamı hayran, kuyruklarını sallayan ve onun kuyruklarını yalayan dövülmüş köpekler el. Ayrıca sonunda ne uzlaşan ne de itaat edemeyen bir köpek gördü, ustalık mücadelesinde öldürüldü. Ara sıra adamlar geliyordu, yabancılar, heyecanlı, ikraz bir şekilde konuşan ve içeri giriyorlardı kırmızı kazaklı adama her türlü moda. Ve böyle zamanlarda aralarında para geçiyordu, yabancılar köpeklerden birini veya birkaçını götürdü onlar. Bak nereye gittiklerini merak etti, çünkü bir daha geri dönmediler, ama korkuyu gelecek onun üzerinde güçlüydü ve olmadığı her seferinde mutluydu seçilmiş. Ama zamanı, sonunda, tüküren küçük bir adam şeklinde geldi kırık İngilizce ve bakın yapamadığı birçok tuhaf, kaba ünlem anla. "Sakredam," diye bağırdı, gözleri baka döndüğünde. "O bir lanet zorba köpek. Ha, ne kadar koş. 300, üstelik bir hediye," diye hızlı cevap verdi kırmızı kazaklı adam. "Ve görünüşe göre bu devlet parası, sen hiç tekme atacak değil mi Perro?" Perro sırıttı. Köpeklerin fiyatının gökyüzüne yükseldiğini düşünürsek, beklenmedik bir talep, bu kadar güzel bir hayvan için haksız bir miktar değildi. Kanada hükümeti kaybeden olmazdı, ayrıca gönderileri de daha yavaş. Perro köpekleri tanıyordu ve Baka baktığında köpeklerden biri olduğunu anladı. "Binde, 10 T, ağzında bir," diye yorum yaptı zihinsel olarak. Bak, aralarında para geçişini gördü ve Curly'nin bir iyi niyetli Newfoundland ve küçük vahşi adam tarafından götürüldü. Kırmızı kazaklı adamı son kez gördüğü bu zamandı ve Curly ile o narvalın güvertesinden uzaklaşan Seattle'a baktı, bu sonuncusuydu, sıcak güneyleri gördü.
Curly ve kendisi Perro tarafından aşağıya götürüldü ve siyah yüzlü bir dev olan François'e teslim edildi. Perro bir Fransız Kanadalı ve esmer, ama François Fransız Kanadalı melezdi ve 2 kat daha esmer. Buck için yeni bir tür adamlardı, ki o da öyleydi, daha fazlası görecekti ve onlara karşı hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, yine de onlara dürüstçe saygı duymaya başladı. Hızla Perro'nun ve François adil insanlardı, adaleti yönetmede sakin ve tarafsızdılar, köpekler konusunda çok bilge, köpeklere kandırılmayacaklardı. Narwhal'ın, TV indeklerinde, Buck ve Curly 2 kişiye katıldı diğer köpekler. Onlardan biri, Spitsbergen'den büyük, kar bembeyaz bir adamdı ve bir balina avı kaptanı tarafından götürüldü ve daha sonra bir balina avcılığına kaptanı eşlik etti Barents'e jeolojik araştırma. Dost canlısı, hain bir şekilde yüzüne gülümseyerek meditasyon yaparken bir gizli numara yapardı, örneğin, ilk öğünde Buck'ın yemeğinden çaldığı gibi. Olarak Buck onu cezalandırmak için fırladı, François'nin kırbacının sesi hava, önce suçluya ulaşır ve Buck'a sadece iyileşmek kaldı, kemik. François için bu adil oldu, diye karar verdi ve melez adam kendi davranışına başladı, Buck'ın tahminine göre yükseldi. Diğer köpek ne saldırdı ne de almadı, ayrıca, bunu denemedi, yeni gelenlerden çal. O, kasvetli bir adamdı ve Curly'e gösterdi, açıkça tek istediği yalnız bırakılmak ve dahası, orada olacağı açıkça yalnız bırakılmazsa sorun olurdu. Dave, diye çağırıldı ve o yiyip uyuyor, bazen esneme yapıyor ve hiçbir şeye ilgi duymamış, hatta Narwhal kraliçe Charlotte Sound'u geçip yuvarlanıp döndüğünde ve ele geçirilmiş bir şey gibi atladı. Buck ve Curly heyecanlandığında, yarı çılgınlaştığında korkuyla, başını sinirlenmiş gibi kaldırdı, meraksız bir şekilde onlara destek verdi, bir bakış attı, esnedi ve tekrar uykuya daldı. Gemi gece gündüz pervanenin yorulmak bilmeyen nabzına doğru zonkladı ve bir gün diğerine çok benziyordu ama Buck için hava koşullarının olduğu açıktı, giderek soğuyordu. Sonunda bir sabah pervane sessizleşti ve Narwhal heyecan dolu bir atmosferle doluydu. Hissetti, diğer köpekler de öyleydi ve bir değişimin yaklaştığını biliyorlardı. François tasmalı onları güverteye çıkardı. Soğuk yüzeye ilk adımda, Buck'ın ayakları çamura benzeyen beyaz, yumuşak bir şeye battı. Atladı, bir burun kıvıştırarak geri döndüm. Bu beyaz şeyden daha fazla havada düşüyordu. O kendini sarstı ama daha fazlası üzerine çöktü. Merakla kokladı, sonra dilini biraz yaladı. Ateş gibi bir yanma gibiydi ve bir sonraki an yok oldu. Bu onu şaşırttı. Tekrar denedi, aynı sonuçla. İzleyiciler coşkulu bir şekilde güldü ve utandı, nedenini bilmiyordu. Çünkü bu onundu, ilk kar. Bakın DYA plajındaki ilk günü bir kabus gibiydi. Her saat şok ve şaşkınlıkla doluydu. Aniden kalbinden sarsılmıştı, medeniyetle birlikte ilkel şeylerin kalbine fırlatıldı. Tembel, güneş öpücükleri yok, hayat böyleydi, yapacak hiçbir şeyimiz yoktu, sadece tembellik ve sıkılmak. Burada ikisi de yoktu, huzur, ne dinlenme, ne bir anlık güvenlik. Her şey karmaşa ve hareketti ve her an hayat ve uzuv tehlikedeydi. Zorunlu bir ihtiyaç vardı, sürekli uyanık, çünkü bu köpekler ve insanlar kasaba köpekleri ve insanları değildi. Onlardı vahşiler, hepsi, sadece sopa ve diş yasasını bilenlerdi. Bu kurt gibi yaratıkların dövüştüğü kadar köpekleri hiç görmemişti ve bu onun ilk kavgası, deneyim ona unutulmaz bir ders verdi. Doğru, bu bir dolaylı deneyim yaşardı, yoksa bundan faydalanacak kadar yaşamazdı. Kurban Curly'di. Onlar, o da dostça bir şekilde yaptığı kütük dükkanının yakınında kamp kurmuşlardı, tam yetişkin bir kurt büyüklüğünde, ama yarısı kadar büyük olmayan bir husky köpeğe ilerliyor o olarak. Uyarı yoktu, sadece bir flash gibi bir sıçrayış, metalik bir klip dişleri, aynı hızda bir sıçrayış ve Curly'nin yüzü göz göze çeneye. Kurt dövüşme tarzıydı, vurmak ve atlamak gibi, ama daha fazlası vardı, buna daha fazlası. 30-40 husky olay yerine koştu ve çevresini kuşattı. Savaşçılar niyetli ve sessiz bir çemberde.
Bak bu sessizliği anlayamıyordu, dikkatlilik ve pirzolalarını hevesle yalamaları. Kıvırcık düşmanı hızla atladı, o da tekrar vurdu ve kenara atladı. Bir sonraki aceleyle karşılaştı, göğsünü de, tuhaf bir şekilde onu ayaklarından düşürdü. Asla onları geri kazandı. İşte bakan Husky'lerin beklediği şeydi. Kapandılar, üzerine girdi, hırlayarak ve çığlık attı ve o gömüldü, acı içinde çığlık atarak, bedenlerin dikenli kütlesinin altında. O kadar ani ve beklenmedikti ki Buck şaşırdı. Spitz'i gördü, kızıl dilini bir şekilde dışarı çıkardı ve François'ı gördü, balta sallayarak köpeklerin arasına atla. Sopaylı 3 adam şunlardı, onları dağıtmasına yardım ediyordu. Çok uzun sürmedi. Saatten 2 dakika sonra Curly yere düştü, son saldırganları da sopayla vuruldu. Ama o orada yatıyordu, kanlı, ezilmiş karda, gevşek ve cansız, neredeyse kelimenin tam anlamıyla paramparça olmuş parçalar, üzerinde duran ve korkunç bir şekilde küfrediyordu. Sahne sık sık Buck'a uyurken onu rahatsız etmek için geri döndü. İşte bu yoldu. Hayır, adil oyun. Bir kez yere düştükten sonra işin bitmişti. O bunun için onun hiç düşmedim. Spitz dilini çıkardı ve tekrar güldü, bundan sonra Buck ona acı ve ölümsüz bir nefretle karşı karşıya kaldı. Curly'nin trajik vefatının yarattığı şoktan iyileşmeden önce, yine şok aldı. François ona bir dizi kayış taktı ve tokalar. Bu, damadıların atlara taktığını gördüğü gibi bir koşumdu. Evde ve atların çalıştığını gördüğü gibi, o da işe koyulmuştu, taşımaya. François, vadinin kenarındaki ormana kızakla gidip bir yük odun var. Onuru bu şekilde ağır şekilde incinmiş olsa da, çekiş hayvanıydı, isyan etmek için çok akıllıydı. Bir iradeyle eğildi ve yaptı, en iyisiydi, ama hepsi yeni ve garipti. François sert ve talepçiydi, anında itaat ve kırbacı sayesinde anında itaat kazandı. Weil deneyimli bir tekerlekçi olan Dave, Buck'ın arka kısmını hafifçe ısırdı ne zaman hata yapsa. Spitz liderdi, aynı şekilde deneyimliydi ve Buck'a her zaman ulaşamazdı, ara sıra keskin bir azarlama yapardı ya da Buck'ı olması gerektiği gibi çekmek için kurnazca ağırlığını izleri attı git. Buck kolayca öğrendi ve iki arkadaşının ortak eğitimi altında ve François olağanüstü ilerleme kaydetti. Kampa dönmeden önce yeterince biliyordu, hoda dur, muşta devam et, geniş bir şekilde salınmak için virajları ve dolu kızak yokuş aşağı doğru fırladığında tekerlekli arabadan uzak durmak için peşlerinde. Gerçekten iyi köpekler, dedi François, Perro'a. Dat Buck, hem Paul Lakel, hem Kik olarak taşıyorum, hiçbir şey yok. Öğleden sonra, Perro ise patikada kendi patikleriyle birlikte hareket etmeye acele ediyordu. Raporlar, 2 köpek daha ile geri döndü. Bile ve Joe diye çağırdı onlara, 2 kardeş ve ikisi de gerçek husky. Oğulları tek anne olsalar da, gündüz ve gece kadar farklıydılar. Bile'nin tek kusuru aşırı iyi niyetiydi, Joe ise çok iyi niyetliydi, zıt, ekşi ve içe dönük, sürekli hırlama ve kötü huylu bir gözlü. Buck onları yoldaşça karşıladı, Dave onları görmezden geldi, Spitz ise önce birini, sonra diğerini dövdü. Bile kuyruğunu salladı, yatıştırmanın işe yaramadığını görünce koşmaya döndü ve Spitz'in keskin dişleri yanını vurduğunda, hala memnun bir şekilde ağladı. Ama Spitz ne kadar daire çizerse dönsün, Joe topuklarının üzerinde dönüp ona döndü, yelesi diken diken, kulakları geriye yatmış, dudakları kıvranıyor ve hırlıyor, çeneleri birbirine çarpıyor, olabildiğince hızlı ve şeytani bir şekilde parlayan gözler, enkarnasyon savaşçı korkudan. Görünüşü o kadar berbattı ki Spitz buna zorla baktı, onu disipline vermekten vazgeçin, ama kendi rahatsızlığını gizlemek için zararsız ve ağlayan Bile'yi kampın sınırlarına sürdü. Akşam Perro başka bir köpek edindi, uzun ve zayıf yaşlı bir husky, savaş yaralarıyla dolu bir yüze ve tek bir gözü ile bir yetenek uyarısı parlıyordu, bu saygı gerektiriyordu. Ona Sol Legs deniyordu, bu da öfkeli olan anlamına geliyordu. Mesela Dave, hiçbir şey istemedi, hiçbir şey vermedi, hiçbir şey beklemiyordu ve yürüdüğünde yavaşça ve kasıtlı olarak aralarına girdi, Spitz bile onu yalnız bıraktı.
Bir tane vardı bakın şanssızca keşfettiği tuhaflık. Olmayı sevmezdi kör tarafından yaklaştı. Bu suçtan bak farkında olmadan suçluydu ve ilk kez dikkatsizliğini öğrendiği an, sol Lex'in hızla geldiği andı ve omzunu kemiğine 3 inç boyunca yukarı aşağı kesti. Sonsuza dek bak kör tarafından kaçındıktan sonra ve dostluklarının sonuna kadar hiç yoktu daha fazla sorun. Davey'in tek görünür hırsı, tıpkı Davey'inki gibi, bırakılmaktı yalnız. Ama bakın sonradan öğrendiği gibi, her birinin birbirine sahip olduğu anlaşıldı ve daha da hayati bir hırs. O gece bak büyük bir uyku sorunuyla karşı karşıya kaldı. Çadır, bir ışıkla aydınlatılmış beyaz ovanın ortasında sıcak bir şekilde parlayan mum ve ne zaman da tabii ki, içeri girdi, hem Perro hem de François onu küfürlerle bombardıman etti ve mutfak gereçlerini kullandı, ta ki bu endişesinden toparlanıp kaçana kadar utanç verici bir şekilde dış soğuğa doğru. Soğuk bir rüzgar onu kemiriyordu yaralı omzuna özel bir zehirle ve keskin bir şekilde ısırdı. Yattı kar yağdı ve uyumaya çalıştı, ama don onu kısa sürede ürpertmeye zorladı ayaklar. Üzülmüş ve üzgün halde, birçok çadırın arasında dolaşıyordu, sadece bir yerin diğerinden daha soğuk olduğunu görmek. Ara sıra vahşi köpekler üzerine koştu ama boyun tüylerini diken diken etti ve hırladı, çünkü öğreniyordu. Hızlı ve onu rahatsız edilmeden yoluna bıraktılar. Sonunda bir fikir aklına geldi. Geri dönüp kendi takım arkadaşlarının nasıl olduğunu görecekti öpüşüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, bunlar kaybolmuştu. Yine dolaştı büyük kampın içinde onları arıyordu ve yine geri döndü. Vardı çadırda mılar? Hayır, bu olamazdı, yoksa sürülmezdi dışarı. O zaman nerede olabilirler ki? Sarkık kuyruk ve titreyen bedenle, çok üzgün bir halde, amaçsızca çadırın etrafında dolaştı. Aniden kar çöktü ön bacaklarının altına girdi ve o da yere çöktü. Ayaklarının altında bir şey kıpırdanıyordu. O geri fırladı, dine diken diken ediyor ve hırlıyordu, görünmeyen ve bilinmeyen şeylerden korkuyordu. Ama bir dostça küçük bir çığlık onu rahatlattı ve tekrar araştırmaya gitti. Bir nefes sıcak hava burun deliklerine yükseldi ve orada, karın altında kıvrılmıştı sıkı top, bileyat. Yatıştırıcı bir şekilde mızmızlandı, kıpırdandı ve kıpırdanarak kendini göstermek için iyi niyet ve niyet, hatta barış için rüşvet olarak yalamaya cesaret etmiş bakın yüzü, sıcak ve ıslak diliyle bir dersim daha, yani işi böyle yapıyorlardı, değil mi? Bak kendinden emin bir şekilde seçildi bir nokta ve büyük bir gürültü ve boşa çaba ile bir çukur kazmaya başladılar. Kendisi, bir anda vücudunun sıcaklığı dar alanı doldurdu ve uyuyor. Gün uzun ve zahmetliydi, derin uykuya dalmıştı ve rahatça ama hırlıyor, havlıyor ve kötü rüyalarla mücadele ediyordu. Ayrıca uyanık kampın gürültüleriyle uyanana kadar gözlerini açmadı. İlk başta nerede olduğunu bilmiyordu. Gece kar yağmıştı ve o tamamen gömülü. Kar duvarları her yandan onu bastırıyordu ve büyük bir dalga korkudan dolayı içini sardı, vahşi şeyin tuzak için yarattığı korku. Öyleydi kendi hayatına geri döndüğünün bir işareti, ataları, çünkü o medeni bir köpekti, aşırı medeni bir köpekti ve kendi köpeğiydi deneyim bir tuzak tanımazdı ve bu yüzden kendisinden korkamazdı. Kaslarının bütün vücudu spazmodik ve içgüdüsel olarak küçüldü, boynundaki tüyler ve omuzları diken oldu ve vahşi bir hırlamayla doğrudan yukarı doğru atıldı kör edici gün, etrafında parıldayan bir bulut halinde uçuşan kar. İnmeden önce ayağa kalktığında, önünde beyaz kampın yayıldığını gördü ve nerede olduğunu anladı ve onunla yürüyüşe çıktığı zamandan beri geçen her şeyi hatırladı Manuel'i önceki gece kendisi için kazdığı çukura. François'dan gelen bir bağırış onun görünüşünü övdü. Ne diyorum, köpek sürücüsü Perro'ya ağladı. Kesinlikle Buck öğreniyor hiçbir şey yok. Perro ciddi bir şekilde başını salladı. Kanada hükümeti için kurye olarak, Ruhlmann önemli gönderilerle, en iyi köpekleri temin etmek için hevesliydi ve öyle oldu özellikle Buck'ın sahip olmasından memnun oldu. Bir saat içinde takıma 3 husky daha eklendi ve toplamda 9 ve bir çeyrek saat geçmeden koşum takılmışlardı ve DYEA kanona doğru patikada sallanıyordu.
Buck gittiği için mutluydu ve çalışma zor olsa da, özellikle nefret etmediğini fark etti. Evet, tüm ekibi harekete geçiren ve ona iletildi, ama daha da şaşırtıcı olan, Dave'de gerçekleşen değişimdi ve Sol Legs. Onlar yeni köpeklerdi, koşum tarafından tamamen değişmişti. Hepsi pasiflik ve umursamazlık onlardan düşmüştü. Tetik ve aktiflerdi, işin iyi gitmesinden endişeleniyor ve her neyse konusunda çok sinirli, gecikme ya da kafa karışıklığı, o işi geciktirdi. İzlerin zahmeti sanki varlıklarının ve yaşadıkları her şeyin en yüce ifadesi ve tek keyif aldıkları bir şey. Dave tekerlekli ya da kızak köpeğiydi, önüne Buck geçiyordu, sonra geldi Sol Legs'ler, takımın geri kalanı tek sıra olarak öne doğru uzanmıştı. Lider olarak bu pozisyonu Spitz doldurdu. Buck, kasıtlı olarak Dave ile Sol Legs arasına yerleştirilmişti ki talimat alın. Yetkin bir bilgin olsa da, onlar da aynı derecede yetenekli öğretmenlerdi, uzun süre hatada kalmasına asla izin vermediler ve öğretimlerini uygulayarak keskin dişleri. Dave adil ve çok bilgeydi. Baku asla kosmaz ve ihtiyacı olduğunda onu ısırmaktan asla vazgeçmedi. Olarak François'nin kamçısı onu destekledi, Buck onarmanın daha ucuz olduğunu düşündü misilleme almaktan çok farklı şekillerde olabilir. Bir keresinde, kısa bir duraklama sırasında, izlerini sürdü ve başlangıçta geciktirdi, hem Dave hem de Sol Legs ona doğru uçtu ve sesli bir darbe attı. Ortaya çıkan karmaşa daha da kötüydü, ama Buck bundan sonra izleri temiz tutmaya özen gösterdi ve gün bitmeden önce, işini o kadar iyi öğrenmişti ki, arkadaşları neredeyse onu rahatsız etmeyi bırakmıştı. François'nin kırbacı daha az sık çıtırtılıyordu ve Perro Buck'a bile onur duyuyordu ayaklarını kaldırıp dikkatlice inceleyerek. Kanon boyunca zorlu bir koşuydu, Sheep Camp'ten geçerek, pullar ve kereste çizgisi, buzullar ve yüzlerce feet yükseklikteki kar yığınları üzerinden derin ve tuzlu suyun arasında duran büyük Chilkoot bölünmesinin üzerinden ve taze ve muhafızlar, korkutucu şekilde üzgün ve yalnız kuzeyi. İyi oldular sönmüş volkanların kraterlerini dolduran göller zinciri boyunca zaman ve o gece geç saatlerde Lake Bennett'in başındaki büyük kampa girdik, orada binlerce altın arayıcı, buzun parçalanmasına karşı tekne inşa ediyordu Bahar. Buck karda delik açtı ve yorgunların uykusunu uyudu sadece ama çok erken soğuk karanlıkta koşuldu ve eşlerini kızağa götürdü. O gün 40 mil yol kat ettiler, patika kalabalıktı, ama ertesi gün ve sonraki günlerce kendi izlerini açtılar, daha çok çalıştılar ve daha fakir zaman. Kural olarak, Perro takımın önünde seyahat eder ve karı doldururdu perdeli ayakkabılar ile işleri kolaylaştırmak için. François, kızak üzerinde rehberlik ediyordu G. Paul, bazen onunla yer değiştirirdi ama sık değil. Perro acele edin ve buz bilgisiyle gurur duyuyordu, ki bu bilgi vazgeçilmezdi, çünkü sonbahar buzu çok inceydi ve hızlı su olan yerlerde, hiç buz yoktu. Gün be, günlerce sonsuzca Buck izlerde çalıştı. Her zaman kırılıyorlardı karanlıkta kamp yaptılar ve şafak ilk grisi onları patikaya doğru sürerken buldu taze kilometreler arkalarında sürükleniyordu. Ve her zaman gece kamp kurarlardı, balıklarını yiyor ve karın içine sürünerek uyuyacaklar. Buck aç gibi, 1,5 pound güneşte kurutulmuş somon var, ki bu onun için verdiği erzaktı her gün hiçbir yere varmıyor gibiydi. Hiç yetmiyordu ve acı çekti sürekli açlık sancıları. Ama diğer köpekler, çünkü daha az ağırlıklıydılar ve dünyaya doğdu, sadece 1 pound balık aldı ve iyi durumda kalmayı başardı durum. Eski hayatını karakterize eden titizliği hızla kaybetti. Zarif yiyici olarak, ilk bitiren arkadaşlarının onun elini çaldığını fark etti bitmemiş erzak. Savunma yoktu. 2 kişiyle savaşırken üçüncüsü, diğerlerinin boğazından aşağı kayboluyordu. Bunu düzeltmek için onlar kadar hızlı yedi ve açlık onu o kadar zorladı ki, üstün değildi kendisine ait olmayanları alıyordu. İzledi ve öğrendi. Pickle gördüğünde, yeni köpeklerden biri, zeki bir Malingerer ve hırsız, sinsi bir dilim çalar Perro sırtını döndüğünde performansı tekrarladı ertesi gün, tüm parçayı patlattı. Büyük bir kargaşa yükseldi.
ama kendisinden şüphelenmedi. Dab ise her zaman kendini zor tutan garip bir gavalcı yakalandı, Bak'ın suçu için cezalandırıldı. Bu ilk hırsızlık, Bak'un düşmanca kuzey bölgesinde hayatta kalmaya uygun olduğunu gösterdi çevre. Bu, onun uyum sağlama yeteneğini, uyum sağlama kapasitesini gösteriyordu. Değişen koşullar, bunların olmaması hızlı ve korkunç olurdu ölüm. Ayrıca, ahlaki doğasının çürümesini ya da parçalanmasını işaret ediyordu, bir boş bir şey ve acımasız varoluş mücadelesinde bir engel. Hepsi buydu. Güneylerde, sevgi ve dostluk yasası altında, saygı duyacak kadar iyiydi özel mülkiyet ve kişisel duygular, ancak kuzey bölgesinde, Club ve Funk gibi şeyleri dikkate alan biri aptaldı ve şu noktadakiler onları gözlemledi, başarılı olamayacağını düşündü. Bak bunu mantıklı çözmemişti. Formdaydı, hepsi bu ve bilinçsizce yeni yaşam biçimine uyum sağladı. Tüm günleri, ne olursa olsun muhtemelen hiç kavgadan kaçmamıştı. Ama kırmızı kazaklı adamın kulübü ona daha temel ve ilkel bir kod kazandırmıştı. Medeni bir şekilde olabilirdi, ahlaki bir düşünce uğruna öldüler, diyor yargıç Miller'in savunması binici kamçı, ancak onun uygarlıktan uzaklaşmasının tamlığı artık şu şekilde kanıtlanıyordu: ahlaki bir düşüncenin savunmasından kaçıp böylece kendi korumasını kurtarma yeteneği saklanmak. Çaldığı şeyin sevincinden değil, midesindeki gürültüden dolayı çaldı. Açıkça soygun yapmazdı, ama saygı düzünden gizlice ve kurnazca çalırdı Club ve Funk. Kısacası, yaptığı şeyler daha kolay olduğu için yapıldı, yapmamaktansa yap. Gelişimi veya gerilmesi hızlıydı. Kasları demir gibi sertleşti ve sıradan acılara karşı duyarsızlaştı. Aynı zamanda iç ve dış ekonomi. Her şeyi yiyebilirdi, ne kadar iğrenç ya da sindirilemez ve yedikten sonra, midesinin sıvıları son sıvıyı çıkarıyordu, en az besin parçacığı ve kanı onu en uzak noktalara taşıyordu, bedenini en sert ve sağlam dokuya dönüştürürdü. Görüş ve kokusu olağanüstü keskinleşti, işitme yeteneği ise öyle bir keskinlik geliştirdi ki uykusunda en hafif sesi duydu ve bunun barışı mı yoksa mü habercisi olduğunu anladı. Tehlike. Buz biriktiğinde dişleriyle ısırmayı öğrendi, ayak parmakları ve susadığında ve üzerinde kalın bir buz yığını vardı. Su çukurunu kırardı, kalkıp sert ön bacaklarıyla vurardı. En dikkat çekici özelliği, rüzgarı koklayıp tahmin edebilme yeteneğiydi gece öncesi. Ağaçta yuva kazdığında hava ne kadar nefessiz olursa olsun ya da banka, sonra esen rüzgar kaçınılmaz olarak onu rüzgar tarafında korunaklı buldu ve rahat. Ve sadece tecrübeyi öğrenmekle kalmadı, çoktan ölmüş içgüdüleri de canlandı yine. Evcilleştirilmiş nesiller ondan düştü. Belirsiz şekillerde hatırladığı ırkın gençliğine, vahşi köpeklerin sürüler halinde dolaştığı zamana geri döndüğü döneme, ilkel ormanda ve etlerini koşarken öldürdüler. Öyleydi, kes, hızlı kurt çıtırtı ile dövüşmeyi öğrenmesi bir görev değildi. Bu şekilde unutulmuş atalarla savaşmıştı. Eski hayatı hızlandırdılar içinde ve kalıtımına damgalanmış eski hileleri cins onun numaralarıydı. Onlar ona hiç çaba göstermeden ve keşfetmeden geldiler, sanki hep onunlardı. Ve hala soğuk gecelerde, elini doğrulttuğunda bir yıldıza burnunu dikip uzun ve kurt gibi uluyordu, ataları, ölü ve toz, yıldıza burun doğrultup yüzyıllar boyunca uluyan onu. Ve onun kadansları onların kadanslarıydı, onların acısını dile getiren kadanslardı ve onlar için sertliğin, soğuğun ve karanlığın anlamı. Böylece, hayatın ne kadar kukla bir şey olduğunu gösteren bir gösterge, kadim şarkı yükseldi ve o tekrar kendi haline geldi. Ve geldi çünkü adamlar sarı bir kart bulmuştu kuzeyde. Metal ve Manuel'in bahçıvanın yardımcısı olması nedeniyle maaşları, eşinin ihtiyaçlarının üzerinde değildi ve küçük kopyaları kendisi. Baskın iksal yaratık Bak'ta güçlüydü ve vahşi patika yaşam koşulları giderek büyüdü. Ama bu gizli bir büyümeydi. Onun yeni doğan kurnazlığı ona bir soğukluk ve kontrol kazandırdı. Kendini ayarlamak için çok meşguldü, yeni hayata rahatlaması için ve sadece kavga başlatmamakla kalmadı, aynı zamanda mümkün olduğunca onlardan kaçındım. Belirli bir kasıtlılık onun karakterizasyonu tutum.
Acelecilik ve harekete eğilimli değildi ve Spitz ile arasında acı bir nefret vardı, sabırsızlığı göstermedi, hepsini dışladı saldırgan eylemler. Öte yandan, muhtemelen Buck da tehlikeli bir rakip Spitz'i tahmin ettiği içindir dişlerini gösterme fırsatını asla kaçırmadı. Hatta bu konuda özel bir çaba gösterdi zorba Buck, sürekli kavga başlatmaya çalışıyor ve bu dövüş ancak birinin ya da diğerinin ölümü. Yolculuğun başında bu olabilirdi, beklenmedik bir kaza için değil. Günün sonunda ise karanlık bir durum yarattılar. Le Barge Gölü kıyısında sefil bir kamp. Kar sürükleyen bir rüzgar, kesen bir rüzgar, beyaz sıcak bir bıçak gibiydi ve karanlık onları kamp için el arayışına zorlamıştı yer. Daha kötü durumda olamazlardı. Sırtlarında dik bir kaya duvarına döndüğünde, Perro ve François ateş yakmak zorunda kaldılar ve uyku cübbelerini gölün buzuna serdiler. Sahip oldukları çadır hafif seyahat etmek için dağya da atılmıştır. Birkaç çubuk sürüklenmiş odun onlara bir ateş buzun içinden eriyip akşam yemeği yemeye terk etti karanlıkta. Koruyucu kayanın altına yakın bir yerde Buck yuvasını yaptı. Çok rahat ve sıcaktı, François sahip olduğu balığı dağıttığında bırakmak istemediğini belirtti, önce ateşin üzerinde çözüldü. Ama Buck erzakını bitirip döndüğünde, yuvasının dolu olduğunu buldu. Uyarı hırlaması, izinsiz girenin Spitz. Şimdiye kadar Buck düşmanıyla sorun yaşamaktan kaçınmıştı ama bu fazlaydı. İçindeki canavar kükredi. Spitz'in üzerine öfkeyle atladı ve bu onları şaşırttı, ikisi de, özellikle Spitz, çünkü Buck ile yaşadığı tüm deneyim rakibinin alışılmadık derecede çekingen bir köpek olduğunu ve onun sadece büyük kilosu ve boyu sayesinde bu hissettiriyor. François de şaşırdı, çünkü onlar karışık bir şekilde dışarı çıktı Nest ve sorunun nedenini tespit etti. "Ah!" diye bağırdı Buck. "Give it to him," Gar tarafından. "Give it to him," kirli EF. Spitz de aynı derecede istekliydi. Öfke ve hevesle ağlıyordu, fırsat bulmak için ileri geri döndü. Buck da en az hevesliydi ve o da az temkinli değildi, avantaj için ileri geri döndü. Ama işte o anda beklenmedik bir şey oldu. Onların projeksiyonunu ortaya koyan şey uzak geleceğe kadar üstünlük mücadelesi, yorgun bir yolun ötesinde ve emek. Perro'dan bir yemin, kemikli bir bedene bir sopanın çarpan çarpması ve acı dolu tiz çığlık, karmaşanın patlak verdiğini haberciydi. Kamp şöyleydi, aniden, gizli tüylü formlarla canlı olduğu ortaya çıktı, açlıktan öldü, kampı bir kızılderili kokusundan almışlardı, 4-5-20 kişilik Husky köy. Buck ve Spitz kavga ederken ve ikisi aralarında kalın sopalarla adamlar fırladı, dişlerini gösterip karşılık verdiler. Yemeğin kokusundan delirmişlerdi. Perro başı gömülü bir tane buldu yemek kutusunda. Sopayı sert kaburgalara ve kurt kutusuna ağır bir şekilde düştü, yerde devrildi. O anda aç kalan bir vahşi kadın ekmek ve pastırma için koşmak. Sopalar kulak salmadan üzerlerine düştü. Onlar darbelerin yağmuru altında çığlık attı ve uludu, ama yine de çılgınca mücadele etti ta ki son kırıntı yutuyana kadar. Bu arada, şaşkın takım köpekleri yuvalarından fırlamıştı ama vahşi istilacılar tarafından saldırıya uğrayacak. Buck böyle köpekleri hiç görmemişti. Öyle görünüyordu ama kemikleri derilerini yarardı. Onlar sadece iskeletlerdi, gevşekçe sürüklenmiş derilere bürünmüş, alevli gözler ve köleleştirilmiş dişleriyle doluydu. Ama açlık, delilik onları korkutucu, karşı konulamaz kılıyordu. Onlara karşı çıkacak bir şey yoktu. Takım köpekleri ilk başlangıçta uçuruma geri çekildi. Buck 3 Husky tarafından kuşatılmış, bir anda başı ve omuzları yırtılmıştı ve kesildi. Gürültü korkunçtu. Bile her zamanki gibi ağlıyordu. Dave ve Sol Lex, onlarca yaradan kan damlayara, yan yana cesurca savaşıyorlardı. Joe bir şeytan gibi patlıyordu. Bir keresinde, dişleri bir Husky'nin ön bacağına kapandı ve kemiğin içinden sertçe çöktü. Kötü niyetli Pike, üzerine atladı sakat hayvan, boynunu kıran hızlı bir diş hareketiyle ve bir sarsıntı Buck boğazından köpüren bir rakip aldı ve onun boğazında kan sıçraması dişler jugular arasından geçti. Ağzındaki sıcak tadı onu kışkırttı, daha büyük bir vahşilik.
Kendini başka birinin üzerine attı ve aynı zamanda hissetti dişleri kendi boğazına batıyor. Spitz'ti, haince saldıran Spitz'ti. Yan, Perrault ve François, kampın kendi kısmını temizledikten sonra aceleyle oraya koyuldular kızak köpeklerini kurtarmak. Vahşi aç canavarlar dalgası önlerinde geri döndü ve Buck kendini kurtardı. Ama sadece bir anlığına geldi. İki adam yemeği kurtarmak için geri koşmak zorunda kaldılar, ardından Huskies tekrar takıma saldırı. Bile, korkudan cesarete dönerek vahşilerin arasından fırladı, Circle ve buzun üzerinden kaçtı. Pike ve Dab da peşinden gitti, takımın geri kalanı arkada. Buck kendini toparlayıp peşlerinden atlarken, gözünün kuyruğunda, Spitz'in ona doğru koştuğunu gördü ve bariz bir şekilde onu devirme niyeti vardı. Ayaklarından kalkıp o kütle altında Huskies, onun için umut yoktu. Ama şoka karşı kendini hazırlıklı yaptı Spitz'in sorumluluğu, sonra göle uçağa katıldı. Daha sonra, 9 takım köpeği bir arada toplanıp ormanda sığındılar. Takip edilmese de, acınacak bir durumdaydılar. Olmayan biri yoktu, 4 ya da 5 yerden yaralandı, bazıları ise ağır yaralandı. Dublaj arka bacağından ağır şekilde yaralandı, Dolly, Daia'ya da takıma eklenen son Husky, ağır bir boğazı yırtıktı, Joe bir gözünü kaybetmişti, Bile ise, iyi niyetli olan, bir kulağı çiğnenip parçalanmış, ağlayıp inlemiş gece. Gün doğarken temkinli bir şekilde kampa geri döndüler, yağmacıların gitmiş olduğunu gördüler ve iki adam kötü huysuzdu. Yiyeceklerinin yarısı tamamen tükenmişti. The Husky'ler kızak bağlamalarını ve tuval örtüleri ısırmıştı. Aslında, ne kadar yenilebilir olursa olsun, hiçbir şey onlardan kaçmamıştı. Bir yemek yemişlerdi. Perrault'un geyik derisi mokasenlerinden oluşan bir çift, deriden parçalar izler ve hatta François'nin kırbacının ucundan 2 ayak kırbaç bile var. O hüzünlü bir düşünceden ayrılıp yaralı köpeklerine baktı. "Ah, arkadaşlarım," dedi yumuşakça, "belki seni sinirlendirir. Köpek, çok ısırık ver. Mebbe ol mad dog, sakredam. Ne işin var, ha, Perrault?" Kurye şüpheyil başını salladı. Hala 400 mil yol varken Dawson ile aralarında delilik patlak vermeye asla hakkı yoktu köpekler. 2 saatlik küfür ve çaba koşumları şekillendirdi ve yaralı sertleşmiş ekip yola çıkıyordu. En zor kısmı acı içinde mücadele ediyordu şimdiye kadar karşılaştıkları ve en zor olan izi onlar ve Dawson. 30 mil nehri tamamen açıktı. Vahşi suyu dona meydan okuyordu ve sadece girdaplarda ve buzun tuttuğu sessiz yerlerdeydi. 30 korkunç mili katlamak için günlerce yorucu bir emek gerekiyordu. Ve korkunçlardı, çünkü her bir ayağı hayatı riske atarak başarılıydı köpek ve insana. 12 kez, Perrault buzun arasından geçme yolunu oklarken köprüler, taşıdığı uzun direk sayesinde kurtarıldı ve onu öyle tuttu ki direk düştü, her seferinde vücudunun açtığı deliğin üzerinden geçerdi. Ama soğuk bir hava dalgası vardı, termometre sıfırın altındaki 50 dereceyi gösteriyordu ve her geçtiğinde hayatı boyunca ateş yakmaya ve giysilerini kurutmaya zorlandı. Hiçbir şey onu korkutmuyordu. Seçilmesinin nedeni, hiçbir şeyin onu korkutmamasıydı hükümet kuryesi için. Her türlü riski aldı, kararlılıkla küçük yüzü dona doğru ve sönük şafaktan karanlığa doğru mücadele ediyordu. O kaşlarını çatmış kıyıları, ayakların altında bükülen ve çatırdayan buz kenarlarıyla dolaştı ve durmaya cesaret edemediler. Bir keresinde, kızak Dave ve Buck ve yarı donmuştu, neredeyse boğulmuşlardı, sürüklendi. Onları kurtarmak için her zamanki ateş gerekiyordu. Kaplamaları vardı, buzla sağlam bir şekilde bulaşmıştı ve iki adam onları ateşin etrafından koşturdu, terliyor ve çözülüyordu, öyle yakın ki alevler tarafından yakılmışlardı. Başka bir zaman Spitz geçti, tüm takımı peşinden sürükledi. Buck, tüm gücüyle geriye doğru zorlandı, ön patileri kaygan kenar ve etrafta titreyen ve çıtırtılan. Ama arkasında vardı, Dave de geriye doğru zorlanıyordu ve kızağın arkasında François vardı, çekiyordu ta ki tendonları çatlayana kadar. Yine, kenar buzu önceden ve arkasında koptu ve kaçış yolu yoktu, sadece uçurumun yukarısında.
Perro mucizevle tırmandı, François ise Adil için dua etti o mucize ve her tanga ve kızak ile son bir koşum parçası ile uzun bir ipe bindiklerinde, köpekler teker teker uçurum tepesine kaldırıldı. François son sırada geldi, kızak ve yükten sonra. Sonra bir iniş yeri, bu iniş nihayetinde ipin yardımıyla yapıldı ve gece, günün sonuna çeyrek mil kala tekrar nehirde buldular kredi var. Hutalinqua'yı ve iyi buzu yaptıklarında bak bitmişti. Diğer köpekler de benzer durumdaydı. Ama Perro, kaybedilen zamanı telafi etmek için, onları geç ve erken zorladı. İlk gün 35 mil yol kat ettiler Big Salmon, ertesi gün 35 kişi daha Little Salmon'a, üçüncü gün 40 mil, bu da onları 5 parmaka kadar yukarıya götürdü. Bakın ayakları, Husky'lerin ayakları kadar sıkı ve sert değildi. Onun son vahşi atasından beri nesiller boyunca yumuşamıştı, mağara sakini ya da nehir adamı tarafından evcilleştirildi. Bütün gün acı içinde topallayarak yürüdü ve kamp kurulduğunda, ölü bir köpek gibi uzanır. Aç olmasına rağmen hareket etmezdi François'nin kendisine getirdiği balık rasyonunu almak için. Ayrıca, köpek sürücüsü her akşam yemeğinden sonra yarım saat boyunca bakın ayaklarını ovuşturdu ve kendi mokasinlerinin üst kısımlarını feda ederek Buck için 4 mokasin yaptı. Bu büyük bir rahatlamaydı ve Buck, Perro'nun korkak yüzünü bile şaşırttı. Bir sabah, François mokasinleri unuttuğunda ve Buck sırtüstü yattı, 4 ayağını havada cazip sallıyordu ve reddetti onlarsız hareket etmek. Daha sonra ayakları patikaya sertleşti ve yıprandı, ayak ekipmanları atıldı. Bir sabah Peli'de, kemerleri takılırken, hiç gitmemiş Dolly her şeye dikkat çekiyordu, aniden delirdi. Durumunu bir şekilde açıkladı uzun, yürek burkan kurt uluması, her köpeği korkuyla diken çıkardı, sonra doğrudan Buck'a fırladı. Hiçbir köpeğin delirdiğini görmemişti. Ayrıca hiç köpeği görmemişti delilikten korkmak için sebep, ama burada dehşet olduğunu biliyordu ve ondan kaçtı panik içinde. Hemen koştu, Dolly ise nefes nefese ve köpükle, bir sıçrayış arkada, ne de ona yetişemezdi, korkusu o kadar büyüktü ve ayrılamazdı onun, deliliği ne kadar büyüktü. Odunluk göğsünden dalarak ıslant, alt uça doğru uçtu, pürüzlü bir arka kanalı geçti, başka bir adaya buz kazandı, üçüncü bir ada kazandı, ana nehre doğru kıvrıldı ve çaresizlik içinde kapıdan geçmeye başladı. Ve her zaman, ama o bunu yapmadı bak, sadece bir sıçrama geride hırladığını duyabiliyordu. François ona seslendi, çeyrek mil uzaktaydı ve hala bir sıçrama önünde, nefes nefese geri döndü, acı dolu bir nefes almak için ve tüm güvenini François'nin onu kurtaracağına güveniyordu. Köpek sürücüsü baltanı elinde tutuyordu ve Buck yanından hızla geçerken balta deli Dolly'nin kafasına çarptı. Buck kızak üzerinde sendeleyerek ilerledi, bitkin halde, nefes almak için ağlıyordu, çaresizdi. Bu Spitz'in fırsatıydı. Buck'un üzerine atladı ve dişlerini 2 kez direnmeyen düşmanına battı ve eti kemiklerine kadar yırttı. O zaman François'nin kırbacıları indi ve Buck izlemenin tatminini yaşadı. Spitz, şimdiye kadar tüm takımlara verilen en kötü dayağı aldı. Bir şeytan, o Spitz, dedi Perro. Bir lanet gün hem Buck'ın o yerini al. Dat Buck 2 şeytan, diye yanıt verdi François. Hepsi de tam Buck'u izliyorum, kesinlikle biliyorum. Listen, ne güzel bir gün hem sinirlendi Luck Hell End'den hem to Spitz, all up tükür at kar. Tabii, biliyorum. O andan itibaren aralarında savaş başladı. Spitz, lider köpek olarak ve kabul edilen takımın ustası, üstünlüğünün bu garip güney bölgesi tarafından tehdit edildiğini hissediyordu köpek. Ve Buck ona garipti, çünkü tanıdığı birçok güney köpeği arasında, kampta ve patikada hak ettiği bir şekilde ortaya çıkmamıştı. Hepsi çok yumuşaktı, emek, don ve açlık altında ölürdü. Buck istisnaydı. O yalnız dayandı ve gelişti, husky ile güç, vahşet ve kurnaz. O zaman usta bir köpekti ve onu tehlikeli yapan şey şu gerçekti: kırmızı kazaklı adamın sopasının tüm cesaretini sarmış olduğunu ve ustalık arzusundan kaynaklanan acelecilik. Son derece kurnazdı ve bunu başarabiliyordu, ilkel bir sabırla vakit geçirmekti.
Liderlik mücadelesinin gelmesi kaçınılmazdı. Buck istiyordu. O bunu istiyordu çünkü bu onun doğasıydı. Çünkü o ona sıkı sıkı tutunmuştu, isimsiz, anlaşılmaz bir iz ve iz, o gurur, ki köpekleri son nefesine kadar emek içinde tutuyor, bu da onları neşeyle ölmeye teşvik ediyor. Koşumdan çıkarılırlarsa kalpleri kırılır. Bu Davey'in gururu direksiyon köpeği olarak, sol leklerinde tüm gücüyle çekiştirmesi güç, kampın açılışında onları saran gurur onları dönüştürdü. Ekşi ve somurtkan vahşilerden zorlanan, hevesli, hırslı varlıklara dönüştü, gün boyunca onları kışkırtan ve gece kampın sahasına bırakan gurur duydu, onları karamsar huzursuzluğa ve memnuniyetsizliğe geri bırakıyordu. İşte bu gurur kaynağıydı Spitz'i sıktıran ve kızak köpeklerini dövmesine neden olan. Bu durum izlerde ya da sabah koşum takma saatinde saklanıyordu. Aynı şekilde öyleydi bu gurur, Buck'u olası bir lider köpek olarak korkutmasına neden oldu. Ve bu da Buck'ın gururu da. Açıkça diğerinin liderliğini tehdit etti. Onunla arasına girdi cezalandırması gereken kıvarışlar. Ve bunu kasıtlı yaptı. Bir gece yoğun bir kar yağışı ve sabah yaramazlık yapan Pike görünmedi. O yuvasında bir ayak karın altında güvenle saklanmıştı. François onu çağırdı ve onu boşuna arıyordu. Spitz öfkeyle vahşi bir haldeydi. Kamp boyunca öfkeli dolaştı, her olası yeri koklayıp kazıyor, o kadar korkunç bir şekilde hırlıyor ki Pike duydu ve saklandığı yerde titredi. Ama sonunda ortaya çıkarıldığında ve Spitz onu cezalandırmak için üzerine uçtuğunda, Buck aynı öfkeyle arada uçtu. Çok beklenmedikti ve çok kurnazdı. Spitz'in geriye doğru fırlatıldığına ve ayaklarının üzerinden kalktığını başardı. Pike, ki titriyordu, bu açık isyandan cesaret aldı ve üzerine atladı. Devrilmiş lider. Buck içinde fair play unutulmuş bir koddu, Spitz'in üzerine atladı. Ama François, olaya gülerek devam etti. Adaletin uygulanması, Buck'a tüm şiddetiyle sert bir darbe getirdi olabilir. Bu durum, Buck'u yere yatan rakibinden ve kırbaçla devreye girdi. Yarı şaşkın olan Buck, geriye doğru saplandı ve kırbaçlama defalarca üzerine düşerken, Spitz ağır bir şekilde cezalandırdı. Pike'ı birçok kez kırıyor. Sonraki günlerde, Dawson yaklaştıkça, Buck hala Spitz ile suçlular arasında müdahale etmeye devam etti, ama bunu ustaca yaptı. François yokken, Buck'ın gizli isyanıyla birlikte, bir general itaatsizlik arttı ve ortaya çıktı. Dave ve Sol Lex etkilenmedi, ancak takımın geri kalanı kötülükten daha da kötüye gitti. Artık işler yolunda gitmiyordu. İşte sürekli tartışma ve çıngırdamalardı. Sorun her zaman ortalıktaydı ve alt kısmı Buck'tı. François'ı meşgul etti. Çünkü köpek sürücüsü içerideydi. İkisi arasındaki yaşam ve ölüm mücadelesinin sürekli endişesi er ya da geç gerçekleşmesi gerektiğini biliyordu ve birden fazla gece diğer köpekler arasındaki kavga ve çekişmeler onu uykusundan çıkardı. Cübbesi, Buck ve Spitz'in iş başında olmasından korkuyordu. Ama fırsat gelmedi ve Dawson'a yaklaştılar. Büyük mücadele hala yaklaşırken kasvetli bir öğleden sonra. Burada birçok adam vardı ve sayısız köpek vardı ve Buck hepsini iş başında buldu. Görünür, bu emir köpeklerin çalışması gereken şeyler. Bütün gün ana caddede yukarı aşağı sallanıyorlardı uzun takımlar halinde ve gece zilleri hala çalırdı. Çektiler kulübe kütükleri ve odun madenlere yük olarak taşındı ve her türlü işi yaptı Santa Clara Vadisi'nde atların yaptığı gibi. Burada orada Buck Southland ile tanıştı köpeklerdi, ama esas olarak vahşi kurt husky ırklarıydı. Her gece, düzenli olarak, 9'da, 12'de, 3'te gece şarkısını çalıyorlardı, garip bir şarkı. Ve Buck'ın katıldığı ürkütücü bir ilahi vardı. Gök rüyaları soğukça alevler saçarken ya da yıldızlar havada sıçrayır buz dansı yapar, toprak karın altında donmuş ve donmuş olur, bu şarkı Huskies hayatın meydan okuması olabilirdi. Ama küçük bir seviyede konuşuldu uzun uzun ağlamalar ve yarı hıçkırıklarla anahtar kelimeler ve daha çok hayatın yalvarışıydı, varoluşun ifade edici mücadelesi. Eski bir şarkıydı, cins kadar eski kendisi, genç dünyanın ilk şarkılarından biri, şarkıların olduğu bir günde. Üzgündü.
Bu şikayet, sayısız nesillerin acısıyla doluydu, bu yüzden Buck garip bir şekilde hareketlendi. O inlediğinde ve hıçkırdığında, eski yaşamanın acısı, vahşi babalarının acısı ve korku. Ve onlar için korku ve gizem olan soğuk ve karanlığın gizemi. Ve bu harekete geçmesi gerektiğini, geri dönüş şeklindeki tamlığı işaret ediyordu. Ateş ve çatı çağlarından, Uluma'daki ham hayatın başlangıcına kadar yıllar. Dawson'a vardıklarından 7 gün sonra, dik yerden aşağı indiler, kışlanın yanından Yukon yoluna kadar kıyıya çıktı ve DYEA ile tuzlu su için çekildi. Perro, elinde olanlardan daha acil bir şey varsa, raporlar taşıyordu getirildi. Ayrıca, seyahat gururu onu sarmıştı ve yılın rekor gezisi. Bu konuda ona birkaç şey lehine oldu. Haftanın diğerleri köpekleri iyileştirmiş ve onları iyice bakıma almıştı. Sahip oldukları iz kırsalda kırmızı iler, sonraki yolcular tarafından yoğun şekilde dolup taştı. Ve dahası, polis, köpek ve adam için 2 ya da 3 yerde kurt depoları ayarlamıştı ve hafif seyahat ediyordu. İlk gün 50 mil uzunluğunda olan 60 mil'i yaptılar ve ikinci gün ise Perry'e giderken Yukon kuyusunu hızla yukarı çıkardılar. Ama böyle muhteşem koşu, büyük zorluk ve rahatsızlık olmadan gerçekleşti. François'nin bir parçası, Buck'un önderliğindeki sinsi isyan, dayanışmayı yok etmişti. Takımın bir üyesi. Artık izlerde zıplayan bir köpek gibi değildi. The Buck'un isyancıları teşvik etmesi onları her türlü küçük meseleye sürükledi. Kabahatlar. Spitz artık korkulacak bir lider değildi. Eski hayranlık ayrıldı ve otoritesine meydan okumaya eşdeğer hale geldiler. Pique ondan elini çaldı, bir gece yarım balık aldı ve Buck'un koruması altında yuttu. Bir başkası gece Dub ve Joe Spitz ile savaştı ve onu cezadan vazgeçti. Hak etti. Ve iyi niyetli bile bile daha az iyi niyetliydi ve mızmızlanıyordu, eskisi kadar yatıştırıcı değil. Buck Spitz'e asla yaklaşmadığı için hırlayıp tehditkar bir şekilde diken diken oluyordu. Aslında, davranışları bir zorbalığı yapıyordu ve Spitz'in hemen hemen yanında yukarı aşağı sırf hareket etmeye alışkındı burun. Disiplinin bozulması, köpeklerin ilişkilerini de etkiledi birbirleriyle birlikte. Kendi aralarında her zamankinden daha çok tartıştılar, ta ki bazen kamp tam bir karmaşaya dönüşene kadar. Sadece Dave ve Sol Lex değişmemişti, ama bitmek bilmeyen çekişmeler onları sinirlendiriyordu. François garip barbarca yeminler etti, boşuna öfkeyle karı ezdi ve yırttı saçları. Kirpeciyi köpekler arasında hep şarkı söylüyordu ama küçüktü oldu. Hemen sırtını döndüğü anda tekrar başladılar. Spitz'e geri çekildi, kamçısıyla Buck takımın geri kalanını geri çekti. François biliyordu, tüm sorunların arkasındaydı ve Buck onun bildiğini biliyordu. Ama Buck çok zekiydi, yine suçlu yakalanmak. Emniyet koşumunda sadakatle çalıştı, emek onun için bir zevk haline gelmişti. Ama bu daha büyük bir zevkti, sinsi bir şekilde arkadaşları arasında bir kavga başlatır ve izleri karıştırır. Tahkina'nın ağzında, akşam yemeğinden bir gece, Dab bir kar ayakkabısı buldu, tavşan taktı, hata yaptı ve ıskaladı. Bir saniyede tüm ekip tam anlamıyla ağlamaya başladı. A100 metre ötede ise 50 köpek, husky bulunan Kuzeybatı polisi kampı vardı, hepsi kovalamacaya katıldı. Tavşan nehir boyunca hızla aşağıya doğru ilerledi, bir küçük bir dere, sabit bir şekilde durduğu donmuş yatağın yukarısında. Hafif bir şekilde karın yüzeyine girdi, köpekler ise ana güçle ilerlerken. Buck önde, sürü, 60 kişilik, viraj eğri döndü ama o kazanamadı. Yatıyordu, yarışa alçak inliyor, hevesle inliyor, muhteşem vücudu öne doğru fırlıyor, zıplıyor sıçrayarak, solgun beyaz ay ışığında. Ve sıçrayış, soluk bir don gibi hayalet, kar ayakkabısı tavşanı önde belirdi. Belirli dönemlerde insanları kovalayan eski içgüdülerin hareketlenmesi, sesler veren şehirler ormanlara ve ovaya kimyasal olarak hareket ederek insanları öldürmek için kurşun taneleri, kan hırsıtlığı, öldürme neşesi, hepsi bakın ki, ama sonsuz derecede daha samimiydi. Kafasını yellendiriyordu sürüden, vahşi varlığı,
yaşayan eti kendi etiyle öldürmek için koştur dişlerini ve burnunu sıcak kanla gözlerine kadar yıkar. Hayatın zirvesini işaret eden bir coşku vardır ve hayatın ötesinde, onun ötesine geçemez. Kalk ve yaşamanın paradoksu budur. Bu coşku insanın en çok olduğu anda gelir, canlı ve hayatta olması tam bir unutukluk anlamına gelir. Bu yaşamanın bu unutkanlığı, sanatçıya gelir, yakalanmış ve dışarıda kendisinin alev içinde olduğunu, asker, savaş deli ve yaralı bir askere geliyor tarlada ve terk çeyreği ve baka geldi, sürüye öncülük ediyor, seslendiriyordu yaşlı kurt çığlığı, canlı olan ve hızla kaçan yiyeceğin peşinde zorlanıyordu, ay ışığında önünde vardı. Doğasının derinliklerini seslendiriyordu ve doğasının kendisinden daha derin olan kısımlarını, rahme geri döndüğünü zaman. Hayatın dalgası, varlığın dalgası tarafından ustalaşmıştı, her ayrı kas, eklem ve kasın mükemmel neşesi, çünkü ölüm olmayan her şey, parlak ve serbest, kendini ifade eden hareket halinde, yıldızların altında ve ölü maddenin üzerinde coşku içinde uçarlar hareket etmedi. Ama Spitz, en yüksek ruh hallerinde bile soğuk ve hesapçı olarak, sürüden ayrıldı ve derenin uzun bir kıvrım yaptığı dar bir arazi boğazından geçti. Bak bunu bilmiyordu ve virajı dönerken bir tavşanın don hayaleti hala önünde süzülürken, başka ve daha büyük bir Frostrate'in atladığını gördü. Tavşanın hemen yoluna doğru sarkık bir kenar. Spitz'ti. Tavşan dönemiyordu ve beyaz dişler havada sırtını kırınca bir yaralı adamın çığlık atabileceği kadar yüksek bir sesle çığlık attı. Bunu duyunca, hayatın zirvesinden ölümün pençesinde aşağı akıyor, tam paketle bakın peşinde, cehennemle bir sevinç korosu yükseltti. Bak bağırmadı, kendini kontrol etmedi, Spitz'e doğru sürdü, omuz omuza, boğazını ıskalayacak kadar sert. Döndüler ve toz karın içinde. Spitz neredeyse hiç olmamış gibi ayağa kalktı, devrildi, Bakun omzundan aşağı vurup sıçradı. İki katı dişleri birbirine kavuştu, bir tuzağın çelik çeneleri gibi, geri çekildi, daha iyi bir ayak, ince ve kalkan dudaklar, kıvranıp hırlıyordu. Bak bir anda anladı, zamanı gelmişti, ölüme kadar oldu, çünkü onlar etrafta dolaşıyor, hırlıyor, kulakları geriye yatmış, avantaj için dikkatle bekliyor, sahne Bak'a tanıdık bir his verdi. Bunu hatırlıyor gibiydi hepsi, beyaz ormanlar, toprak, ay ışığı ve savaşın heyecanı. Beyazlık ve sessizlik üzerinde hayaletimsi bir sakinlik vardı. Yoktu en hafif bir hava fısıltısı, hiçbir şey hareket etmedi, bir yaprak bile titremedi, görünür olan köpeklerin yavaşça yükselen ve buz gibi havada kalan nefesleri. Onlar, karnaşma tavşanını, yani evcilleştirilmiş kurtları kısa sürede bitirdi ve şimdi beklenti dolu bir daire çizilmişti. Onlar da sessizdi, gözleri sadece parlıyor ve nefesleri yavaşça yukarı doğru kayıyordu. Karşı durmak bu eski zamanların sahnesi yeni ya da garip değildi. Sanki öyleydi, her zaman böyleydi, her zamanki gibi. Spitz deneyimli bir dövüşçüydü. Spitsbergen'den Arktik'e ve karşıya Kanada ve Barents'te, her türlü köpekle ve onlara hakim olmaya ulaştı. Acı öfke onundu ama asla kör öfkesi değildi. İçinde parçalamak ve yok etmek için tutku, düşmanının da aynı tutku içinde olduğunu asla unutmadı, parçalamak ve yok etmek. Acele etmeye hazır olana kadar asla acele etmezdi, o saldırıyı ilk kez savunana kadar saldırmadı. Bak, büyük beyaz köpeğin boynuna dişlerini sokmaya çalıştı ama boşuna. Dişleri yumuşak ten için nereye vursa, karşılık olarak Spitz'in dişleri. Fant dişlerini tokuşturur, dudakları kesik ve kanıyordu ama Bak düşmanının korumasını geçemedi. Sonra ısındı ve sarıldı, bir fırtına gibi tükürür. Defalarca, kar beyazını denedi boğaz, hayatın yüzeye yakın kabardığı yer, ve her seferinde Spitz onu kesip kaçtı. Sonra Bak koşmaya başladı, sanki boğazını kestiğinde, aniden başını geriye çekip yandan kıvrıldı, Spitz'in omzuna bir koç gibi saplayacaktı onu devir. Ama bunun yerine, Bak'ın omzu her seferinde aşağı doğru kesildi, Spitz hafifçe sıçradı. Spitz dokunulmamıştı, Bak ise kan içinde akıyor ve nefes nefese kalıyordu.
Kavga giderek çaresizleşiyordu. Ve tüm bunlar boyunca, sessiz ve kurt gibi bir çember hangi köpeği batarsa bitirmek için bekledim. Buck nefesi kesilince Spitz aceleyle hareket ediyordu ve onu ayakta durmak için sendeleyerek duruyordu. Buck yanına gittiğinde ve 60 köpeklik tüm çember başladı. Ama kendini toparladı, neredeyse havada çember tekrar çöktü ve bekledi. Ama Buck'un büyüklüğü sağlayan bir özelliği vardı, hayal gücü. O içgüdüyle savaşıyordu, ama kafayla da savaşabiliyordu. Aceleyle söyledi, sanki eski omuz numarasını deniyor ama son anda alçaktan süpürülüyor. Kar ve içeri, dişleri Spitz'in sol ön bacağına kapandı. Bir şey vardı, kemik kırılması sesi duyuldu ve beyaz köpek 3 ayaklı ona baktı. 3 kez onu devirmeye çalıştı, sonra numarayı tekrarladı ve sağ ön bacağını kırdı. Acı ve çaresizliğe rağmen, Spitz deli gibi yetişmek için çaba harcadı. Gördü sessiz bir daire, parlayan gözler, sallanan diller ve gümüşi nefeslerle yukarı doğru sürüklendi, ona yaklaştı, benzer daireleri yakınlarında görmüştü geçmişte yenilmiş düşmanlara. Ama bu sefer oğlan oydu dövülmüş. Onun için umut yoktu. Buck kaçınılmazdı. Merhamet için ayrılmış bir şeydi, daha yumuşak iklimler. Son hücuma doğru manevra yaptı. Çember daraldı, yanlarında husky'lerin nefeslerini hissedebiliyordu. Onları görebiliyordu, Spitz'in ötesinde ve iki yanda, yarı çömelmiş, gözleri ona sabitlenmişti. Bir duraklama yaşandı. Her hayvan hareketsizdi, sanki taşa dönüştü. Sadece Spitz titredi ve diken diken dine geldi, geri sendeleyerek geri çekildi ve dördüncü olarak, korkunç bir tehditle hırlayarak, yaklaşan olanı korkutmak ister gibi ölüm. Sonra Buck içeri girip çıktı. Ama içerideyken omzunun sonunda omuzlarına tam bir şekilde baktı. Koyu halka, ay suyla kaplı karın üzerinde bir noktaya dönüştü, Spitz gözden kayboldu. Buck ayağa kalktı ve başarılı şampiyonu izledi, öldürmesini yapan ve iyi bulan baskın yaratık. Ne diyorum, ben de o iki şeytanı söylediğimde tam anlamıyla sırf olurum. Bu, François'nin ertesi sabah Spitz'in kayıp olduğunu fark ettiğinde yaptığı konuşmaydı ve Buck yaralarla kaplı. Onu ateşe çekti ve ışığına işaret etti, onları dışarı çıkardı. O Spitz savaşı tam anlamıyla dövüş, dedi Perrault, büyük yırtıklar ve kesikler. Ve o Buck iki cehennemle dövüşüyor, dedi François'nin sebebi. Cevap ver. Ve şimdi iyi bir tempoya ulaşıyoruz. Artık Spitz yok. Artık sorun yok, tabii. Perrault kamp kıyafetlerini toplayıp kızağı doldururken, köpek sürücüsü köpekleri koşumlamaya başladı. Buck, Spitz'in gideceği yere doğru koştu, liderlik görevini yürüttü, ama François onu fark etmeyince sol Lex'i arzulanan pozisyon. Onun görüşüne göre, sol Lex kalan en iyi lider köpekti. Buck öfkeyle sol Lex'in üzerine atladı, onu geri itti ve yerine geçti. François neşeyle uyluklarına vurdu. Şu Buck'a bak. Hem kill that Spitz, hem think to take değiş. Hadi git, çuk, diye bağırdı ama Buck geri adım atmadı. Buck'ın boynundan tuttu ve köpek hırladı tehditkar bir şekilde, onu bir kenara sürükledi ve yerine sol Lex'i aldı. Yaşlı köpek vardı, hoşuna gitmedi ve açıkça Buck'tan korktuğunu gösteriyordu. François ise inatçı ama sırtını döndüğünde Buck yine sol Lex'i yerinden etti, ki o gitmeye hiç de isteksiz değildim. François sinirliydi. Şimdi, gar vakti, seni seviyorum, diye bağırdı, gelerek elinde ağır bir sopa ile geri döndü. Buck, kırmızı kazaklı adamı hatırladı ve yavaşça geri çekildi, o da değildi, sol Lex tekrar öne çıkarıldığında saldırmaya çalıştı. Ama o kulübün menzilinin hemen ötesinde daire içinde dolaşıyor, acı ve öfkeyle hırlıyordu ve daire çizerken kulübü izledi ki atılsa ondan kaçmak için François, çünkü kulüp konusunda bilge olmuştu. Şoför işini sürdürdü ve Buck'ı eski yerine yerleştirmeye hazır olduğunda seslendi Dave'in önünde. Buck 2-3 adım geri çekildi. François onu takip etti, bunun üzerine tekrar geri çekildi. Bir süre sonra François Buck'ın dayak yemekten korktuğunu düşünerek. Ama Buck açık bir isyan halindeydi. O kulüpten kaçmak için değil, liderliğe sahip olmak istiyordu. Onundusa.
Bunu hak etmişti ve daha azıyla yetinmeyecekti. Perro bir el tuttu. Birlikte onu uzun süre koştular saat. Ona sopa fırlattılar. Kaçtı. Onu, babalarını ve annelerden önce, ardından gelecek tüm tohumları en uzak yerlere kadar nesil ve vücudundaki her tüy, damarlarındaki kan damlası ve o lanetle hırlayarak cevap verdi ve onların erişiminden uzak tuttu. Kaçmaya çalışmadı, uzaklaştı ama kampın etrafında geri çekildi, açıkça duyurdu ki arzusu karşılandı, içeri girecek ve iyi olacaktı. François oturdu ve başını kaşıdı. Perro saatine baktı ve küfretti. Zaman hızla geçiyordu ve 1 saat geçmiş, patikada olmaları gerekiyordu. François yine başını kaşıdı. Onu salladı ve mahcup bir şekilde gülümsedi kurye, omuzlarını silkti, yenildiklerini göstererek. O zaman François, Sol Lex'in durduğu yere çıktı ve Buck'a seslendi. Buck güldü, köpekler güler, ama mesafesini korurdu. François, Sol Lex'in izlerini çözdü ve onu eski yerine geri koydu. Ekip, kızağa bağlanmış bir şekilde duruyordu. Kesintisiz hat, patikaya hazır. Buck için başka bir yer yoktu, sadece önde. Bir kez daha François seslendi, Buck bir kez daha güldü ve uzak durdu. "Kulübe inin," diye emretti Perro. François itaat etti, bunun üzerine Buck zaferle gülerek içeri koştu ve sallanarak takımın başında pozisyon aldı. İzleri sabitlenmişti, kızak çıktı ve her iki adam da koşarken nehre doğru koştular. Trail. Köpek sürücüsü Buck'ı ve iki şeytanını önceden tahmin etmiş olsa da, şöyle buldu, gün henüz gençken, onu küçümsemişti. Buck bir şekilde liderlik görevleri ve yargı ile hızlı düşünmek gerektiği yerlerde ve hızlı hareket ederek, kendini Spitz'in bile üstün biri olarak gösterdi. François hiç eşit görmemişti. Ama Buck'ın yasaya uyması ve arkadaşlarının ona uymasını sağlaması mükemmeldi. Dave ve Sol Lex, liderlik değişikliğinden rahatsız olmadılar. Hiçbir şey değildi işlerinin işini. Onların işi, büyük bir emek ve büyük bir emek olmaktı. İzler, bu konuda müdahale edilmediği sürece, ne yapılacağı umurunda değildi oldu. İyi niyetli bile, onların umurlarında olduğu kadar liderlik edebilirdi, yeter ki düzeni korudu. Ancak takımın geri kalanı son dönemde kontrolsüzleşmişti. Spitz günleri sürdü ve Buck yalamaya başladıkça onların şaşkınlığı harikaydı, onları şekile sokmak. Pique, Buck'un peşinden çeken ve 1 gram daha fazla koymayan göğüs bandına karşı zorunlu olduğu kadar ağır bir ağırlık vardı ve defalarca tembellik için sarsılır ve ilk gün bitmeden önce çekiştirmeye başladı, hayatında her zamankinden daha fazla. Kamptaki ilk gece, Joe, ekşi olan, ağır şekilde cezalandırıldı, Spitz'in asla başaramadığı bir şey. Buck, üstün ağırlığıyla onu boğdu ve onu doğru yana kadar kesti, çıkışını bıraktı ve merhamet için inlemeye başladı. Takımın genel tonu hemen yükseldi. Eski zamanına kavuştu dayanışma ve köpekler bir kez daha izlerde bir köpek gibi zıpladılar. Pistte Rapids'e 2 yerli Husky, Teak ve Kona eklendi ve hızlılık ile Buck onları bu şekilde bozdu ve François'nin nefesini kesti. "Böyle bir köpeği Buck gibi bir kişi asla yok," diye bağırdı. "Hayır, Nevayre. Hem bir tazın, dollayre değer, gar. Ha, ne diyorsun, Perro?" Ve Perro başını salladı. O zamanlar rekorun öndeydi ve gün geçtikçe yükseliyordu. Patika mükemmel durumdaydı, iyi doldurulmuş ve sertti, ayrıca yoktu mücadele etmek için yeni düşen karlar. Çok soğuk değildi. Sıcaklık sıfırın altına 50 derece düştü ve tüm yol boyunca orada kaldı. Adamlar bindi ve sırayla koştu ve köpekler sıçrayışta tutuldu, ancak nadiren duraklamalar yapıldı. 30 mile nehri nispeten buzla kaplıydı ve onlar bir gün dışarı çıktıkları için 10 gün sürmüştü. Tek bir koşuda başardılar. Lake ile Barch'ın eteğinden Whitehorse Rapids'e 60 millik bir koşu. Marsh, Tagish ve Bennett'in, 70 mil uzunluğundaki göller, üzerinden çok hızlı uçtular, sırası olan adamın kızakın arkasından çekildiğini ip. Ve ikinci haftanın son gecesinde White Pass'ı geçtiler ve Skagway ve gemi ışıklarıyla birlikte deniz yamacına indi. Ayakları, rekor bir dönemdi. 14 gün boyunca her gün ortalama 40 mil yol kat etmişlerdi.
Perrault ve François 3 gün boyunca ana caddede sandıkları yukarı aşağı fırlattılar. Skaguay'dan ve içki davetleriyle dolup taştı, takım ise sürekli bir köpek avcıları ve muserlerden oluşan tapınan bir kalabalığın merkezi. Sonra 3 veya kasabayı temizlemeyi amaçlayan 4 batılı kötü adam acıları için biber kutuları ve kamu ilgisi diğer idollere yöneldi. Sıradaki resmi emirler geldi. François Baku yanına çağırdı, kollarını onun etrafına doladı, onun için ağladı. Ve bu, François ve Perrault'un son hikayesiydi. Diğer erkekler gibi, Bak'ın hayatından tamamen ayrıldılar. Bir İskoç melez atası onun ve arkadaşlarının yönetimini üstlendi ve yanında bir düzine başka köpek takımı ile yorgun patikadan Dawson'a geri döndü. Yok şimdi hafif koşu, ne rekor süre, ama her gün ağır bir yükle ağır bir emek arkada. Çünkü bu, dünyadan insanlara haber taşıyan posta treniydi, kutup gölgesinde altın arayan. Bak bundan hoşlanmadı ama işe iyi katlandı, sonrasında gurur duydu. Dave ve Sol Lex'in tavrı ve arkadaşlarının gurur duyup gurur duymalarını görmek içinde olup olmamaları da hak ettiği payı aldı. Monoton bir hayattı, makine gibi düzenlilik. Bir gün diğerine çok benziyordu. Her biri belirli bir saatte sabah aşçılar geldi, ateşler yakıldı ve kahvaltı yapıldı. O zaman, bazıları kampı terk ederken, bazıları köpekleri koşumladı ve onlar yola çıktı şafak habercisi olan karanlıktan 1 saat kadar önce. Gece kamp yapıldı. Bazıları sinekleri atarken, bazıları odun ve çam dalları keserek yataklar ve bazıları aşçılar için su veya buz taşıyordu. Ayrıca, köpekler beslenmek, onlar için bugünün tek özelliğiydi, ama tembellik yapmak iyiydi. Balık yendikten sonra, diğer köpeklerle yaklaşık 1 saat kadar, 500 tutar vardı. Aralarında şiddetli savaşçılar vardı, ama en şiddetlilerle 3 dövüş, Baku ustalığa getirdi, böylece diken diken oldu ve dişlerini gösterdi, yolundan çekildiler. Belki de en iyisi, ateşin yanında yatmayı seviyordu. Arka bacakları çömelmiş o, ön bacakları öne uzatılmış, başı kalkmış, gözleri hayalsel bir şekilde kırpıştırıyordu alevlerde. Bazen Yargıç Miller'ın büyük evini düşünüyordu. Güneşli Santa Clara Vadisi, çimento yüzme tankı ve Yesable, Meksikalı tüysüz ve Toots, Japon Pug, ama sık sık hatırlıyordu kırmızı kazaklı adam, Curly'nin ölümü, Spitz ile büyük kavga ve yediği ya da yemek istediği iyi şeyler. Ev özlemi yoktu. Güneşlik çok loş ve uzaktı. Böyle anıların üzerinde hiçbir gücü yoktu. Çok daha fazlası güçlü olan mirasının anıları, daha önce hiç görmediği şeyleri vermişti. Görünmeden önce bir tanıdıklık vardı. İçgüdüleri, ki bunlar sadece onun anılarıydı, atalar alışkanlık haline gelir ve bu durum sonraki günlerde ve daha sonra onu hızlanıp yeniden canlandırdı. Bazen orada çömelmiş, alevlere hayalperest göz kırpırken, öyle hissediyordu ki alevler başka bir ateşin ateşiydi ve o diğer ateşin yanında çömelirken öndeki melez aşçıdan başka bir adamı gördü. Bu diğer adam bacakları kısa, kolu daha uzundu, kasları ipli ve yuvarlak ve şiş değil, düğümlüydü. Bu adamın saçları uzundu ve matlaşmıştı ve başı gözlerinden sonra altına doğru eğildi. Garip bir şekilde söyledi, sesleri duydu ve içine baktığı karanlıktan çok korkmuş gibi görünüyordu. Sürekli olarak, diz ile ayak arasında asılı duran elini tutarak, bir sonuna kadar hızlı yapılmış ağır bir taşla devam edin. Neredeyse çıplaktı, yırtık bir ve sırtının bir kısmında asılı ateşle yakılmış deri vardı, ama vücudunda çok saçıydı. Bazı yerlerde, göğüs ve omuzlar boyunca ve aşağıya doğru kolları ve uylukları dışında, neredeyse kalın bir kürkle kavuşmuştu. Gerçekten yaptı, dik durmak değil, gövdesi kalçalardan öne doğru eğik, bacakları dizlerinden bükülmüş. Vücudunda tuhaf bir yaylama vardı, ya da dirençli, neredeyse kedi gibi ve içinde yaşayan biri gibi hızlı bir uyanıklık, görülen ve görünmeyen şeylerden sürekli korku. Diğer zamanlarda bu kıllı adam başını bacaklarının arasına tutarak ateşin yanında çömelmiş olurdu ve uyudu. Böyle durumlarda dirsekleri dizlerinin üzerinde, elleri kenetlenmiş olurdu başının üstünde, sanki kıllı kollarıyla yağmur yağdıracakmış gibi. Ve o ateşin ötesinde, dönen karanlıkta Bak,
2-2, birçok parlak kömür görebiliyordu, her zaman iki iker iker olurdu, ki bunların büyük yırtıcı hayvanların gözleri olduğunu biliyordu. Ve o çalılıklar arasından vücutlarının çarpma sesini ve sesleri duyabiliyordu gece vardı. Ve orada, Yukon kıyısında, tembel gözlerle rüya kurmak ateşe göz kırpır, bu sesler ve başka bir dünyanın görüntüleri sırtına doğru yükselen saçları omuzlarının üzerinden yukarı doğru duruyor boynunu tutana kadar, alçak ve bastırılmış bir şekilde inlemeye ya da hafifçe hırlayana kadar, ve melez aşçı ona bağırdı, "Hey, sen bak, uyan." Bunun üzerine diğer dünya kaybolur ve gerçek dünya gözlerine gelir, ve o kalkıp esnedi ve uyuyormuş gibi esnedi. Posta arkalarında ve ağır iş onları yıpratırken zorlu bir yolculuktu aşağı. Dawson'ı yaptıklarında kiloları azalmış ve kötü durumdaydılar ve en az 10 gün ya da bir hafta dinlenmeliydi. Ama 2 gün sonra, kışladan Yukon kıyısına indiler, yüklü dışarıya mektuplarla. Köpekler yorgundu, sürücüler homurdanıyordu ve dahası, her gün kar yağıyordu. Bu yumuşak bir patika anlamına geliyordu, daha büyük koşucularda sürtünme ve köpekler için daha ağır çekme, ama sürücüler tüm bunlara rağmen adil davrandılar ve hayvanlar için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Her gece önce köpeklere bakılırdı. Sürücüler yemeden önce yediler ve kimse onun uyku cübbesini aramadı, ta ki köpeklerin ayaklarını görene kadar. Sürdü. Yine de güçleri azaldı. Kışın başından itibaren yorgun mesafeyi kızaklarla sürüyerek 1800 mil yol kat etmişti ve 1800 mil en zorluğu anlatacak. Buck dayandı, arkadaşlarını işlerine devam ettirmek ve disiplini korumak istiyordu. Ama kendisi de, çok yorgundum. Bile her gece uykusunda düzenli olarak ağlayıp inliyordu. Joe her zamankinden daha aboruydu, Sol Lex ise kör tarafta ya da başka bir şekilde ulaşılmazdı yan. Ama en çok acı çeken David'i. Onunla ilgili bir şeyler ters gitmişti. O daha kasvetli ve sinirli hale geldi, kamp kurulduğunda hemen kendi şoförü onu beslediği yuvası. Harness'ten çıkıp indikten sonra ise sabah koşum takma zamanına kadar tekrar ayağa kalktı. Bazen, izler, kızak ani durduğunda ya da çalıştırmak için zorlandığında acı içinde bağıracaktı. Şoför onu inceledi ama bulabildi hiçbir şey. Tüm sürücüler davasına ilgi duymaya başladı. Konuştular, yemek zamanı, yatmadan önceki son pipolarını ve bir gece bir danışma yaptı. Yuvasından ateşe getirildi ve sıkıştırıldı ve defalarca bağırana kadar dürttü. İçinde bir şeyler yanlıştı, ama onlar kırık kemik bulamadım, çıkamıyordu. Kasyar bara ulaştığında o kadar zayıftı ki düşüyordu izlerde tekrar. İskoç melez durdu ve onu öldürdü takımın bir sonraki köpeği, Sol Lex'i, kızağa hızlıca yaklaştırıyordu. Amacı şuydu Dave'yi dinlendirmek için, kızakın arkasında serbest koşmasına izin vermek. Hasta olduğu kadar hastaydı, Dave dışarı çıkarılmaktan hoşlanmıyordu, izler varken homurdanıp hırladı Sol Lex'i görünce kalbi kırık bir şekilde inliyordu uzun süre elinde tuttuğu ve hizmet ettiği pozisyon. Çünkü iz ve izin gururu onun ve ölümüne hasta olduğu için başka bir köpeğin onun yapmasına dayanamazdı iş. Kızak başladığında, yumuşak karda dövülmüş karın yanında sendeleyerek durdu Sol Lex'e dişlerini kullanarak saldırıyor, ona doğru koşup onu yumuşak karın içine itti, içine atlamaya çalıştı izlerini ve kızak arasına girmesini ve tüm bunları yaparken mızmızlanmasını ve acı içinde çığlık atıp ağlamak. Melez onu uzaklaştırmaya çalıştı kamçıyla, ama o kırbaç acısını aldırmadı ve adam da umursamadı daha sert vurmak için kalp. Dave, arkasındaki patikada sessizce koşmayı reddetti kızak gibi, gitmek kolaydı ama yumuşak havada yanımızda sendeleyerek durmaya devam etti gitmenin en zor olduğu yer olan kar, ta ki Bitkin'e kadar. Sonra düştü ve yattı oraya düştü, uzun kızak treni hızla geçerken hüzünlü bir şekilde uludu. Son gücünü de kullanarak arkasından sendeleyerek ilerlemeyi başardı tren bir kez daha durdu, o kızakların yanından kendi kızağına doğru sürünerek geçti, Sol Lex'in yanında durduğu yerde. Şoförü ışık almak için bir an durdu arkasındaki adamdan gelen piposu için. Sonra geri döndü ve köpeklerini yaptı.
Onlar şaşırtıcı bir çaba göstermeden patikada sallanıp başlarını çevirdiler, huzursuzca durdu ve şaşkınlıkla durdu. Şoför de şaşırdı, kızak hareket etmedi. Yoldaşlarını bu manzarayı görmeye çağırdı. Dave isirmişti, sol Lex'in her iki izini de vardı ve kızağın tam önünde duruyordu, doğru yerinde. Gözleriyle orada kalmasını yalvardı. Sürücü şaşkındı. Onun yoldaşlar, bir köpeğin bu aletten mahrum bırakılarak kalbini nasıl kırabileceğinden bahsettiler. Onu öldüren bir iş ve bildikleri örnekleri hatırlıyordu. Köpekler çok yaşlı, çünkü emek ya da yaralananlar, izlerinden çıkarıldıkları için ölmüştü. Ayrıca, Dave'in zaten ölmesi gerektiği için bunu bir merhamet olarak gördüler, izler, kalpten rahat ve huzurlu. Böylece tekrar ve gururla bağlandı, eskiden olduğu gibi çekti, ama birden fazla kez istemsizce bağırdı. İç içe bir ısırık acı veriyordu. Birkaç kez düştü ve sürüklenerek izleri ve kızak üzerine geldiğinde o da topallayarak bir sürüyle arka bacakları. Ama kampa ulaşana kadar dayandı, sürücüsü ona bir yer açtığında ateş. Sabah onu seyahat etmek için çok zayıf buldu. Takma zamanı bunu denedi, sürücüsüne sürünerek. Sarsıntılı çabalarla ayağa kalktı, sendeledi ve düştü. Sonra yavaşça koşumların olduğu yere doğru ilerledi. Arkadaşlarına yükleniyordu. Ön bacaklarını öne çıkarır ve vücudunu yukarı çekerdi. Ön bacaklarını öne çıkarıp kasaba yaptığında bir tür sıkışma hareketiyle birkaç santim daha ileriye. Gücü onu kaybetti, son gücü ise ona, arkadaşları onu gördü, karda nefes nefese yatıyor ve onlara özlem duyuyordu. Ama onlar onun hüzünlü ulumasını duyabiliyordu, ta ki bir kemerin arkasında gözden kaybolana kadar nehir kerestesinden. Burada tren durduruldu. İskoç melez yavaşça adımlarını geri aldı bıraktıkları kampı. Adamlar konuşmayı kesti. Bir tabanca ateşi çaldı. Adam aceleyle geri döndü. Kırbaçlar çırladı, çanlar neşeyle çaldı, kızaklar patika boyunca dönüyordu. Ama Buck biliyordu ve her köpek biliyordu, neyin nehir ağaçlarının kuşağının arkasında gerçekleşmiştir. Dawson'dan ayrıldıktan sonra 30 gün sonra, tuzlu su postası, Buck ve ön sıradaki arkadaşları Sikagua'ya vardı. Berbat bir haldeydiler, yıpranmışlardı, yıpranmış ve yıpranmış. Buck'ın 140 poundu ise 115. Diğer arkadaşları, daha hafif köpekler olmasına rağmen, ondan nispeten daha fazla kilo vermişti. Pike, hayatı boyunca yaramaz aldatmacasına, sık sık yaralı bir bacağını başarıyla taklit etmişti, şimdi topallayarak içeri giriyordu samimi. Sol Lex topallıyordu, Dab ise bir avtomatla zorlanıyordu omuz bıçağı. Hepsi çok ağrıyordu. Onlarda ne yay ne de geri dönüş kalmamıştı. Onların ayakları patikaya ağır bastı, bedenlerini sarstı ve yorgunluğu 2 katına çıkardı, bir günlük yolculuk. Onlarla ilgili hiçbir sorun yoktu, sadece şu: ölü yorgundu. Kısa sürede ortaya çıkan ölü yorgunluk değildi ve aşırı çaba ile iyileşmenin saatler içinde gerçekleştiği bir süreçtir, ama o yavaş ve uzun süreli güç boşaltmasıyla gelen ölü yorgunluk. Aylarca süren bir emek. Artık iyileşme gücü kalmamıştı, yedek güç yoktu, çağır. Hepsi kullanılmıştı, son en ufak bir parça. Her kas, her lif, her hücre, yorgundu, ölü yorgun. Ve bunun bir sebebi vardı. Daha az son 5 aydan fazla 2500 mil yol kat ettiler, bunların sadece 5 gün dinlendiği 1800. Ne zaman Sikagua'ya vardıklarında görünüşe göre son dalgalarını sona erdirmişlerdi. Zar zor yapabiliyorlardı, izleri sıkı tutun ve aşağı eğimlerde ise sadece kızak yolu. Hadi bakalım, acı ayaklar, sürücü onları teşvik ederken Sikagua'nın ana caddesi boyunca sendeleyerek ilerledi. Bu işte Las Denvi bir uzun rezerval, ha? Kesinlikle, bir zorba uzun rezerv. Sürücüler uzun bir mola beklerken kendinden emin oldular. Kendileri ise bunu örtmüşlerdi, 2 gün dinlenme ile 1100 mil ve mantıklı olarak ve ortak adalet için bir süreli tembellik hak ediyorlardı. Ama o kadar çok kişi vardı Klondike'e aceleyle girenler ve o kadar çok sevgili, eş ve acele etmeyen akrabalar, sıkışık posta Alpine üzerine geliyordu oranlar, ayrıca resmi emirler de vardı.
Hudson Bay köpeklerinden taze partiler yol için değersizlerin yerini alacaklardı. Değersiz olanlar kaldırılacaktı ve köpekler dolara karşı pek önemli olmadığı için, onlar satılacaktı. 3 gün geçti, o zamana kadar Buck ve arkadaşları ne kadar yorgun ve zayıftılar. Sonra, 4. günün sabahı, Amerika'dan 2 adam gelip onları koşumlarıyla birlikte bir şarkı için satın aldı. Adamlar her birine hitap etti, diğerleri ise, Hal ve Charles olarak bilinir. Charles bir orta yaşlı, açık renkli bir adam, zayıf ve yaşlı gözlü, bıyıklı, şiddetle ve güçlü bir şekilde yukarı kıvrılan bir parça, gevşek sarkıklara yalan verdi, dudak gizliydi. Hal, 19 ya da 20 yaşında, büyük bir çocuktu. Colt'un tabancası ve kemerine bağlanmış bir av bıçağı oldukça fişeklerle doluydu. Bu kemer en dikkat çekici şeydi onu. Bu, onun kendini itiraf etmesini ilan ediyordu, saf ve tarif edilemez bir kendiliği. Her iki adam da açıkça yersizdi ve neden böyle macera yapmalılar? Kuzey, anlayışın ötesindeki gizemin bir parçasıdır. Buck, sürtünme sesini duydu, paranın adam ile hükümet ajanıydı ve İskoç melez ve posta treninin sürücüler Perro ve François'nin ardından hayatından ayrılıyordu ve daha önce gitmiş olanlar. Arkadaşlarıyla birlikte yeni sahiplerin kampında, Buck çadırın yarısı olan sayaksız ve dağınık bir iş gördü, gerilmiş halde, bulaşıklar yıkanmamış, her şey düzensiz, ayrıca bir kadın gördü. Mercedes, dedi adamları. O, Charles'ın eşiydi ve Hal'in kız kardeşi, güzel bir aile partisi. Buck, çadırı yıkmaya başlarken onları endişeyle izledi ve kızak yükle. Tavırlarında çok çaba vardı ama hayır, iş dünyasında bir yöntem. Çadır 3 kez garip bir paket halinde yuvarlandı. Olması gerektiği gibi büyük. Teneke tabaklar yıkanmadan yığılmıştı. Mercedes sürekli adamlarının önünde çırpınıyor ve kesintisiz bir şekilde devam ediyordu, azarlama ve tavsiye dolu sohbetler. Üzerine bir çamaşır torbası koyduklarında kızağın önüne koyulmasını önerdi ve arkasına koydu ve birkaç başka demetle örtüydü, başka hiçbir yerde bulunamayacağı, sadece o alanda olan gözden kaçmış makaleler keşfetti. Seki aldılar ve tekrar boşalttılar. Komşu çadırdan 3 adam dışarı çıktı ve gülümseyerek göz kırparak izledi, birbirlerine bakıyordu. Zaten çok akıllıca bir yükün var, dedi biri, ve sana işini söylemem gereken ben değilim, ama ben olsam o çadırı yanında taşımazdım. Hayal bile edilmemiş, diye bağırdı Mercedes, ellerini incelikle kaldırarak üzgünlük. Ama çadırsız idare edebilir miyim? İlkbahar ve artık üşümeyeceksin hava durumu, diye yanıtladı adam. Kararlı bir şekilde başını salladı ve Charles ile Hal son küçük eşyaları koydu, dağlık yükü aş. Sürer mi sanıyorsun, diye sordu adamlardan biri. Neden olmasın ki? Charles oldukça kısa sürede sordu. Sorun değil, dedi adam utangaçça söylemeye acele etti. Sadece merak ediyordum, hepsi bu. O üstü biraz ağır görünüyordu. Charles sırtını döndü ve kırbaçları olabildiğince aşağı çekti, ki hiç iyi değildi. Tabii ki köpekler bununla bütün gün yürüyebilirler, arkalarında bir düzen var, diye onayladı ikinci bir adam. Elbette, dedi Hal, donmuş bir nezaketle, bir eliyle G-Pole, diğer eliyle kırbacını sallıyordu. Muş, diye bağırdı. Oraya püre et. Köpekler göğüs bantlarına fırladı, birkaç saniye sertçe gerildi, sonra rahatlamıştı. Kızak hareket edemedi. Tembel vahşileri göstereceğim, diye bağırdı, hazırlanırken onlara kırbacla saldırıyor. Ama Mercedes araya girdi. Ah, Hal, yapmamalısın, diye bağırdı, kırbacı yakalayıp ondan kopardı. Zavallı sevgililer, şimdi, geri kalanında onlara karşı sert olmayacağına söz vermelisin. Yoksa bir adım bile atamam. Köpekler hakkında ne kadar çok şey biliyorsun, diye alaycı bir şekilde söyledi kardeşi, ve keşke beni rahat bıraksan. Tembeller, söylüyorum ve onlardan bir şey almak için onları kırbaçlaman gerekiyor. Bu onların yol, herhangi birine sor, o adamlardan birine sor. Mercedes onlara yalvaran bir şekilde baktı, acı yazılı görünce tarifsiz bir tiksinti güzel yüzünde. Su kadar zayıflar, bilmek istersen, diye cevap verdi adamlardan birinden.
Erik yorulmuş, işte bu önemli. Dinlenmeye ihtiyaçları var. Dinlenme boş olsun, dedi Hal, sakalsız dudaklarıyla, ve Mercedes, ah, dedi, yeminle acı ve hüzünle. Ama o klan tarzı bir yaratıktı ve hemen onun savunmasına koştu kardeşim. O adamı boş ver, dedi iğrenç bir şekilde. Köpeklerimizi sen sürüyorsun ve en iyi bildiğin şeyi yapıyorsun onlar. Hal'ın kırbacı yine köpeklerin üzerine düştü. Kendilerini göğüs bantları, ayaklarını dolu karın içine gömdüler, alçaktan indiler ve tüm güçlerini ortaya koydular. Kızak bir çapa gibi tutuyordu. 2'den sonra çaba harcadılar, nefes nefese durdular. Kırbaç vahşice ıslık çalıyordu, bir kez daha fazla Mercedes müdahale etti. Bakın önünde diz çöktü, gözyaşları içinde gözleri ve kollarını boynuna doladı. Zavallı, zavallı sevgililer, diye acımasızca bağırdı, neden sert çekmiyor musun, o zaman kırbaçlanmazsın. Bak onu sevmiyordu ama ona karşı koyacak kadar kötü hissediyordu, bu, günün berbat işinin bir parçası olarak görüyordu. Sıcak konuşmayı bastırmak için dişlerini sıkan izleyicilerden biri, şimdi konuştu. Senin başına ne gelirse umursamıyorum, ama köpeklerin iyiliğine söylemek istiyorum, onlara çok yardımcı olabilirsin o kızakla çıkmak. Koşucular hızla donup kaldı. Ağırlığını ver sağa sola ve sağa doğru direk ve onu kır. 3. kez deneme yapıldı. Ancak bu sefer tavsiyeye uyarak Hal karın içinde donmuş olan koşucuları çıkardı. Aşırı yüklenen ve hantal kızak ilerledi, Buck ve arkadaşları deli gibi mücadele ediyordu darbe yağmuru. 100 metre ileride yol dik bir şekilde döndü ve eğimli şekilde ana cadde. Deneyimli bir adam gerektirirdi üstten ağır bir kızak dik duruyordu ve Hal öyle bir adam değildi. Dönüşte sallanırken kızak devrildi, yükünün yarısı gevşek bağlamaların arasından döküldü. Köpekler hiç durmadı. Hafifletilmiş kızak arkalarında yan tarafa zıplıyordu. Onlar da maruz kaldıkları kötü muamele ve haksız yük yüzünden öfkeliydiler. Buck öfkelenirdi. Koşmaya başladı, takım da onun peşinden gitti. Hal ağladı, vay, vay, diye düşündüler. Tökezledi ve yerinden çekildi ayakları. Devrilen kızak üzerine düştü ve köpekler yukarı koşmaya devam etti. Skaguay'ın neşesini artırarak geri kalan bölgeyi dağıttılar. Aracı ana yolu boyunca buldu. İyi kalpli vatandaşlar köpekleri yakalayıp dağılmış eşyaları topladı. Ayrıca, tavsiyeler verdiler. Yükün yarısı ve köpeklerin 2 katı beklediklerinde, eğer beklerlerse Dawson'a ulaşmak için söyleniyordu. Hal ve kız kardeşi ile kayınbiraderi isteksizce dinledi, çadır kurdu ve kıyafeti tamamen yeniledi. Konserve ürünler uzun yoldaki konserve ürünler bir hayal edilecek bir şey. Otel için battaniyeler, dedi adamlardan biri gülen ve yardım eden biri. Yarı kısmı fazla, onlardan kurtul. Atış o çadırı ve tüm o bulaşıkları götürsün, kim yıkayacak, neyse. Aman tanrım, Pullman'da seyahat ettiğini mi sanıyorsun? Ve böylece devam etti, gereksizlerin kaçınılmaz olarak ortadan kaldırılması. Mercedes ağladı kıyafet torbaları yere döküldüğünde ve makale üstüne makale atıldı. Genel olarak ağlardı, özellikle her biri için ağladı atılmış şey. Ellerini dizlerinin etrafında kavradı, ileri geri sallandı kalbi kırık bir şekilde. 1 santim bile gitmeyeceğini söyledi, bir düzine bile Charles. Herkese ve her şeye hitap etti, sonunda gözlerini sildi ve zorunlu olan giysi eşyalarını bile atmaya devam etti gerekli malzemeler. Ve kendi coşkusunu bitirdiğinde, saldırdı adamlarının eşyalarını ve onları bir kasırga gibi kaybetti. Bu başarıyla birlikte, kıyafet 2'ye bölünmüş olsa da hala güçlü bir yığındı. Charles ve Hal akşam dışarı çıkıp 6 outside köpeği aldılar. Bunlar, orijinal takımın 6'sına ve Teak ile Kona'ya ek olarak, Huskies Ring Rapids'te rekor turunda takımı 14'e çıkardı. Ama dışarıdaki köpekler, inişlerinden beri neredeyse içeri girilmiş olmalarına rağmen, işe yaramıyordu çok fazla. 3'ü kısa saçlı Pointer, biri Newfoundlandlıydı ve diğer ikisi ise cinsi belirsiz melezlerdi. Onların farkında gibi görünmüyordu her şey, bu yeni gelenler. Buck ve yoldaşları onlara tiksintiyle baktılar ve onlara yerlerini ve ne yapmamaları gerektiğini hızlıca öğretse de,
Bunu başarabiliyordu, onlara ne yapacaklarını öğretmek değil. İz sürüp takip etmeyi hiç hoş karşılamadılar. İki melez hariç, şaşkınlık içinde ve ruhları kırılmıştı. Kendilerini buldukları garip vahşi ortam ve hastalar tarafından aldıkları muamele. İki melez hiç ruhsuzdu, kemikler onlardaki tek kırılabilir şeylerdi. Yeni gelenler umutsuz ve hüzünlü halde, eski takım ise yorgun 2500 mil kesintisiz patika, manzara kesinlikle farklı değildi, parlak. Ancak iki adam oldukça neşeliydi. Ve onlar da gurur duyuyordu. 14 köpekle şık bir şekilde yapıyorlardı. Başka görüşleri görmüşlerdi, kızaklar geçitten Dawson'a kalkar ya da Dawson'dan gelir, ama hiç gelmemiştir 14 köpeğe kadar olan bir kızak gördüler. Arktik seyahatinin doğasında 14 köpeğin bir kızak sürüklememesi için bir sebep vardı, o da o kızak 14 köpek için yem taşıyamıyordu. Ama Charles ve Hal bunu bilmiyordum. Yolculuğu bir kalemle hesaplamışlardı, o kadar ki köpek, ne kadar çok köpek, ne kadar çok gün, Q.E. 500. Mercedes omuzlarının üzerinden baktı ve kapsamlı bir şekilde başını salladı, her şey çok basitti. Ertesi sabah geç saatlerde uzun ekibi sokakta yukarı götürdü. Hiçbir şey yoktu canlı, ne çıtırtı ne de gücü, ne de arkadaşları içindeydi. Ölmeye başlamışlardı yorgun. Tuzlu su ile Dawson arasındaki mesafeyi 4 kez katmıştı ve bir zamanlar aynı izle yüzleştiğini bilmek, yorgun bir şekilde daha fazlası, onu acı bir şekilde kırgıldırdı. Onun kalbi çalışmada değildi, hiçbir kişinin kalbi de değildi köpek. Dışarıdakiler çekingen ve korkmuştu, içerililer ise güvensizdi. Efendilerini, bu iki adam ve kadına bağlı bir şey olmadığını hafifçe hissetti. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorlardı ve günler geçtikçe durum öğrenemeyecekleri belli oluyordu. Her konuda gevşektiler, düzen ya da disiplin. Dağınık bir kamp kurmaları gecenin yarısını sürdü ve sabahın yarısı kampı kırmak ve kızak dolu olmak için bu kadar sürdü. Günün geri kalanında durmakla meşgul oldukları dağınık bir şekilde yükü yeniden düzenliyor. Bazı günler 10 mil yürüyemezlerdi. Diğer günlerde ise hiç başlayamıyordu. Ve hiçbir gün başarılı olamadı, erkeklerin köpek mamasında temel olarak kullandığı mesafenin yarısından fazlası hesaplama. Köpek maması konusunda kısıntı yapmaları kaçınılmazdı. Ama hızlandırdılar aşırı beslemeyle, yetersiz beslenmenin başladığı günü daha yakınlaştırmak. Dışarıdaki köpekler, sindirimleri kronik kıtlık tarafından eğitilmemiş en çok küçük, açgözlü iştahları vardı. Ve buna ek olarak, yıpranmış husky'ler zayıfça çekildi, Hal ortodoks rasyonunda fazla olduğunu düşündü küçük. Onu 2 katına çıkardı. Ve tüm bunların zirvesinde, gözyaşları içinde Mercedes güzel gözleri ve boğazındaki titreme, onu daha da köpek, balık çuvallarından çalıp sinsi bir şekilde besliyordu. Ama öyleydi ve husky'lerin ihtiyacı olan yiyecek değil, dinlenme. Ve yine de öyleydiler, kötü zamanda, taşıdıkları ağır yük güçlerini ciddi şekilde tüketiyordu. Sonra yetersiz beslenme başladı. Bir gün Hal köpek mamasının yarısı gitmiş, mesafenin sadece çeyrek kısmı katılmıştı, ayrıca, aşk için veya para, ek bir köpek maması bulunamadı. Bu yüzden hatta ortodoks payı ve günlük yolculuğu artırmaya çalıştı. Kız kardeşi ve kayınbiraderi de onu destekledi, ama ağır kıyafetlerinden dolayı hayal kırıklığına uğramışlardı ve kendi yetersizlikleri. Köpeklere daha az yiyecek vermek basit bir meseleydi, ama köpekleri daha hızlı hareket ettirmek imkansızdı, kendi ise bunu yapamadıkları sabah daha erken yola çıkmak, daha uzun yol kat etmelerini engelledi saatler. Köpekleri nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlardı, aynı zamanda nasıl çalıştıracaklarını da bilmiyorlardı kendi çalışmaları için. İlk giden Doug'tu. Zavallı, bir hırsızdı, hep almaya çalışıyordu, yakalanıp cezalandırılmıştı, yine de sadık bir işçiydi. Onun kırılmış omuz kemiği, tedavi edilmemiş ve dinlenmemiş, kötüye gitmiş, sonunda Hal onu büyük koltuğun tabancasıyla vurdu. Bu, ülkenin bir sözü, dışarıdan bir köpek husky rasyonundan açlıktan ölür, bu yüzden Altı yönetimindeki dışarıdaki köpekler, payın yarısında ölmekten başka bir şey yapamıyordu. Husky,
İlk Newfoundland takımı gitti, ardından 3 kısa saçlı işaret ederek, 2 melezin hayata daha sert tutunması ama son. Bu zamana kadar Güney'in tüm olanakları ve nezaketi yıkılmıştı 3 kişiden uzakta. İhtişamı ve romantizminden arınmış Arktik seyahati onlar için erkeklikleri ve kadınlıkları için çok sert bir gerçeklik haline geldi. Mercedes köpekler için ağlamayı bıraktı, kendi için ağlamakla çok meşguldü ve eşi ve kardeşiyle kavga etti. Kavga etmek tek şeydi, hiçbir zaman çok yorgun değillerdi. Onların sinirliliği acılarından kaynaklanıyordu, onunla birlikte arttı, 2 kat oldu, onu geride bıraktı. Muhteşem sabır, yoğun çalışan, acı çeken ve tatlı kalan insanlara gelen yol konuşma ve nazikçe, bu 2 adam ve kadına gelmedi. Onların yoktu, böyle bir sabırın bir ipucunu gösteriyordu. Gergin ve acı içindeydiler, kasları ağrıyordu, kemikleri ağrıyordu, kalpleri bile sızlıyordu ve bu nedenle sabah önce dudaklarında keskin konuşmalar ve sert sözler vardı gece son. Charles ve Hal, Mercedes onlara fırsat verdiğinde kavga ediyordu. Mesele her birinin işine fazlasıyla katkıda bulunduğuna inandığı değer veriyordu ve ikisi de her fırsatta bu inancı dile getirmekten vazgeçmezdi. Bazen Mercedes kocasının tarafındaydı, bazen de kardeşinin tarafındaydı. Sonuç çok güzeldi ve bitmek bilmeyen aile kavgası. Hangisinin kesileceği konusundaki bir anlaşmazlıktan başlayarak ateşe birkaç çubuk, bu tartışma sadece Charles ve Hal'i ilgilendiriyordu, şimdi ailenin geri kalanı da dahil edilecekti, babalar, anneler, amcalar, kuzenler, binlerce kilometre uzaktaki insanlar ve bazıları ölü. O Hal'in sanat hakkındaki görüşleri ya da annesinin oynadığı toplum türü kardeşim yazdı, birkaç çubuğun doğranmasıyla ilgisi olmalı. Odun ile anlayış geçiyor. Yine de tartışmanın daha olası olduğu kadar yüksekti bu yönde, Charles'ın siyasi önyargıları yönünde olduğu gibi. Ve Charles'ın kız kardeşinin hikaye dolu dilinin de önemli olması gerektiğini Yukon'da bir yangının oluşumuna kadar sadece Mercedes için görünürdü ve o da yükünü azalttı, kendisi de bu konuda bolca görüşe sahipti, bu arada birkaç başka konuda da kocasının ailesine özgü hoş olmayan özellikler. Bu arada, ateş inşa edilmemişti, kamp yarı dağılmıştı ve köpekler beslenmedi. Bir keresinde onu ana güçleriyle kızaktan indirdiler. Hiç yapmadılar yine. Bacaklarını şımarık bir çocuk gibi gevşetti ve üzerine oturdu Trail. Yollarına devam ettiler ama o hareket etmedi. Seyahat ettikten sonra 3 mil sonra kızakları boşalttılar, geri döndüler ve ana güçle yine kızakta onu. Kendi acılarının fazlasında, acılarına karşı duyarsızdılar hayvanlar. Hal'ın başkaları üzerinde uyguladığı teorisi şuydu ki, insan bunu yapmak zorunda, sertleş. Başlangıçta bunu kız kardeşine ve kayınbiraderine vaaz vererek başlamıştı. Başarısız olunca, topu köpeklere sopayla vurdu. 5 parmakta köpek maması bitti ve dişsiz yaşlı bir kadın onlara birkaç tane takas etmeyi teklif etti. Colt'un tabancası için kilo donmuş at derisi, Hal'in kalçasında av bıçağı şirketi. Yiyeceğin kötü bir yerine bu deri gibi, tıpkı aç atlardan soyulmuş olduğu gibi, 6 hayvancıların aç atlarından soyulmuştu aylar önce. Donmuş halinde, galvanizli demir şeritleri gibiydi ve bir köpek onu karnına soktuğunda, o seyrek ve incelmişti, besleyici deri iplikler ve kısa saçlar yığınına dönüşür, rahatsız edici ve sindirilemez. Ve tüm bunlar boyunca bak, takımın başında sendeleyerek ilerledi, sanki bir kabus. Çektiğini bildikçe çekti, artık çekemeyince yere düştü ve kırbaç ya da sopa darbeleriyle tekrar ayağa kalktı. Hepsi güzel tüylü paltosunun sertliği ve parlaklığı gitmişti. Saçları sarkıyordu. Yere düşmüş, gevşek ve sürüklenmiş ya da Hal'in kulübü olan yerde kurumuş kanla örtülmüş onu morardı. Kasları düğümlü iplere ve et pedlerine dönüşmüştü, kaybolmuştu, böylece her kaburga ve bedenindeki her kemik hata çizilmişti, boşluk kıvrımlarıyla kırışık olan gevşek deriden temizce geçti. Öyleydi yürek burkan, sadece bakın kalbi kırılmazdı. Kırmızı giysili adam kazak bunu kanıtlamıştı. Bak ile olduğu gibi, arkadaşları için de öyleydi. Yürüyüş yapıyorlardı iskeletler. Hepsi 7 kişiydi, kendisi de dahil.
Çok büyük sefalet, kırbaçların ısırığına ya da morluklara karşı duyarsızlaşmışlardı. Kulüp, dayağın acısı donuk ve uzaktı, tıpkı onların gözleri gördü ve kulakları duyuldu, donuk ve uzak görünüyordu. Yarısı değillerdi yaşayan ya da çeyrek yaşam alanı. Sadece içinde o kadar çok kemik torbası vardı ki hayat kıvılcımları hafifçe titredi. Bir duraklama yapılınca, aşağı indiler izler ölü köpekler gibiydi, kıvılcım söndü, soldu ve sönüyordu. Ve sopa ya da kırbaç üzerlerine düştüğünde, kıvılcım zayıfça yukarı kıvrıldı ve ayağa kalktılar ve sendelediler. Bir gün geldi ki, iyi niyetli bile düştü ve kalkamadı. Hal tabancasını takas etmişti, bu yüzden baltanı aldı ve Bile'nin kafasına vurdu izlerin içinde yatarken leşini koşumdan kesip sürükledi bir kenara. Bak gördü, arkadaşları da gördü ve bu şeyin onlara çok yakındı. Ertesi gün Koon'a gitti ve sadece beşi kaldı. Joe, kötü niyetli olamayacak kadar çok uzaklaşmış, Pike, sakat ve topal, sadece yarısı bilinçli ve yeterince bilinçsiz olarak daha uzun süre hareket edecek kadar bilinçsiz, Sol Lex, tek gözlü, iz ve izin zahmetine hala sadıktı ve bunu yaşadığı için yas tutuyordu çekme gücü az, Teak, o kadar uzağa gitmemişti ki kış ve şimdi diğerlerinden daha çok yenilmiş çünkü daha taze olmuştu. Ve bak, hala takımın başındaydı ama artık disiplin ya da uygulama yapmıyordu bunu zorlamaya çalışıyor, yarı zaman zayıflıkla kör ve izi koruyor tezgahı ve ayaklarının loş hissi. Güzel bir bahar havasıydı ama ne köpekler ne de insanlar bunun farkında değildi. Her gün güneş daha erken doğup daha geç batardı. Saat 3'te şafak doğmuştu. Sabah ve alacakaranlık gece 9'lara kadar sürdü. Tüm uzun gün bir güneş parıltısı. Hayaletimsi kış sessizliği yerini büyük bahara bırakmıştı uyanış hayatının mırıltıları. Bu fısıltı tüm topraklardan yükseldi, yaşama sevinci. Yeniden yaşayan ve hareket eden şeylerden geliyordu. Uzun don ayları boyunca hareket etmemiş ve ölüydü. Çam köklerinde şire yükseliyordu. Söğüt ve kavak ağaçları genç olarak fışkırıyordu buz. Çalılar ve sarmaşıklar taze yeşil giysiler giyiyordu. Çırcır böcekleri şarkı söyledi geceler, gündüzler ise her türlü sürünen şeyler hışırdadı güneşe doğru ileri. Keklikler ve ağaç kakanlar gürültü yapıyor ve kapıyı vuruyordu. Orman, sincaplar cıvıldıyor, kuşlar ötüyor ve yukarıdan korna çalıyordu. Güneyden kurnaz bir halde havayı yaran vahşi kuşlar. Her tepe yamacından akan suyun damlası, görünmeyeceğin müziği geliyordu çeşmeler. Her şey çözülüyor, bükülüyor, kopuyordu. Yukon zorluyordu, onu saran buzu kırmak için. Altından yiyordu, güneş yukarıdan yedi. Hava delikleri oluştu, çatlaklar açıldı ve açıldı, ince buz parçaları bedensel olarak nehre döküldü. Ve tüm bu patlamaların arasında, uyanış hayatının yırtıcı, zonklayan, kavurucu güneşin altında ve yumuşak iç çeken esintiler, ölüme giden yolcular gibi, iki adamı sendeledi, kadın ve huskies. Köpekler düşerken, Mercedes ağlarken ve binerken, Hal masum bir şekilde küfrederken, ve Charles'ın gözleri özlemle yaşarken, John'a sendeledi White River'ın ağzındaki Thornton'ın kampı. Durduklarında, köpekler sanki hepsi ölmüş gibi yere düştü. Mercedes gözlerini kuruttu ve John Thornton'a baktı. Charles dinlenmek için bir kütüğün üzerine oturdu. Oturdu çok yavaş ve titizlikle, büyük sertliği ne olacaktı? Hal konuştu. John Thornton, yaptığı balta sapının son dokunuşlarını oyuyordu bir huş çubuğu. Oydu ve dinledi, tek heceli cevaplar verdi ve, sorulduğunda ise kısa bir tavsiye. Cinsi tanıyordu ve tavsiyesini verdi. Takip edilmeyeceğine dair kesinlik. Yukarıda bize tabanın patikadan düştüğünü söylediler ve en iyisi uzanmak, dedi Hal Thornton'ın çürümüş buzda bir daha risk almaması gerektiği uyarısına karşılık. Bize White River'a gidemeyeceğimizi söylediler ve işte buradayız. Bu sonuncusu alaycı bir zafer çemberi taşıyordu. Ve sana doğru söylediler, diye yanıtladı John Thornton. Yani dip muhtemelen her an düşebilir. Sadece aptallar, körlerle birlikte aptalların şansı, başarabilirdi. Açıkça söylüyorum, risk etmem Alaska'daki tüm altın için o buzda benim leşim. Sanırım aptal olmadığın için, dedi Hal.
Yine de Dawson'a gideceğiz. Kendi içlerini açtı kamçı. Yukarı çık, bak, merhaba, yukarı çık, devam et. Thornton oymaya devam etti. Bir aptal ile onun arasına girmenin boş olduğunu biliyordu aptallık, 2 ya da 3 aptal ise az çok bu düzeni değiştirmezdi. Ama ekip komuta verdiğinde kalkmadı. Uzun zaman önce onu uyandırmak için darbelerin yapıldığı bir aşama. Kırbaç flash etti, burada ve orada, acımasız görevlerinde. John Thornton dudaklarını sıktı. Sol Lex ayağa kalkan ilk kişi oldu. Teak peşinden geldi. Sonra Joe geldi, çığlık atarak Pike acı verici çabalar gösterdi. 2 kez yarı yukarıda ve 3. deneme yükselmeyi başardı. Bak hiç çaba göstermedi. Sessizce yattığı yerde yattı düşmüş. Kirbaç onu defalarca ısırdı ama ne mızmızlanıyor ne de zorlandı. Thornton birkaç kez konuşmaya başladı. Sanki konuşmaya başladı ama konuşmasını değiştirdi zihin. Gözlerine bir nemlik doldu ve kırbaçlama devam ederken ayağa kalktı ve kararsızca yukarı aşağı yürüdü. Bu, Buck'un ilk kez başarısız olmasıydı ve kendi başına araba kullanmak için yeterli bir sebepti. Hal'ın öfkesine bulaştı. Kırbacı geleneksel sopayla değiştirdi. Buck bunu reddetti, şimdi üzerine düşen daha ağır darbelerin yağmuru altında hareket ediyordu. Arkadaşları gibi, zar zor kalkıyordu ama onların aksine, kalkmamaya karar vermişti. Yaklaşan felaket hissi belirsizdi. Bu ona çok güçlü bir şekilde dokunmuştu bankaya yanaştığında ve banka ondan ayrılmamıştı. Peki ya bütün gün ayaklarının altında hissettiği ince ve çürümüş buz gibiydi, sanki yakınlarda bir felaketi hissetti, buzun üzerinde efendisinin olduğu yerde onu sürmeye çalışıyordu. Kıpırdamayı reddetti. Çok acı çekmişti ve şimdiye kadar o gitmişti, darbeler pek acıtmıyordu. Ve düşmeye devam ettikçe üzerinde, içindeki yaşam kıvılcımı titredi ve söndü. Neredeyse dışarı çıkmıştı. Garip bir şekilde uyuşuk hissetti. Sanki uzaktan geliyormuş gibi, onun dövülüyordu. Son acı hisleri onu terk etti. Artık hissetmiyordu herhangi bir şey, ama çok hafifçe kulübün etkisini duyabiliyordu beden. Ama artık bedeni değildi, çok uzak görünüyordu. Ve sonra, aniden anlaşılmaz bir çığlık attı ve daha çok bir hayvanın çığlığı gibi, John Thornton silahı kullanan adamın üzerine atladı kulüp. Hal, sanki düşen bir ağaç tarafından vurulmuş gibi geriye doğru fırlatıldı. Mercedes bağırdı. Charles özlemle baktı, sulanmış gözlerini sildi ama anlamadı sertliği yüzünden kalkmıştı. John Thornton, Buck'ın üzerinde duruyordu, kendini kontrol etmeye çalışıyordu, çok sarsılmıştı konuşmak için öfkeyle. "O köpeğe bir daha vurursan, seni öldürürüm," dedi sonunda boğuk bir sesle söyleyebildi. "O benim köpeğim," diye yanıtladı Hal, ağzındaki kanı silerek geri döndüğünde. "Yolumdan çekil, yoksa seni tamir ederim. Ben Dawson'a gidiyor." Thornton, onunla Buck'un arasında durdu ve oradan çıkmaya niyeti olmadığını gösterdi. "Yol." Hal uzun av bıçağını çekti. Mercedes bağırdı, ağladı, güldü ve histerinin kaotik terk edilmesini ortaya koydu. Thornton sığ rap yaptı, balta sapıyla parmak attı, bıçağı yere serdi. Kendi rapını yaptı tekrar naks almaya çalışırken. Sonra eğildi, aldı kendisini ve 2 darbeyle Buck'ın izlerini kesti. Hal'in artık mücadelesi kalmamıştı. Üstelik elleri kız kardeşiyle doluydu, ya da kolları, Buck ise neredeyse ölüydü ve taşımada daha fazla işe yaramayacak kadar kızak. Birkaç dakika sonra kıyıdan çekilip nehir boyunca aşağı indiler. Buck onların gidişini duydu ve başını kaldırıp gördü, Pike öndeydi, sol Lex ise direksiyonda, arada ise Joe ve Teak vardı. Topallayarak ve sendeliyorlardı. Mercedes yüklü kızak sürüyordu. Helge Paul'da rehberlik etti ve Charles arkada sendeleyerek ilerledi. Buck onları izlerken, Thornton yanına diz çöktü ve sert, nazik elleriyle kırık kemikleri aradım. Araması başka bir şey ortaya çıkarmadığında birçok morluk ve korkunç açlık durumundan daha fazla, kızak 1/4 mil uzakta. Köpek ve adam, buzun üzerinde sürünerek ilerleyişini izledi.
Aniden, onlar arka kısmının bir çukura düştüğünü ve hal tutunduğu bir şekilde G direğini gördü, havaya doğru sarsıldı. Mercedes'in çığlığı kulaklarına geldi. Gördüler, Charles dönüp bir adım atıp geri koştu, sonra bir buz bölümü yol veriyor ve köpekler ile insanlar kayboluyor. Sadece bir delik olacaktı görüldü. Taban patikadan düşmüştü. John Thornton ve Buck birbirlerine baktılar. "Zavallı şeytan," dedi John Thornton, Buck elini yaladı. John Thornton geçen Aralık'ta ayaklarını dondurduğunda, ortakları onu rahatlattı ve iyileşmesi için bıraktı, nehir boyunca kendi başlarına çıktılar Dawson için bir sürü testere kütüğü çıkarmak. Hala hafifçe topallayarak Buck'u kurtardı. Ama sıcak hava devam ederken hafif topallık bile onu bıraktı. Ve burada, uzun bahar günlerinde nehir kıyısında yatıyor, akan suyu izliyor, tembelce kuşların şarkılarını ve uğultusunu dinliyor, doğasının etkisiyle, Buck yavaş yavaş gücünü geri kazandı. 3000 mil yol kat ettikten sonra dinlenme çok iyi gelir ve itiraf etmeliyim ki Buck yaraları iyileştikçe tembellik yaptı, kasları şişti ve et kemiklerini kapattı. Hatta onlar hepsi tembellik yapıyordu. Buck, John Thornton, Skeet ve Nick, bekliyordu, Dawson'a götürecek salın gelmesini istiyordu. Skeet biraz İrlandalı pasör, erken yaşta Buck ile arkadaş oldu. Buck ölmek üzere olan durumda ilk yaklaşımlarına karşı çıkamıyordu. Bazı köpeklerde olduğu gibi doktor özelliği vardı sahip olmak ve anne kedi yavrularını yıkadığı gibi, o da yıkamış ve temizlenmiştir Buck'ın yaraları. Düzenli olarak, her sabah işini bitirdikten sonra kahvaltıda, kendi görevini yerine getirdi, ta ki onu aramaya gelene kadar Thornton'a da yaptığı kadar bakıyordu. Aynı derecede dost canlısı, daha az gösterici olsa da, yarı kan köpeği yarısı kanlı bir siyah köpekti, gülen gözleri ve sınırsız iyi niyeti olan Deerhound. Buck'ın şaşkınlığına rağmen, bu köpekler ona karşı kıskançlık göstermedi. Onlar John Thornton'ın nezaketini ve büyüklüğünü paylaşıyor gibi görünüyordu. Buck büyüdükçe daha da güçlüyse, onu her türlü saçma oyuna cezbediyorlardı, Thornton da bunlarda kendisi de katılmaktan vazgeçemedi ve bu şekilde Buck da kendi hayatını kaybetti, iyileşme ve yeni bir varlığa geçiş. Sevgi, gerçek tutkulu aşk, onun ilk kez. Bunu Yargıç Miller'in evinde hiç yaşamamıştı, güneşli Santa Clara Vadisi'nde. Yargıç'ın oğullarıyla avcılık ve yürüyüş, bu bir çalışma ortaklığıydı, Yargıç'ın torunlarıyla birlikte, bir tür kibirli koruyuculuk ve Yargıç'ın kendisiyle birlikte, görkemli ve saygın bir dostluk. Ama ateşli ve yanan bir aşk, o da öyleydi, hayranlık, bu delilikti, John Thornton'ın uyandırması gerekiyordu. Bu adam onun hayatını kurtarmıştı, ki bu bir şeydi, ama dahası, o ideal usta. Diğer erkekler ise köpeklerinin iyiliğini görev duygusuyla korurdu ve iş çıkarımı, kendi iyiliklerini kendi iyileri gibi korudu çocukları, çünkü elinden gelemezdi. Ve daha fazlasını gördü. Asla unutmazdı nazikçe selam verin ya da tezahürat dolu bir kelime ve onlarla uzun bir sohbet için oturmak, "Gaz," dedi, onun da onların kadar zevkiydi. Bir Buck'ın başını sertçe ellerinin arasına alıp kendi başını dinlendirme şekli, Buck'ın üstüne başını demek, onu ileri geri sallamak, çağırırken onu çağırmak, Buck için aşk isimleri olan kötü isimler. Buck bundan büyük bir mutluluk bilmiyordu, sert bir sarılma ve mırıldanan yeminlerin sesi, her sarsıntıda ileri geri hareket kalbi bedeninden o kadar sarsılmış gibi görünüyordu ki Edge Stacy. Ve serbest bırakıldığında, ayağa fırladı, ağzı gülerek, gözleri anlamlı, boğazı söylenmemiş sesle doluydu ve bu şekilde hareket etmeden kalan John Thornton saygıyla, "Tanrım! Neredeyse konuşabiliyorsun." Buck'ın aşk ifadesi gibi bir numara vardı, acı verici gibiydi. Sık sık tutunurdu Thornton'ın eli ağzında ve öyle şiddetle kapandı ki et doldu bir süre boyunca dişlerinin baskısı. Ve Buck'ın anladığı gibi, sevgi sözleri yeminleri, bu yüzden adam bu sahte ısırık için okşamayı anladı. Ancak çoğunlukla Buck'ın sevgisi hayranlıkla ifade ediliyordu. Zamanla Thornton ona dokunduğunda ya da konuştuğunda mutluluktan çılgına döndü, gerçekten de öyleydi, bu tokenleri aramamak. Skeet'in aksine, o da burnunu altına sokmayı severdi, Thornton'ın elini dürttü,
dürttü, okşanana kadar, ya da Nick, kim takip ederdi bak büyük başını Thornton'ın dizine yaslayıp sevmekten memnundu uzakta. Saatlerce Thornton, Seda hevesli, tetikte yatırdı ayakları, yüzüne bakıyor, üzerinde duruyor, inceliyor, takip ediyor her geçici ifade, her hareket ya da değişiklikte en keskin ilgi. Ya da şans eseri daha uzakta, yan ya da arkada yatardı, adamın hatlarını ve ara sıra vücudunun hareketlerini izliyordu. Ve çoğu zaman, yaşadıkları komünyon, bakın gücü böyleydi bakışları John Thornton'ın kafasını etrafına çeker ve o da bakışı, konuşmadan, kalbi gözlerinden parlıyordu, bakın kalbi gibi parladı. Kurtarılmasından sonra uzun süre bak, Thornton'ın evinden çıkmasını istemedi görüş. Çadırdan çıktığı andan tekrar içeri girene kadar bak peşinden gidiyor. Kuzey diyarına geldiğinden beri geçici efendileri onda hiçbir efendinin kalıcı olamayacağına dair bir korku yaratmıştı. Korkuyordu Thornton, Perro ve François ile İskoç olarak hayatından ayrıldı yarı kan bayılmıştı. Gece saatlerinde, rüyalarında bile, onu rahatsız ediyordu bu korku. Böyle zamanlarda uykusunu atır ve soğukta sessizce ilerlerdi çadırın kapağına, orada durup kendi sesini dinlediği yere efendinin nefesi. Ama bu büyük sevgiye rağmen, John Thornton'a besleniyordu, bu sevgi sanki bir şey ifade ediyor gibi yumuşak medeniyetçi etki, ilkel olanın baskısı, kuzey bölgesinin onda uyandırmış, canlı ve aktif kalmıştı. Sadakat ve bağlılık, ateş ve çatıdan doğan şeyler onundu, yine de vahşiliğini korudu ve kurnazlık. Vahşi bir şeydi, vahşi doğadan gelip John'un yanında oturuyordu Thornton'ın ateşi, yumuşak Güneyland'ın köpeği yerine nesiller boyu medeniyetin işaretleri. Çok büyük sevgisi sayesinde, bu adamdan değil, başka hiçbir adamdan, başka bir kampta çalmadı bir an tereddüt eder, oysa çaldığı kurnazlık sayesinde kaç tespit edilme. Yüzü ve vücudu birçok köpeğin dişleriyle çizilmişti ve her zamanki gibi şiddetli ve daha kurnazca. Skeet ve Nick çok iyi niyetliydi tartışıyordu. Ayrıca John Thornton'a aittiler, ama garip olan köpek, ırkı veya cesareti ne olursa olsun, bakın üstünlüğü ya da kendini korkunç bir düşmanla hayat mücadelesi buldu. Ve bak acımasızdı. Sopa ve diş yasasını iyi öğrenmişti ama asla öğrenmemişti avantajdan vazgeçti ya da yolda başladığı bir düşmandan geri çekildi ölüm. Spitz'ten ve baş savaş köpeklerinden ders almıştı. Polis ve posta ve orta yol olmadığını biliyordu. Ya ustalaşmalı ya da olmalı mastering, merhamet göstermek ise bir zayıflıktı. Merhamet ise ilkel yaşam. Korku nedeniyle yanlış anlaşıldı ve böyle yanlış anlamalar yapıldı ölüm için. Ya öldür ya da öldürül, ye ya da yen, bu yasaydı ve bu görev, zamanın derinliklerinden aşağıya indiğinde, itaat etti. Gördüğü günlerden ve aldığı nefeslerden daha yaşlıydı. Bağlantı kurdu geçmiş şimdikiyle birlikte, arkasındaki sonsuzluk içinden geçti. Gelgitler ve mevsimler sallanırken sallandığı güçlü bir ritmi. Yanında oturdu John Thornton'ın ateşi, beyaz dişli ve uzun tüylü geniş göğüslü bir köpek, ama arkasında her türlü köpeğin, yarı kurtların ve vahşilerin gölgeleri vardı kurtlar, aceleci ve teşvik edici, yediği etin tadını tatıyor, susamış içtiği su için, rüzgarı koklayarak, onunla dinlediği ve ormandaki vahşi yaşamın çıkardığı sesleri ona anlatıyor, kendi seslerini dikte ediyor ruh halleri, hareketlerini yönlendirmek, yattığında onunla uyumak için uzanmak ve onunla birlikte ve onun ötesinde hayal kurmak, kendileri onun varlığı olmak rüyalar. Bu gölgeler onu o kadar ısrarla çağırıyordu ki, her gün insanlık ve insanlık iddiaları ondan daha da uzaklaştı. Ormanın derinliklerinde bir çağrı vardı duyduğu sesler ve bu çağrıyı duyduğu kadar, gizemli bir şekilde heyecan verici ve baştan çıkararak, ateşe ve yıkılmış toprağa sırtını dönmek zorunda hissetti etrafında ve ormana dalmak ve daha sonra nerede olduğunu bilmiyordu. Neden, nerede ya da neden olduğunu da merak etmedi, çağrı derinlerde otoriter bir şekilde geliyordu orman. Ama ne kadar yumuşak ve yeşil gölgeyi bulsa, John Thornton'a olan sevgi onu tekrar ateşe çekti. Thornton tek başına onu tutuyordu. İnsanlığın geri kalanı ise hiçbir şeydi.
Şans yolcuları onu övebilir ya da okşayabilir, ama tüm bunların altında soğuktu ve bir de gösterici bir adam kalkıp uzaklaşırdı. Thornton ortaklar Hans ve Pete, uzun zamandır beklenen salla geldiler, Buck ise bunu reddetti, onları fark etti, ta ki Thornton'a yakın olduklarını öğrenene kadar, sonrasında pasif bir şekilde onlara hoşgörü gösterdi, sanki onlardan iyilikler kabul ediyormuş gibi kabul ederek onları destekledi. Thornton ile aynı büyük tipteydiler, dünyaya yakın yaşamak, basit düşünmek ve net görmek ve onlardan önce Dawson'daki kereste fabrikasının yanındaki büyük girdaplara salı salladılar, anladılar Buck ve onun yöntemleri ile ilgili olarak, onunla elde edilen gibi bir yakınlık talep etmedi Skeet ve Nick. Ancak Thornton için sevgisi giderek büyüyordu. O, insanlar arasında yalnız, yaz aylarında seyahat ederken Buck'ın sırtına bir çanta koyabilirdi. Hiçbir şey yoktu Thornton emrettiğinde Buck'un yapamayacağı kadar büyüktü. Bir gün, saldan elde edilen gelirlerden kendilerini grup tazıladılar ve Dawson'dan ayrılarak Tanana Nehri'nin başları, adamlar ve köpekler bir tepenin tepesinde oturuyordu. Uçurum doğrudan aşağıya, çıplak yatağa 300 feet arası düştü aşağıda. John Thornton kenara yakın oturuyordu, Buck omzunda. Düşüncesiz bir kapris, Thornton'ı ele geçirdi ve Hans ile Pete'in dikkatini çekti. Aklındaki deney, atla, Buck, diye emretti, süpürerek kolunu uçurumun üzerinden uzatıyordu. Bir sonraki an Buck ile mücadele ediyordu, uç noktaya ulaşırken, Hans ve Pete onları güvenliğe geri sürüklüyordu. Tuhaf, dedi Pete, bittikten sonra konuşmalarını yakalamışlar. Thornton başını salladı. Hayır, harika ve aynı zamanda berbat. Biliyor musun, bazen korkutuyor. Sana dokunan adam olmak istemiyorum, o burada, diye kesin bir şekilde ilan etti Pete, başını sallayarak Buck. P.Y. Jingo, Hans'ın katkısıydı. Ben değilim, ikisi de. Yıl bitmeden önce Pete'in endişeleri Circle City'de oldu gerçekleşti. Siyah Burton, huysuz ve kötü niyetli bir adam, barda bir hassas ayakla kavga ediyordu ki Thornton adım attı iyi niyetli arada. Buck, adedi gereği bir köşede, kafası dikilmiş bir köşede yatıyordu. Pavs, efendisinin her hareketini izliyordu. Burton strike out oldu, ancak uyarı, doğrudan omuzdan. Thornton şaşkınlıkla savruldu ve kurtarıldı, kendini düşmekten kurtarmak için sadece barın rayını tutarak yaptı. İzleyenler ne havlama ne de çığlık duydu, ama bir şey duydu ki bu en iyi şekilde bir kükreme olarak tanımlanır ve Buck'un bedeninin yükseldiğini gördüler. Burton'ın boğazına doğru yerden kalktığında hava. Adam onun hayatını kurtardı, içgüdüsel olarak kolunu dışarı attı ama yere doğru geriye fırlatıldı, Buck onun üstünde. Buck dişlerini kolunun etinden çıkardı ve boğazı için tekrar içeri girdi. Bu sefer adam sadece kısmen başarılı oldu, engeller ve boğazı yırtıldı. Sonra kalabalık Buck'un üzerine geldi ve o sürüldü. Ama bir cerrah kanamayı kontrol ederken, o yukarı doğru dolaştı ve aşağıya inerek, öfkeyle hırlayarak içeri girmeye çalışırken ve bir adam tarafından geri çekilir. Düşmanca kulüpler çeşitliliği, madenciler toplantısı, köpeğin yeterince sebep olduğuna karar verdi ve Buck taburcu edildi. Ama ünü kazandı ve o günden itibaren adı her yerde yayıldı, Alaska'da kamp kurdu. Daha sonra, yılın sonbaharında, John Thornton'ın hayatını kurtardı başka bir moda. Üç ortak, uzun ve dar bir poling teknesinin sırasına oturuyordu, 40 Mile Creek'te kötü bir hızlı akıntıdan aşağıya. Hans ve Pete yoluna devam etti, banka, ince bir manila ipiyle ağaçtan ağaca küçümseyerken, Thornton ise teknede kaldı, bir çubukla inmesine yardım etti ve bağırdı kıyıya giden yönler. Buck, kıyıda, endişeli, haberdar oldu teknenin gözlerini hiç efendisinden ayırmadan. Özellikle kötü bir noktada, neredeyse hiç su altında kalmayan kayalardan oluşan bir çıkıntı dışarı çıkıyordu. Nehre doğru atıldıktan sonra, Hans ipi attı ve Thornton tekneyi direkleyerek çıkardı, dereye girdi, ucunu elinde tutup kıyıdan aşağı koşarak tekneyi küçümsemek için uçurumu aştığında. Bunu yaptı ve aşağıya doğru bir şekilde uçuyordu. Hans ipi kontrol ettiğinde değirmen yarışı kadar hızlı akıyordu, çok aniden.
Tekne aşağıya doğru flört etti ve kıyıya doğru ilerledi, üstelik Thornton, dik bir şekilde dışarı fırlatıldı ve en kötü noktaya doğru aşağı akıntıya götürüldü. Hızlı akıntılardan, yüzücülerin yaşayamadığı vahşi su şeridi. Buck hemen içeri girdi ve 300 yardın sonunda, deli bir su girdabı gibi, Thornton'ı geride bıraktı. Kuyruğunu tuttuğunu hissettiğinde, Buck kıyıya doğru yöneldi, tüm gücüyle yüzdü. Ama sahil ilerlemesi yavaştı, ilerleme inanılmaz derecede hızlı ilerliyor. From aşağıda, vahşi akıntı daha da vahşileşip parçalandığı ölümcül kükreme geldi, taşların yanından parçalar ve sıçramalar var. Bunlar bir dişler gibi içinden geçer devasa bir tarak. Son dik yolun başında suyun emilmesi perde korkutucuydu ve Thornton kıyıya girmediğini biliyordu. O bir kayaya şiddetle sürtündü, ikinci bir kayaya çarptı ve üçüncüye ezici güç. Kaygan üst kısmını iki eliyle tuttu, Buck'u serbest bıraktı ve çalkanan suyun uğultusunun üstünde bağırdı, "Git, Buck! Git!" Buck kendini tutamadı ve çaresizce mücadele ederek akıntıya doğru sürüklendi, ama geri kazanamıyordu. Thornton'ın emri tekrar edildiğini duyunca, kısmen sudan kalkmış, başını yukarı kaldırmış, sanki son bir nefes almak için baktı, sonra itaatkar bir şekilde bankaya döndü. Güçlü yüzüyordu ve yüzmenin tamamen bittiği noktada Pete ve Hans tarafından karaya sürüklenerek çıkarıldı, mümkün ve yıkım başladı. Bir adamın kaygan bir kayaya tutunabileceği zamanı biliyorlardı, sürüş akımı dakikalar meselesiydi ve onlar da bu kadar hızlı koştular. Thornton'ın tutunduğu yerin çok yukarısına kadar kıyı yukarısına çıkabiliyordu. Onlar tekneyi küçümsedikleri ipi Buck'a bağladı, boynunu ve omuzlarını tutarak ne onu ne de boğmamasını sağladı. Yüzmesini engelledi ve onu dereye fırlattı. Cesurca vurdu, ama dereye yeterince doğrudan girmemişti. Hatayı çok geç fark etti, Thornton yanında ve yarım düzine çizgi uzaktayken çaresizce yanından geçiyordu. Hans hemen ipi alıp Buck'ı bir tekne gibi hafifçe vurdu. Böylece ip akıntının akışında ona sıkıştı, yüzeyin altına çekildi ve suyun altında kaldı ta ki bedeni kıyıya çarpana kadar ve çıkarıldı. Yarı boğulmuştu, Hans ve Pete ise üzerine atladılar, onu döndürüyordu, nefesini ona ve suyu dışarı atıyordu. Sendeleyerek kendi yanına geldi, ayaklarını ve yere düştü. Thornton'ın sesinin hafif bir sesi geldi ve kelimeleri seçemeseler de, onun kendi içinde olduğunu biliyorlardı. Efendisinin sesi Buck'a elektrik şoku gibi dokundu. O ayağa fırladı ve adamların önünde kıyıya koştu, kendi uçunun ucuna kadar önceki ayrılış. Yine ip bağlandı ve fırlatıldı, yine strikeout oldu, ama bu sefer doğrudan dereye girdi. Bir kez yanlış hesaplamıştı ama yapmayacaktı, ikinci kez suçlu ol. Hans ipi ödedi, gevşemeden izin vermedi, Pete ise bobinlerden uzak tutuyordu. Buck tutundu ve düz çizgiye geldi, Thornton'ın yukarısında, sonra döndü ve bir ekspres tren hızıyla yola çıktı, üzerine çöktü. Thornton onu geldiğini gördü ve Buck ona bir koç, akıntının tüm gücüyle arkasında, yukarı uzandı ve iki kolu da boynunun etrafında kapandı. Hans ipi etrafından dolaştırdı ağaca ve Buck ile Thornton suyun altına çekildi. Boğuyor, boğucu, bazen biri üstte, bazen diğeri, keskin taban, kayalara ve tırnaklara çılpadı, kıyıya doğru saptılar. Thornton kendine geldi, karnı aşağı düşmüş ve şiddetle ileri geri itilerek Hans ve Pete'in bir sürüklenme kütüğünün üzerinde. İlk bakışı Buck'a baktı, onun üzerinden gevşek ve görünüşte cansız bir bedenle Nick uluma hazırlarken, Skeet ise ıslak yüzü ve kapalı gözlerini yalamak. Thornton da morarmıştı ve hırpalanmıştı ve dikkatlice Buck'ın bedeninin üzerinden geçti, oysa o zamanlar 3 kırık kaburga buldu. "Bu karar veriyor," diye duyurdu. "Burada kamp kuruyoruz." Ve kamp yaptılar, ta ki Buck'ın kaburgaları örene ve seyahat edebilene kadar. O kış, Dawson'da, Buck başka bir kahramanlık sergiledi, belki de o kadar da kahramanca değildi, ama adını Alaska totem direğinde çok daha yukarıya taşıyan bir adım şöhret. Bu kahramanlık 3 adam için özellikle tatmin ediciydi.
çünkü ayakta durdukları sağlanan ekipmana ihtiyaç duydukları için madencilerin henüz ortaya çıkmadığı bakir doğuya uzun zamandır arzulanan bir yolculuk. O Eldorado salonunda yapılan bir sohbetle başladı. Bu sohbette erkekler mumlandı favori köpekleriyle övünüyorlardı. Buck, sicili nedeniyle hedef olmuştu bu adamlar için ve Thornton onu savunmaya kararlı bir şekilde itti. Sonunda yarım saat sonra bir adam, köpeğinin 500 kişiyle kızak çalıştırabileceğini söyledi, vuruşur ve onunla birlikte yürür, ikinci bir kişi köpeğine 600 böğü övdü ve bir üçüncüsü, 700. Puf, dedi John Thornton, Buck bin başlayabilir pound. Ve çıkaralım mı? Ve 100 metre yürüyüp gitmek, 700 övünen Bonanza kralı Methuselah'a sordu. Ve onu çıkar, 100 metre yürüyerek gider, John Thornton soğukkanlı bir şekilde söyledi. Peki, dedi Methuselah, yavaş ve kasıtlı bir şekilde, böylece herkes duyun, $1000 var ve yapamayacağını söylüyorum. Ve işte orada, öylece, bir çuval altın tozu büyüklüğünde bir çuvalı vurdu. Barın üzerine kolbasa sosisi. Kimse konuşmadı. Thornton'ın blöfü, eğer blöf ise, çağrılmıştı. O yüzünde sıcak bir kan dalgası hissetti. Dili kandırmıştı onu. Bakın 1000 pound alıp almayacağını bilmiyordu. Yarım ton, bu büyüklüğü onu dehşete düşürdü. Buck'a büyük güveni vardı, güç ve sık sık böyle bir yükü başlatabileceğini düşünmüştü. Ama asla, şimdi olduğu gibi, bir düzine adamın gözleri üzerinde sabitlenmiş bir ihtimalle yüzleşmişti o, sessiz ve bekleyen bir şekilde. Ayrıca, $1000 da yoktu, Hans ya da Hans da Pete. Şimdi dışarıda bir kızak duruyor, içinde 20-50 poundluk çuval var, üzerinde un vardı, dedi Methuselah acımasızca bir doğrudanlıkla, yani bunun seni engellemesine izin verme. Thornton cevap vermedi, ne diyeceğini bilemedi. Yüzünden birine baktı, düşünce gücünü kaybetmiş ve yeniden başlatacak şeyi bulacak bir yer arıyorum. Yüzü Mastodon kralı ve eski dost Jim O'Brien onun gözlerini yakaladı. O ona bir işaret gibiydi, sanki asla yapamayacağı şeyi yapmaya onu uyandırıyor gibiydi. Hayal ettiğim bir şey vardı. Bana 1000 ödünç verebilir misin, diye neredeyse fısıltıyla sordu. Tabii, diye yanıtladı O'Brien, bol bir çuval boyunca yere vurarak Methuselah'ın yanında. Ama pek inanmıyorum John, canavarın işi yapabileceğini söyledi. Eldorado, sınavı görmek için yolcularını sokağa boşalttı. Tablolar terk edildi ve satıcılar ile avcılar sonucunu görmek için ortaya çıktı, bahis ve oran koymak. Kürklü ve eldivenli birkaç yüz adam banka gibi kızak etrafında kolayca mesafede. Methuselah'ın kızağı, 1000 pound'un, birkaç saattir ayakta duruyordu ve şiddetli soğuk, hava 60 derece altındaydı, koşucular hızla donmuştu. Sert kar, erkekler, bakın hareket edemeyeceği için 2-1 oranında bakın kızak. Patlama, ifadesi hakkında bir itiraz ortaya çıktı. O'Brien, koşucuları devirmenin Thornton'a ait olduğunu savundu, serbest bırakılır, Buck ise tam bir durağından kurtulmak zorunda kalır. Methuselah, bu ifadenin koşucuları kırmayı içerdiğini ısrarla belirtti. Karın donmuş kavrayışı, yapımına tanık olan erkeklerin çoğunluğu bahis onun lehine sonuçlandı ve oranlar aleyhine 3'e 1'e çıktı Buck. Alıcı yoktu. Hiçbir adam onun bu başarıya yetkin olduğuna inanmıyordu. Thornton şüpheli aceleyle bahse girdi ve şimdi kızak kendisi, somut gerçek, 10 köpeklik düzenli takımın kıvrılmışı önündeki kar ise görev o kadar imkansız görünüyordu. Methuselah mum yaptı neşeli. 3'e 1 diye ilan etti. Sana bir tane daha yatıracağım 1000 kişi, Thornton. Ne diyorsun? Thornton'ın şüphesi yüzünde güçlüydü ama savaş ruhu öyleydi, uyarılmış, zorlukların üzerinde yükselen savaş ruhu, imkansızdır ve savaş çağrısı dışında herkese karşı sağır olur. Hans'ı çağırdı ve Pete ona. Torbaları inceydi ve kendi torbalarıyla 3 ortakta sadece $200 topladık. Şanslarının düşüşünde, bu miktar toplam sermayeleriydi ama tereddüt etmeden onu üzerine koydular. Methuselah 600. 10 köpekten oluşan takım bağlantıdan ayrıldı ve Buck, kendi koşumuyla birlikte yerleştirildi, kızağa bindi.
Heyecanın bulaşıcılığını yakalamıştı ve bunu hissetti, bir şekilde John Thornton için büyük bir şey yapması gerekiyor. Hayranlık fısıltıları muhteşem görünüşüne karşılık yukarı çıktı. Mükemmel durumdaydı, 1 ons fazla et ve 150 pound kilo kadar sert ve erkeklik vardı. Tüylü kürtü parlıyordu, ipek parlaklığı. Boynundan aşağı ve omuzların üzerinde, yelesi, huzur halinde, yarı diken diken olmuştu ve her hareketle kalkıyormuş gibiydi, sanki fazlaymış gibi enerji, her bir saçı canlı ve aktif kılıyordu. Büyük göğüs ve ağır ön bacaklar, vücudun geri kalanıyla orantılı olarak değildi, kaslar derinin altında sıkı kıvrımlarda kendini gösteriyordu. Erkekler bu kasları hissetti ve onları demir gibi sert ilan etti ve şans 2'ye 1'e düştü. "Aman Tanrım, efendim, aman Tanrım, efendim," son hanedanın bir üyesi kekeleyerek, "bir Skookum banklarının kralı. Onun için size 800 teklif ediyorum. Efendim, sınavdan önce, efendim, 800, tam durduğu gibi." Thornton başını salladı ve Buck'ın yanına geçti. "Ondan uzak durmalısın," diye itiraz etti Matthewson. "Özgür oyun ve bolca alan." Kalabalık sessizleşti, sadece kumarbazların sesleri boşuna duyuluyordu, 2'ye 1 teklif ediyor. Herkes Buck'u muhteşem bir hayvan olarak kabul etti, ama 20-50 poundluk un torbası gözlerinde çok büyük bir ağırlık taşıyordu, kese iplerini gevşet. Thornton, Buck'un yanına diz çöktü. Başını 2 eliyle aldı ve yanağı yanağına dinlenmişti. Onu şakacı bir şekilde sallamadı, alışılmış olduğu gibi, ya da mırıldanarak yumuşak aşk küfürleri, ama kulağına fısıldadı. "Beni sevdiğin gibi, bak. Sen beni sevdiğin gibi," diye fısıldadı. Buck bastırılmış bir şekilde mızmızlandı, heves. Kalabalık merakla izliyordu. İlişki gizemli hale geliyordu. Görünüşe göre bir çağırma gibi. Thornton ayağa kalkarken, Buck eldivenli elini tuttu çenelerinin arasına, dişleriyle bastırıp yavaşça bıraktı, yarı isteksizce. Cevap ise konuşma değil, sevgi anlamındaydı. Thornton epey geri çekildi. "Şimdi, Buck," dedi. Buck izleri sıkılaştırdı, sonra birkaç santim gevşetti. O bunu öğrendiği yol buydu. "Vay canına!" Thornton'ın sesi gergin sessizlikte keskin bir şekilde yankılandı. Buck sağa sallandı, hareketi boşluğu dolduran bir dalışla bitirdi ve ani bir sarsıntıyla 150 poundunu tutukladı. Yük titredi ve koşucuların altından çıtırtı yükseldi. "Ah!" Thornton emretti. Buck manevrayı bu kez sola tekrarladı. Çatırdama bir çıtırtı, kızak döndü ve koşucular kayarak birkaç kişiyi sürtündü birkaç santim yan tarafa. Kızak kırıldı. İnsanlar nefeslerini tutuyordu, bu gerçeğin farkında değildi. Şimdi, M.U.S.H. Thornton'ın emri tabanca sesi gibi patladı. Buck kendini attı ileri, izleri sarsıcı bir hamle sıkılaştırarak. Tüm vücudu muazzam çabada sıkıca bir arada toplanmış, kaslar kıvranıyor ve ipeksi tüylerin altında canlı şeyler gibi düğümleniyordu. Büyük göğsü aşağıdaydı, yere yer, başı öne ve aşağı, ayakları deli gibi uçarken, pençeler, paralel oluklarda sert karı izliyordu. Kızak sallandı ve titremiş, yarı kalmış bir şekilde ileri. Bir ayakları kaydı, bir adam ise inledi yüksek sesle. Sonra kızak hızla öne doğru sarsıldı, sanki hızlı bir şekilde aptallar, ama bir daha asla tam olarak durmadı. Yarım inç, an inç, 2 inç. Sarsıntılar belirgin şekilde azaldı, kızak kazandıkça ivme ile onları yakaladı, ta ki istikrarlı bir şekilde ilerleyene kadar. Men nefesini tuttu ve tekrar nefes almaya başladı, bir an için nefes almayı kesti. Thornton geride koşuyordu, kısa bir skorla Buck'u cesaretlendiriyordu, neşeli sözler. Mesafe ölçülmüştü ve yığına yaklaştıkça 100 yardın sonunu işaret eden odun bir tezahürat yükselmeye başladı ve Grove, odunların yanından geçerken ve emriyle dururken kükredi. Her adam kendini parçalıyordu, Matthewson bile. Şapkalar ve eldivenler havada uçmak. Adamlar el sıkışıyordu, kiminle olduğu önemli değildi ve genel olarak anlaşılmaz bir şekilde kabarıyordu. Ama Thornton, Buck'ın yanında diz çöktü. Kafa kafaya karşı duruyordu ve o da öyleydi, onu ileri geri sallıyordu.
Acele edenler onun Bak'a küfrettiğini duydu ve o uzun ve ateşli, yumuşak ve sevgiyle lanet etti. "Aman Tanrım, efendim, aman Tanrım, efendim," diye tükürdü Skookum Bench kralı. "Onun için 1000 vereceğim, efendim, 1000, efendim, 1200, efendim." Thornton ayağa kalktı. Gözleri ıslaktı. Gözyaşları açıkçası akıyordu yanaklarından aşağıya. "Efendim," dedi Skookum Bench krala, "hayır, efendim. Cehenneme gidebilirsiniz, efendim. Senin için yapabileceğim en iyisi bu, efendim." Bak, Thornton'ın elini dişleriyle kavradı. Thornton onu geri salladı ve dördüncü olarak, sanki ortak bir dürtüyle canlandırılmış gibi, izleyiciler bir saygılı mesafe, yine de sözünü kesecek kadar dikkatsiz değillerdi. Bak, John Thornton için 5 dakikada $1600 kazandığında, efendisinin bazı borçları ödemesini ve onunla seyahat etmesini mümkün kılmıştır. Efsanevi kayıp bir madenin ardından ortaklarını doğuya, tarihini ise ülkenin tarihi kadar eski. Birçok adam onu aramıştı, çok az kişi bulmuştu ve arayıştan hiç dönmemiş birkaç kişi vardı. Bu kaybetti benimki trajediyle doluydu ve gizemle örtülüydü. İlki kimse bilmiyordu adamım. En eski gelenek ona geri gelmeden önce sona erdi. Başından itibaren eski ve harabe bir kulübe vardı. Ölen adamlar buna yemin etmişti ve madenin işaretlediği yere doğru, tanıklıklarını külçelerle kazandırdılar. Kuzey bölgesinde bilinen hiçbir altın sınıfına benzemiyordu. Ama yaşayan hiçbir insan bu hazine evini yağmalamamıştı ve ölüler ölmüştü. Bu yüzden John Thornton, Pete ve Hans, Buck ve yarım düzine kişi ile birlikte köpekler, doğuya dönük bilinmeyen bir patikada insanların ve köpeklerin olduğu yere ulaşmak için kendileri kadar iyi olanlar başarısız olmuştu. Yukon Nehri'nde 70 mil kızak attılar, sallanarak sola Stewart Nehri'ne girdi, Mayo ve McQuestion Nehri'ni geçti ve Stewart'ın kendisi bir dere dönüşene kadar tutundu ve dik durakları ipleyerek kıtanın omurgasını işaret eden zirveler. John Thornton insan ya da doğa hakkında çok az şey istedi. Vahşi doğadan korkmazdı. İle bir avuç tuz ve vahşi doğaya atıp yiyecek alabileceği bir tüfek istediği yerde ve istediği sürece. Acele etmeden, Hintli modasıyla, günün yolculuğu boyunca yemeğini avladı ve eğer onu bulamadı, tıpkı Kızılderili gibi, güvende şekilde yolculuk etmeye devam etti. Er ya da geç bunun üstesinden geleceğini biliyordu. Bu harika yolculukta doğuya doğru ise doğrudan et ücret, cephane ve aletler için sıradaydı. Esas olarak kızaktaki yükü doldurdu ve zaman kartı sınırsız gelecek. Buck için bu avlanma, balıkçılık ve sonsuz bir zevkti. Garip yerlerde dolaşıyordu. Haftalarca dayanırlardı gün be gün, istikrarlı ve haftalarca burada ve burada kamp yaparlardı orada. Köpekler tembellik ediyor, erkekler donmuş çamurda delikler açıyor ve çakıl ve ateşin ısısıyla sayısız toprağı yıkamak. Bazen aç kaldılar, bazen isyanlı bir şekilde ziyafet çekiyorlardı. Hepsi bolluk av ve avın şansı. Yaz geldi, köpekler ve adamlar sırtlarına yüklenmiş, mavi dağ göllerinde raf yapmış ve aşağı inmiş duran ormandan ince teknelerle bilinmeyen nehirlere çıktı. Aylar gelip geçti ve keşfedilmemiş şeylerde ileri geri dolandılar. Uçsuzluk, hiçbir insanın olmadığı ama kayıp kulübe olsaydı insanların olduğu bir yer. Doğru, yaz fırtınalarında ayrımları aştılar, gece yarısı titrediler güneş, ahşap çizgisi ile sonsuz karlar arasındaki çıplak dağların üzerinde yaz vadilerine, sürü sivrinekleri ve sineklerin arasında, gölgelerde buzullar, güney bölgesindeki herhangi bir olgun ve açık çilek ve çiçek topladığı övünebilirdi. Yılın sonbaharında tuhaf bir göl bölgesine girdiler, üzgündüler ve sessiz, yabani kuşların olduğu ama o zaman ne yaşam ne de işaret olduğu yerde yaşamın, sadece soğuk rüzgarların esmesi, korunaklı buzun oluşumu yerler ve yalnız plajlarda dalgaların hüzünlü dalgalanması. Ve bir başka kış boyunca, yok olmuş adamların izlerinde dolaştılar. Daha önce gitmişti. Bir keresinde, ormanda yanan bir yola rastladılar, kadim bir yol ve kayıp kulübe çok yakın görünüyordu. Ama yol hiçbir yere başlamadı ve hiçbir yerde bitmedi, gizem olarak kaldı. Çünkü onu yapan adam ve bunu neden yaptığını gizemle bıraktı.
Başka bir kez daha tesadüfen bir av kulübesinin zamanla oyulmuş enkazları ve çürümüş battaniyelerin arasında John Thornton uzun namlulu bir çakmaktaşlı kilit buldu. Hudson Körfezi için bunu biliyordu. Kuzeybatıdaki genç günlerde şirket topu, böyle bir topun değer olduğu bir dönemde kunduz derisiyle düz bir yer ve hepsi buydu, hiçbir ipucu yok. Erken bir günde kulübeni kurup topu arasına bırakmış adam. Battaniyeler. Bahar tekrar geldi ve tüm dolaşmalarının sonunda buldular ki, kayıp kulübe, ancak altının göründüğü geniş bir vadide sığ bir yerdi. Çamaşır kabının dibine sarı tereyağı gibi bir şeydi. Onlar hayır aradılar daha ileriye. Her çalıştıkları gün binlerce dolar temiz toz kazandırıyordu ve her gün çalışıyorlardı. Altınlar geyik derisinden yapılmış torbalarda döküldü, çantaya 50 pound ve dışarıda çok fazla odun gibi yığılmıştı Spruce Bowlodge. Devler gibi çalıştılar, günler günlerin ardında parlıyordu, hazineyi yığarken rüya gibiydi. Köpeklerin yapacak hiçbir şeyi yoktu, sadece ara sıra et getiriyordu. Thornton'ın öldürdüğü ve Buck'un ateşin yanında uzun saatler düşündüğü bir hikaye. Vizyon kısa bacaklı, tüylü adamın ona daha sık geldiğini, artık vardı yapılacak çok az iş vardı ve sık sık ateşin yanında gözlerini kırparak Buck onunla birlikte dolaşırdı hatırladığı o başka dünyada. Bu diğer dünyanın en belirgin yanı korku gibiydi. Kıllıları izlediğinde ateşin başında uyuyan, başı dizlerinin arasına ve elleri üzerinde kenetlenmiş bir adam, Buck huzursuzca uyuduğunu, birçok başlangıç ve uyanışla karşılaştığını gördüm, bu zamanlarda karanlığa korkuyla bakar ve ateşe daha fazla odun fırlatırdı. Bir deniz sahilinden mi geçtiler, tüylü adamın kabuklu deniz ürünleri topladığı yerde ve onları topladıkça yedi, gözleri her yerde gizlenmek için dolaşıyordu tehlikeli ve ilk görünüşündeki rüzgar gibi koşmaya hazır bacaklarla. Ormanda sessizce süründüler, Buck tüylü adamın peşindeydi ve ikisi de tetikte ve tetikteydi, kulakları sıyırıyor ve hareket ediyordu ve burun delikleri titriyordu, çünkü adam Buck kadar derin duyuyor ve kokuyordu. Tüylü adam ağaçlara fırlayıp ilerleyebilecek kadar hızlı ilerleyebiliyordu kolları bir uzuvdan uzağa sallanıyor, bazen 12 feet arayla birbirinden ayrılıyor, bırakıp yakalamak, asla düşmemek, tutuşunu asla kaçırmamak. Aslında, o yerdeki kadar ağaçların arasında da evinde gibi görünüyordu ve Buck'un anıları vardı ağaçların altında geçirdiği geceler, kıllı adamın tutunduğu nöbet gecelerinden uyurken sıkıca sarıldı. Ve kıllı adamın vizyonlarına çok benzeyen çağrı hala geliyordu ormanın derinlikleri. Bu onu büyük bir huzursuzluk ve tuhaflıkla doldurdu arzular. Bu ona belirsiz, tatlı bir sevinç hissettirdi ve bunun farkındaydı vahşi özlemler ve hareketlenmeler, ne olduğunu bilmediği bir şey için. Bazen ise ormana çağrı, onu somut bir şeymiş gibi arıyor, ruh haline göre yumuşak ya da meydan okuyan bir şekilde havlıyordu. Kendi gücünü uzatırdı serin orman yosununa ya da uzun otların yetiştiği siyah toprağa burun kıvırıyor ve yağlı toprak kokularına sevinçle homurdanır ya da saatlerce çömeliyordu, sanki gizlenerek, mantarla kaplı düşmüş ağaçların gövdelerinin arkasında, gözleri kocaman açılmış ve etrafında hareket eden ve seslenen herkese kulakları açılmıştı. Belki de böyle yalan söyleyerek, bu çağrıyı şaşırtmayı umduğunu anlayamadığı bir şey. Ama yapmadı neden bu çeşitli şeyler yaptığını biliyordu. Bunları yapmaya zorlanmıştı, ama yapmadı onlarla ilgili hiç mantıklı bir şey yok. Karşı konulmaz dürtüler onu sardı. Kampta yatıyor, tembelce uyuyaklasın günün sıcağı, aniden başı kalkıp kulakları yukarı kalktığında, niyetli ve dinleyerek, ayağa fırlayıp uzaklaşırdı ve devam ederdi ve saatlerce, orman koridorlarından ve açık alanlarda zenci kafalılar bir toplandı. Kuru su yollarında koşmayı, sürünerek dolaşmayı severdi ormandaki kuş yaşamını gözetle. Gün boyunca kekliklerin davul çalıp yukarı doğru yürüdüğünü izleyebileceği çalılıklar aşağı. Ama özellikle yazın loş alacakaranlığında koşmayı severdi gece yarısı, ormanın sessiz ve uykulu mırıltılarını dinlemek, okumak insan bir kitap okuduğu ve gizemli ararken işaretler ve sesler her zaman uyanık ya da uyuyan bir şey onun için çağrılıyordu gelmek.
Bir gece aniden uykusundan sıçradı, gözleri hevesli, burun delikleri titriyordu. Kokluyor, yelesi tekrar eden dalgalarla diken oluyordu. Ormandan çağrı geldi, ya da bir nota var. Çünkü çağrı çok kez not edilmişti, belirgin ve kesin olarak daha önce hiç olmamış, uzun uzun bir uluma, tıpkı ama hiç benzemeyen bir uğultu husky dog. Ve bunu, eski tanıdık bir şekilde, daha önce duyduğu bir ses olarak biliyordu. O uyuyan kampın arasından fırladı ve hızlı bir sessizlik içinde ormanda koştu. Çığlığa yaklaştıkça daha yavaş ilerledi, her hareketinde temkinli bir şekilde hareket etti, ta ki ağaçların arasında açık bir yere gelene kadar ve dışarı bakarak gördü, burunu gökyüzüne bakan, dik, uzun, zayıf, ağaç bir kurt. Hiç ses çıkarmamıştı, ama uluma seslerini bıraktı ve onun ulumasını hissetmeye çalıştı varlık. Bak yarı çömelmiş, bedeni sıkıca toplanmış şekilde açık alana doğru yürüdü birlikte, kuyruğu dik ve sert, ayakları alışılmadık bir özenle düşüyordu. Her hareket, karışık tehditler ve dostluk girişimini reklam ediyordu. Öyleydi avlanan vahşi hayvanların buluşmasını işaret eden tehditkar ateşkes. Ama kurt onu görünce kaçtı. O da çılgınca zıplayışlarla peşinden koştu. Geçmek. Onu kör bir kanala, derenin yatağına koşturdu, orada bir ahşap sıkışması yolu kapattı. Kurt dönüp arka bacakları üzerinde döndü. Joe ve köşeye sıkıştırılmış tüm husky köpeklerin tarzına uygun olarak, hırlayan ve dişlerini sürekli ve hızlı bir şekilde birbirine kavrayarak diken ediyordu çıtırtı. Buck saldırmadı, onu çevreleyip dostça bir şekilde çevreledi ilerlemeler. Kurt şüpheli ve korkmuştu, çünkü Buck onu 3 kez yaptı ağırlık vardı, başı ise Buck'ın omzuna zar zor ulaşıyordu. Onun izlenmesi şans eseri fırladı ve kovalamaca yeniden başladı. Defalarca, köşeye sıkıştırıldı ve o şey tekrar etti, ama kötü durumdaydı, ya da Buck onu bu kadar kolay geçemezdi. Buck'ın kafası çökene kadar koşardı yanından döndüğünde bile, geri dönerken tekrar uzaklaşırken ilk fırsatta. Ama sonunda Buck'ın azmi karşılığını aldı, kurt için, bulmak hiçbir zarar vermek amaçlanmadığını söyleyerek sonunda onunla burunlarını kokladı. Sonra dostça ve sert bir şekilde oynanıyordu, bu da sert ve utangaç canavarlar onların vahşiliğini gizler. Bir süre sonra kurt şu şekilde başladı, bir yere gittiğini açıkça gösteren kolay bir lob. Başardı. Buck'a geleceğini net gördüler ve kasvetli havada yan yana koştular alacakaranlık, doğrudan dere yatağına doğru, suyun çıktığı kandıra ve kasvetli ayrımın ötesinde, yükseldiği yerde. Havzanın karşı yamacında, düz bir araziye indiler. Burada büyük orman alanları ve birçok dere vardı ve bu büyük derelerden geçti saatler boyunca düzenli koştular, güneş daha yükseğe yükseliyor ve gün ısınıyordu. Buck çok sevindi. Sonunda cevap verdiğini biliyordu. Kol yaptı, ahşap kardeşinin yanından koşarak çağrı kesinlikle geldi. Eski anılar hızla aklına geliyordu ve hareketleniyordu eskiden olduğu gibi, gölgeleri olan gerçeklere doğru hareket ediyordu. Bunu daha önce yapmıştı, o başka bir yerde ve loş hatırlıyordu ve bunu tekrar yapıyordu, şimdi ise, açık alanda özgürce koşuyordu, eşyasız dünya ayaklarının altında, geniş gökyüzü yukarıda. Akan bir dere kenarında durup içtiler ve durduklarında Buck John'u hatırladı. Thornton oturdu. Kurt, çağrının geldiği yere doğru ilerlemeye başladı. Kesinlikle geldi, sonra ona döndü, burnunu kokladı ve sanki hareketler yaptı onu cesaretlendirmek için. Ama Buck arkasını döndü ve yavaşça arka yolda ilerlemeye başladı. Vahşi kardeş neredeyse 1 saat boyunca yanında koştu, mızmızlanarak yumuşakça. Sonra oturdu, burnunu yukarı doğru kaldırdı ve uludu. Bu bir hüzünlü uluma ve Buck yoluna sağlam bir şekilde tutunurken sesin azaldığını duydu ve uzakta kaybolana kadar daha sönüktü. John Thornton akşam yemeği yerken Buck kampa koştu ve üzerine atladı sevgi dolu bir çılgınlıkla, onu deviriyor, üzerine koşup, onun yalaması yüzünü ısırarak, genel aptal rolünü oynamak, John olarak Thornton bunu karakterize etti, Buck'u sallayarak küfretti onu sevgiyle anlatıyordu. 2 gün ve gece boyunca Buck kampı hiç terk etmedi, Thornton'ı asla evinden çıkarmadı görüş.
İş yerinde onu takip etti, yemek yerken izledi, onu gördü, gece battaniyelerine girip sabah dışarı çıkıyordu. Ama 2 gün sonra ormandaki çağrı her zamankinden daha otoriter bir şekilde duyulmaya başladı. Bugs huzursuzluk tekrar üzerine geldi ve vahşi anılarla rahatsız oldu kardeş ve bölücünün ötesinde gülümseyen topraklar ve yan yana koşun geniş ormanın içinden uzanıyor. Yine dolaşmaya başladı. Ormanda vardı ama vahşi kardeş artık gelmedi ve uzun süre dinlese de nöbetler, hüzünlü uluma hiç yükseltilmedi. Geceleri dışarıda uyumaya başladı, günlerce kamptan uzak durdu ve bir kez dere başındaki bölünmeyi geçip kara içine indi. Kereste ve derelerden, orada bir hafta boyunca dolaştı, taze aradı boşuna vahşi kardeşin işareti, etini öldürürken ve onunla birlikte seyahat ederken uzun ve kolay bir saldır, hiç yorulmuyormuş gibi. Somon avı için geniş bir dere bir yerde denize döküldü ve bu dere tarafından bir dere öldürdü büyük siyah ayı, sivrisinekler tarafından kör edilmiş, aynı zamanda balık tutarken ve öfkeli ormanda çaresiz ve korkunç bir şekilde. Yine de, zor bir mücadeleydi ve bakın vahşetinin son gizli kalıntılarını uyandırdı. Ve 2 gün sonra, ovuna döndüğünde ve bir düzine kurtun tartıştığını gördüğünde, yağma, saman gibi dağıttı ve kaçanlar geride 2 kişi bıraktı artık kavga etmeyecekti. Kan arzusu her zamankinden daha güçlüydü. O bir katildi, bir şeydi avlanan, yaşayan şeylerle yaşayan, yardımsız, yalnız yaşanan, kendi sayesinde kendi gücü ve gücü ile düşmanca bir ortamda zaferle hayatta kalan sadece güçlüler hayatta kaldı. Tüm bunlar sayesinde büyük bir kendisiyle gurur duymak, fiziksel olarak bulaşıcı bir hastalık gibi iletiyordu varoluş. Tüm hareketlerinde kendini tanıtıyordu, oyunda da belirgindi. Her kas, taşıdığı ve yaptığı şekilde açıkça konuşuyordu, en azından daha görkemli olan muhteşem tüylü kürkü. Ama başıboş kahverengi burnu, gözlerinin üstünde ve akan beyaz saçların sıçraması için göğsünün en ortasında, muhtemelen devasa bir kurt sanılabilirdi, ırkın en büyüğünden daha büyüktü. Saint Bernard babasından miras kalan boyut ve kilo vardı, ancak şekil veren çoban annesi olmuştu, o boyut ve kiloya ulaştı. Ağızlığı uzun kurt ağızlığıydı, ama oysa öyleydi herhangi bir kurtun ağızlığından daha büyük ve başı, biraz daha geniş, kurt kafası devasa ölçekte. Kurnazlığı kurt kurnazlığı ve vahşi kurnazlığıydı, zekası, çoban istihbarat ve Saint Bernard istihbaratını ve tüm bunlar, ayrıca bir deneyim en zorlu okullarda kazandığı için en güçlü bir yaratık olmuştu vahşi doğada dolaşan. Düz et diyetiyle yaşayan etçil bir hayvan, tam anlamıyla çiçek açmıştı, hayatının en yüksek gelgitinde, enerjiyle taşıyordu ve erkeklik. Thornton sırtında okşayan bir el gezdirdiğinde, bir şırıltı ve el çatırdadı, her saç birikmiş manyetizmasını boşaltıyordu. Temas, her parça, beyin ve vücut, sinir dokusu ve lif, en zarif perde ve tüm parçalar arasında mükemmel bir denge vardı ya da ayarlama. Eylem gerektiren manzaralara, seslere ve olaylara doğru yıldırım gibi bir hızla yanıt verdi. Bir husky köpeğin atlayabileceği kadar hızlı saldırıdan korunmak ya da saldırı için 2 kat daha hızlı zıplayabiliyordu. Gördü hareket etseler veya ses duyarlarsa başka bir köpeğin ihtiyacından daha kısa sürede yanıt verirler sadece görme ya da duyma ile anlamlı. Algıladı ve kararlı bir şekilde aynı anda cevap verdi. Aslında şu 3 eylem algılama, belirleme ve yanıt verme ardışıktı, ama o kadar çok küçük aralarındaki zaman aralıkları eşzamanlı gibi göründü. Onun kaslar canlılıkla doluydu ve keskin bir şekilde devreye girdi, sanki çelik yaylar. Hayat içinde muhteşem bir sel gibi akıyordu, mutlu ve serseri, ta ki onu saf bir coşku içinde parçalayıp dökülecek gibi görünene kadar dünya çapında cömertçe. "Böyle bir köpek hiç olmamıştı," dedi John Thornton bir gün, ortaklar Bakun kamptan çıkışını izliyordu. "Yaratıldığında kalıp bozulmuştu," dedi Pete. "P.Y. Jingo, kendim de öyle düşünüyorum," diye onayladı Hans. Kamptan çıkarken onu gördüler ama o anı görmediler ve gizliliğe girdiği anda gerçekleşen korkunç bir dönüşüm ormandan.
Artık yürümüyordu. Bir anda vahşi bir şey oldu. Yumuşakça, kedi ayaklarıyla gizlice ilerledi, geçen bir gölge belirdi ve gölgeler arasında kayboldu. Her örtüden nasıl faydalanacağını biliyordu, karnında yılan gibi sürünüyor, yılan gibi zıplayıp vuruyordu. Yapabilirdi, bir pıtermigan yuvasından çıkar, uyurken bir tavşanı öldür ve havada kırıl, küçük sincaplar ağaçlara bir saniye geç kaçıyordu. Balık, açık alanda havuzlar onun için çok hızlı değildi, kunduzlarda barışlarını onarıyor değildi, temkinli. Yemek için öldürdü, şehvetsizlikten değil, ama o yemeği tercih ediyordu, kendini öldürdü. Yani yaptıklarında gizlenen bir mizah aktı ve bu onun işiydi, sincapların üzerine çalmaktan zevk alıyor ve neredeyse onları ele geçirdiğinde onları bırakıyor, ölümcül korkuyla ağaçların tepelerine gevezelik ederek git. Yılın sonbaharı geldiğinde, geyik daha bol göründü, yavaş yavaş aşağı inerek, daha düşük ve daha az sert vadilerde kışa karşı buluşuyor. Bak, çoktan başıboş, yarı büyümüş bir buzağıyı aşağı çekmişti. Ama çok istiyordu daha büyük ve daha güçlü bir ocak için ve bir gün orada karşılaştı. Dere başında bölünür. 20 geyikten oluşan bir grup dereler ve keresteler ülkesi ve bunların başında büyük bir boğa vardı. Evet, vahşi bir öfkeyle ve yerden 6 fitten fazla yükseklikte dururken bakın bile isteyebileceği kadar güçlü bir düşmandı. Boğa ileri geri büyük avuç içi boynuzlarını fırlattı, 14 noktaya dallandı ve kucakladı, uçlarının içinde 7 feet içinde. Küçük gözleri acımasız ve acı bir şekilde yanıyordu, hafif bir şekilde yükseldi, Baku görünce öfkeyle kükredi. Boğanın yanından, kanadın hemen önünde, bir tüy çıkıntı vardı, Rovent, bu da onun vahşiliğini açıklıyordu. O içgüdüyle yönlendirilen ilkel dünyanın eski avcılık günlerinden geliyordu. Bak, kesmeye devam etti, boğa sürüden çıktı. Küçük bir iş değildi. Havlar ve dans ederdi boğanın önünde, büyük boynuzların ve korkunç bir toynak, tek bir darbeyle hayatını yok edebilecekti. Dişli tehlikeye sırtını dönemeyince ve devam edemeyen boğa öfke patlamalarına sürüklendi. Böyle anlarda Bak'a saldırdı ve Bak geri çekildi kurnazca, kaçma imperiyasıyla onu kendine çekiyordu. Ama o böylece diğer çocuklardan ayrılan 2 ya da 3 genç boğa saldırıyordu. Bak'a geri döndü ve yaralı boğanın sürüye yeniden katılmasını sağladı. Vahşi bir sabır var, inatçı, yorulmaz, hayat kadar ısrarcı, kendisi, ağının içinde olan örümceği saatlerce hareketsiz tutan, kıvrımlarında yılan, ambuscadda panter, bu sabır ait özellikle canlı yiyeceğini avlarken hayata özgü bir şekilde ve Bak'a aitti, çünkü sürünün yanına tutundu, yürüyüşünü yavaşlattı, gençleri rahatsız etti, boğaları, yarı büyümüş buzağılarıyla inekleri endişelendiriyor ve yaralıları kovuyordu, çaresiz öfkeyle deli bir öküz. Yarım gün boyunca bu devam etti. Bak çarpıldı, kendisi, her yönden saldırıyor, sürüyü bir fırtına içinde sarıyor, tehdit, kurbanını eşlerine katıldığı kadar hızlı bir şekilde keserek çıkardı, avlanan yaratıkların sabrını yok ediyor, ki bu bundan daha az bir sabır avlanan yaratıklar. Gün ilerledikçe ve güneş kuzeybatıdaki yatağına battıkça, karanlık geri dönmüştü ve sonbahar geceleri 6 saat sürdü, genç boğalar giderek daha isteksizce geri çekilerek kuşatanlarına yardım etmeye çalışıyordu lider. Yaklaşan kış onları alt katlara kadar zorluyordu ve onları geri tutan bu yorulmak bilmeyen yaratıktan asla kurtulamadıkları anlaşılıyordu. Üstelik, sürünün ya da genç boğaların hayatı değildi tehdit ediliyor. Sadece bir üyenin hayatı istendi, o da uzak bir kişiydi, hayatlarından çok faiz ve sonunda ücreti ödemekle yetindiler. Alacakaranlık çökerken, yaşlı boğa başını eğerek duruyordu ve onun izini izliyordu, eşleri, tanıdığı inekler, babası olduğu buzağılar, sahip olduğu boğalar ustalaştı, solan ışıkta hızla ilerlerken. O takip edemedim, çünkü burnu acımasız dişli bir korku sıçrayarak onu bırakmazdı. 300 kilo ağırlığında, yarım tondan fazlaydı. O uzun, güçlü bir hayat sürmüştü, mücadele ve mücadeleyle dolu ve sonunda başı onun dişlerinden öteye uzanmayan bir yaratığın dişleriyle ölümle yüzleşiyor, harika parmakları dizler. O günden beri, gece gündüz,
Bak avını asla bırakmadı, ona bir şans vermedi, bir an dinlenmedi, ağaçların yapraklarını ya da genç huş ve söğüt filaçları. Yaralı boğaya da fırsat vermedi yanan susuzluğunu geçtikleri ince akan akarsularla satmak için. Çoğu zaman, çaresizlik içinde, uzun uçuşlara girerdi. Böyle zamanlarda Bak onu durdurmaya çalışmadı, kolayca topuklarının arkasında yürüdü, memnundu oyunun oynanışı, geyik hareketsiz durduğunda uzanıp saldırıyordu, yemeye ya da içmeye çalıştığında onu şiddetle öldürdü. Büyükbaş, boynuzlu ağacının altında giderek daha fazla sarkıyordu ve sürünerek trot giderek zayıfladı. Uzun süre ayakta durmaya başladı, burun yere ve çökmüş kulaklar gevşekçe düştü ve Bak daha fazla zaman buldu kendine su bulmak ve dinlenmek için. Böyle anlarda, nefes nefese kırmızı sallanan diliyle ve gözleri büyük boğaya sabitlenmiş halde, Bak'a göründü bir değişimin ortaya çıktığını düşünüyordu. Yeni bir hareketlenme hissedebiliyordu toprak. Geyikler topraklara gelirken, başka yaşam türleri de vardı geliyorum. Orman, dere ve hava varlıklarıyla hafifçe titreşiyordu. Bunun haberi ona ulaştı, görme, duyma ya da koku ile değil, bazıları tarafından diğer ve daha ince duyu. Hiçbir şey duymadı, hiçbir şey görmedi, ama yine de toprağın olduğunu biliyordu, bir şekilde farklıydı, içinden garip şeylerin ayakta olduğunu ve dolaştığını ve işi bitirdikten sonra araştırmaya karar verdi. Sonunda, 4. günün sonunda, büyük geyiği aşağı çekti. Bir gündüz gece avın yanında kaldı, yiyor ve uyuyordu, dönüp döndü hakkında. Sonra, dinlenmiş, ferahlanmış ve güçlü bir şekilde, yüzünü kampa çevirdi ve John Thornton, uzun ve kolay bir lopeyi yaptı ve saatlerce devam etti, Tangled Way'de hiç kaybetmedi, Strange'in üzerinden doğrudan eve döndü, insanı ve manyetik iğnesini koyan bir yön kesintisi olan bir ülke. Yazık. Tutundukça, toprakta yeni hareketin giderek daha fazla farkında oldu. Orada bir zamanlar var olan hayattan farklı bir yurt dışında bir yaşam vardı yaz boyunca. Artık bu gerçek bazı kişilerde ona taşınmıyordu, ince, gizemli bir yol. Kuşlar bundan bahsediyor, sincaplar konuşuyor, esinti bile fısıldıyordu. Birkaç kez durdu ve taze sabah havası büyük koklamalarla, bir mesaj okuyordu ve bu mesaj onu atlattı daha yüksek hızla. Felaket hissiyle ezilmişti, eğer öyle olsa felaket zaten yaşanmamış mıydı, ve son su havzası geçerken ve kampa doğru vadinin içine inerek daha dikkatli ilerledi. 3 mil ötede, boyun tüylerini dalgalandıran taze bir izle karşılaştı ve dikenli bir şekilde, doğrudan kampa ve John Thornton'a doğru ilerledi. Bak aceleyle devam etti, hızlı ve gizlice, her sinirim gergin ve gergin, tetikteydi, bir hikaye anlatan sayısız detay, son hariç. Burnu çöktü ona, ardından geldiği hayatın geçişini çeşitli şekillerde anlattı, seyahat ediyordu. Ormanın beklenmedik sessizliğini fark etti. Kuş yaşamı uçup gitmişti. Sincaplar saklanıyordu. Sadece kendisinin gördüğü bir tane, şık gri bir adam, gri ölü bir uzvu yassılaştırmış, böylece onun bir parçası gibi görünüyordu, bir ahşap üzerindeki odunsu dışkılar. Bak, süzülen bir gölgenin belirsizliğiyle kayarken burnu aniden yana doğru sarıldı, sanki pozitif bir güç tutup çekmiş gibi o, yeni kokuyu takip ederek bir çalılığa girdi ve Nig'i buldu. Üzerinde yatıyordu yanında, kendini sürüklediği yerde ölü, bir okey dışarı çıkmış, başı ve tüyler, vücudunun her iki yanından. 100 metre ileride, Buck Thornton'ın sahip olduğu kızak köpeklerinden birine rastladı, Dawson'da satın alındı. Bu köpek ölüm mücadelesinde çırpınıyordu, doğrudan patikadan geçti ve Buck durmadan etrafından geçti. Kamptan birçok sesin hafif sesi, şarkı söylediği bir ilahi içinde yükselip alçalıyordu. Karın göbeği açıklığın kenarına doğru ilerlediğinde, yüzüstü yatan Hans'ı buldu, kirpi gibi oklarla kaplı. Aynı anda Buck dışarı baktı, ladin dalının olduğu yerde saçlarının düz atlamasına neden olduğunu görmüştü, boynuna ve omuzlarına kadar yukarı çıkıyordu. Üzerinde güçlü bir öfke dalgası yayıldı. O hırladığını bilmiyordu ama korkunç bir şiddetle yüksek sesle hırladı. Hayatında son kez tutkuya, kurnazlık ve aklın önüne geçmesine izin verdi,
ve John Thornton'a olan büyük sevgisi sayesinde kafasını kaybetti. Yehatlar, Ladin Dallı Kulübesi'nin enkazında dans ederken korku dolu bir kükreme duydu ve benzeri bir hayvanın üzerlerine koştuğu görüldü, daha önce hiç görmemişlerdi. Baktu, öfkeyle dolu canlı bir kasırga, fırlatıyordu, kendisi de yıkmak için çılgınca üzerlerine düşüyordu. Öndeki adama atladı, o da Yehatlerin reisi, boğazını tamamen yırtarak kan fışkırttı. Kurbanı endişelendirmek için duraksamadı, ama patladı, geçerken bir sonraki atlama ikinci bir adamın boğazını yırtar. İşte ona karşı koymadı. Tam ortalarında dolaştı, yırtıldı, sürekli ve korkunç bir hareketle oklara meydan okuyan, yıkan, parçalayıp yok eden ona ateş ettiler. Aslında, hareketleri inanılmaz derecede hızlıydı ve Kızılderililer o kadar birbirine dolanmıştı ki birbirlerini vurdular. Oklar ve genç bir avcı, havada baka mızrak fırlatarak onu sürdü, başka bir avcının göğsünden öyle bir güçle geçti ki uç kırıldı, sırt derisinden geçip öne çıkıyordu. Sonra panik çöktü Yehat ve onlar korkuyla ormana kaçtılar, kaçarken kötü ruhun ortaya çıkışı. Ve gerçekten bak, şeytanın vücut bulmuş haliydi, peşlerinde öfkeli bir şekilde sürüklüyor ve onları sürüklüyordu, ağaçların arasından koşarken geyik gibi yere düştüler. Bu, kader dolu bir gündü, aman tanrım. Ülkenin her yerine dağıldılar ve ancak bir hafta sonra hayatta kalanların sonuncusu daha alçak bir vadide toplandı ve kayıplarını saydı. Buck ise kovalamadan yorularak geri döndü, yıkılmış kamp. Pete battaniyelerinde öldürüldüğü yerde buldu ilk sürpriz anı. Thornton'ın çaresiz mücadelesi dünyada taze yazılmış ve Buck her detayını koklamıştı, derin bir havuzun kenarı. Kenarda, baş ve ön ayaklar suda, Skeet yatıyordu, sonuna kadar sadık. Havuzun kendisi, sluyceden dolayı çamurlu ve rengi bozuk kutular, içindekileri etkili bir şekilde gizledi ve içinde John Thornton vardı, için Buck, izini suya kadar takip etti, oradan hiçbir iz çıkmadı. Bütün gün Buck havuz kenarında ya da kampta huzursuzca dolaştı. Ölüm, hareketin durması, bayılmak ve hayatlardan uzaklaşmak gibi yaşıyordu, biliyordu ve John Thornton'ın öldüğünü biliyordu. Büyük bir boşluk bıraktı o, biraz açlığa benzeyen ama acıyan bir boşluk ve yiyecek dolduramadı. Bazen, cesetleri düşünmek için durduğunda, acısını unutmuştu ve böyle zamanlarda büyük bir kendine duyduğu gurur duyuyordu, şimdiye kadar yaşadığı her şeyden daha büyük bir gurur. Vardı, adamı öldürdü, en asil oyundu ve yasa karşısında öldürmüştü, sopa ve diş. Merakla cesetleri kokladı. Çok kolay ölmüşlerdi. O bir husky köpeği onlardan daha zor öldürmekti. Hiç de rakip olamıyorlardı, okları, mızrakları ve sopaları için değil. Bundan sonra korkmayacaktı, sadece ellerinde okları, mızrakları ve sopaları vardı. Gece oldu ve ağaçların üzerinden gökyüzüne yükselen dolunay ışık saçıyordu, toprak, hayalet gündüzle yıkanana kadar. Ve gecenin gelişiyle birlikte, havuz kenarında kasvet ve yas tutarken, Buck yeni bir harekete geçti. Yehatların yarattığı dışında ormandaki hayat, ayağa kalktı, dinliyor ve koklayıyor. Uzaklardan hafif ve keskin bir çığlık duyuldu, ardından benzer keskin çığlıklardan oluşan bir koro. Anlar geçtikçe çığlıklar daha da yaklaştı ve daha yüksek sesle. Buck yine onları o diğer dünyada duyulan şeyler olarak biliyordu, hafızasında ısrarcı kaldı. Açık alanın ortasına yürüdü ve dinledi. Çağrı, çok notlu çağrı, daha cazip ve her zamankinden daha etkileyici bir şekilde. Ve daha önce hiç olmadığı gibi, itaat etmeye hazırdı. John Thornton ölmüştü. Son kravat koptu. İnsan ve insanın iddiaları artık yok, onu bağladı. Yehatlar avladığı gibi, yaşayan etlerini avlıyorlardı, göç eden geyik, kurt sürüsü nihayet topraklardan geçmişti, dereler ve keresmanlar ile Bucks Vadisi'ni işgal etti. Açıklığa doğru ay ışığı akıyor, gümüşi bir sel gibi dökülüyordu ve Buck bir heykel gibi hareketsiz, onların gelişini bekliyordu. Onlar da hayranlıkla, o kadar hareketsiz ve büyük bir şekilde ayağa kalktı ve bir anlık duraklama oldu, ta ki en cesur olan doğrudan ona doğru atladı.
Bakın bir flash gibi vurduğu gibi, boyun. Sonra hareket etmeden, önceki gibi ayağa kalktı, sarsılmış kurt içeri yuvarlandı, arkasında acı vardı. 3 kişi ise ardına denedi ve bir dine sonra diğer kısımlar geri çekildi, kesilen boğazlardan veya omuzlardan kan akıyordu. Bu, tüm sürüyü öne doğru fırlatmaya yetiyordu, kalabalık bir şekilde birlikte, avı çekme isteğiyle engellenmiş ve şaşkın. Bakın olağanüstü hızlılığı ve çevikliği ona çok fayda sağladı. Pivot arka bacaklarının üzerinde, çıtırtılar ve yaralar yaralarken, her yerdeydi, bir anda her yerdeydi, görünüşe göre bozulmamış bir cephesi vardı ve o kadar hızlı döndü ve yandan yana koruma yap. Ama arkasına geçmelerini engellemek için geri çekildi, havuzun yanından aşağı inip dere yatağına, ta ki yukarı çıktı yüksek bir çakıl yamacına karşı. Banka doğru bir açıya doğru ilerledi, madencilik sırasında yapılan bu açıyla o da geri döndü, üç tarafı korunur ve yapacak hiçbir şeyi öne bakmadan. Ve o kadar iyi başa çıktı ki, yarım saatin sonunda kurtlar çekildi, sırtı rahatsızdı. Herkesin dilleri açık ve sallanıyordu, beyaz dişler ay ışığında acımasızca beyaz görünüyordu. Bazıları başlarını kaldırarak yatıyordu ve kulaklar öne dikildi, diğerleri ayakta durup onu izledi ve hala diğerleri havuzdan su akıyordu. Bir kurt, uzun, zayıf ve gri, dikkatli, dostça bir şekilde ilerledi ve Buck vahşi kardeşi tanıdı, onunla bir gece ve bir gün boyunca koşmuştu. Yumuşakça mızmızlanıyordu ve Buck mızmızlanarak burunlarına dokundular. Sonra yaşlı bir kurt, zayıf ve savaş yaraları olmuş bir kurt öne çıktı. Buck dudaklarını kıvırdı, bir hırlamaya girdi, ama burnunu onunla birlikte kokladı ve bunun üzerine yaşlı kurt oturdu, burnunu aya doğrulttu ve uzun kurt ulumasını çıkardı. Diğerleri oturup uludu ve şimdi çağrı Buck'a kesinlikle geldi, aksanlar. O da oturup uludu. Bu bitince, açısından çıktı ve sürü etrafında toplandı, yarı dostça, yarı vahşi bir şekilde kokladı. Liderler sürünün çığlığını kaldırıp ormana doğru fırladılar. Kurtlar arkadan sallandı, koroda çığlık attı. Ve Buck onlarla yan yana koştu, vahşi kardeş, koşarken çığlık atıyordu. Ve burada Buck'ın hikayesi sona erebilir. Yıllar çok değildi, Yehatz, orman kurtlarının ırkında bir değişiklik fark etti, çünkü bazıları baş ve burun üzerinde kahverengi lekeler ve aşağıya doğru beyaz bir yarık sandık. Ama bundan daha da dikkat çekici olanı, Yehatlerin bir hayalet köpeğinden bahsetmesidir, grubun başında yer alıyor. Bu hayalet köpekten korkuyorlar, çünkü o öyle onlardan daha kurnaz, şiddetli kışlarda kamplarından hırsızlık yapıyor, soygun yapıyor, tuzaklarını, köpeklerini öldürmeyi ve en cesur avcılarını alt etmelerini gösteriyordu. Hayır, hikaye daha da kötüleşiyor. Kampa dönemeyen avcılar var ve avcılar da onların kabileleri boğazları kesilerek buldu, acımasızca, açık ve karda kurt izleriyle beslenmiş, kardan daha büyük herhangi bir kurtun izleri. Her sonbaharda, Yehatlar muz, asla girmedikleri belirli bir vadi vardır. Ve orada kadınlar var, kötü ruhun nasıl ortaya çıktığı haberi ateşin üzerinden geçince üzülüyorlar, o vadiyi bir kalıcı yer olarak seç. Ancak yaz aylarında o vadiye bir ziyaretçi gelir ve bunlardan Yehatlar bilmiyor. Büyük, görkemli örtülü bir kurt gibi, ama yine de diğer tüm kurtlardan farklı olarak. Gülümseyen ormanlık arazisinden tek başına geçer ve ağaçların arasında açık bir alana iniyor. Buradan sarı bir dere akar, çürümüş geyik derisi torbaları ve toprağa batıyor, uzun otlar büyüyor içinden ve sebze küfü onu kaplayıp sarısını gizliyor güneş, ve burada bir süre düşünür, uzun ve hüzünlü bir şekilde uluyarak ayrılıyor. Ama her zaman yalnız değildir. Uzun kış geceleri geldiğinde ve kurtlar geldiğinde etlerini alt vadilere kadar takip ederken, başında koşarak görülebilir. Sürü, soluk ay ışığı ya da parıldayan Borealis'in içinden geçerek, devasa sıçrayışlar arkadaşlarının üzerinde, büyük boğazı gürleyerek gençlerin şarkısını söylüyor dünyası, bu da sürünün şarkısıdır.